Şu anda kura çekimi üzerine davet edilecek Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanlık apoletini elinde bulunduran, altın kemeri boynunda emaneten taşıyan Yusufcan Zeybek ilk başpehlivanlık kurasını çekecek. Spikeriniz ben Recep Tosun. Bugünkü mücadeleleri sizlere anlatıp aktaracağım. Ayrıca Koza TV ve Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağıyla karşınızda olacağız değerli güreş severler. Orhan Okulu da paçalarının bağlanmak üzere çayıra çıktı. Yaslanın arkanıza. Burası bir güreş mabeti. Değerli yönetmenim de ekranlara getirecek birazdan. Türkiye'de 2 katlı güreş stadı sadece ama sadece Muğla Seydikemer 8 Zümrüt Çağrı Er Meydanı'nda işte bir kasketli başpehlivan. Türkiye Ağır Güreşi'nin sarı fırtınası İsmail Balaban. Yörük çocuğu geldi, kasketini taktı, kurasını çekecek birazdan. Ve fırtınalar esecek, heyecan fırtınası. Furkan Durmuş Altın'ı da görüyorum. Arkanıza yaslanın değerli güreş severler. Hafta boyunca kıran kırana yaşanan mücadelelerin finalinde olacağız bugün birlikte. Kazanan bakalım kim olacak? Merak konusu. Vedat Labacı iyi yayınlar diliyor. Murat Fitos Kocaeli Karamşel'den değerli dostum iyi yayınlar diliyor. Hak eden kazansın demiş. Sarı Fırtına İsmail Balaban kasketiyle güzel bir fotoğraf veriyor. Sanırım omuzundaki de Poşu, ben tam anlamıyla ismini bu kadar hatırlıyorum. Atasporumuz güreşin izlenilebilirliği, popülaritesi yükselme noktasında İsmail Balaban çok ama çok büyük katkı sağladı. Bu tartışılmaz. Antalya'dan İsmail Balaban geliyor. Evet, kurasını çekmek üzere İsmail Balaban davet edildi. Biz artık sözü cazgırlarımıza bırakalım değerli güreş severler. Sizler de notlarınızı alın. Daha sonra eşleşmeden anons edeceğiz. İsmail Balaban 21 numara. Samsun'dan Fatih Atlı geliyor. Antalya'dan Orhan Okulu geliyor. Orhan Okulu 17 numara. Antalya'dan Kürşat Şevki Korkmaz geliyor. Antalya'dan Cengizhan Şimşek geliyor. Kürşat Şevki Korkmaz 39 numara. Cengizhan Şimşek 9 numara. Samsun'dan Serhat Gökmen geliyor. Serhat Gökmen 19 numara. Antalya'dan Mustafa Batu geliyor.
5 numara. Antalya'dan Ali Gürbüz geliyor. Ali Gürbüz 5 numara. Antalya'dan Emre Erkal geliyor. Erzurum'dan Hamza Köseoğlu geliyor. Emre Erkan 47 numara. Sinop'tan Mustafa Taş geliyor. Hamza Köseoğlu 27 numara. Hüseyin Gümüşağan geliyor Kocaeli'den. Mustafa Taş 13 numara. Hüseyin Gümüşalan 15 numara. Nedim Gürel geliyor Kocaeli'den. Samsun'dan Fatih Hakkı geliyor. Nedim Gürel 1 numara. Ordu'dan Recep Koray geliyor. Fatih Hakkı 33 numara. Muğla'dan Ali Yalatma geliyor. Recep Kara 7 numara. Ali Yaratma 11 numara. Antalya'dan Furkan Durmuş Altın geliyor. Antalya'dan Osman Aynur geliyor. Osman Aynur 49 numara. Furkan Durmuş Altın 31 numara. Kocaeli'den Yıldıray Akın geliyor. Balıkesir'den Ertuğrul Dağdeviren geliyor. Yıldıray Akın 23 numara. Ertuğrul Dağdevren 51 numara. Samsun'dan Abdullah Güngör geliyor. Ne oldu abi? Kocaeli'den Faruk Akkoyun geliyor. Abdullah Güngör 3 numara. Faruk Akkoyun 35 numara. Yunus Emre. Abi. Bak. Antalya'dan Şahane Türk geliyor. Antalya'dan Recep Çakır geliyor. Şahali Kurt 20 numara. Kocaeli'den Mustafa Aslan geliyor. Recep Çakır 38 numara. Kocaeli, Yalova'dan Kaan Kaya geliyor. Mustafa Arslan 46 numara. Bursa'dan Yalçın Ürtül geliyor.
İsmail Erkal geliyor. Yalçın Ülgül 50 numara. Çorum'dan Ünal Karaman geliyor. İsmail Erkal 16 numara. Antalya'dan Okan Acar geliyor. Çık bak mesleğe ihtiyaç var mı? Şu var. Ünal Karaman 42 numara. Antalya'dan Ali İhsan Bakmaz geliyor. Okan Acar 43 numara. Antalya'dan Serkan Sertürk geliyor. Ali İhsan Batmaz 24 numara. Konya'dan İsmail Güzel geliyor. Serkan Sertürk 4 numara. Manisa'dan Hakan Çalışır geliyor. İsmail Güzel 32 numara. Konya'dan İsmail Koç geliyor. Çok güzel lan. Samsun'dan Salih Eriç geliyor. Salih Eriç 44 numara. Antalya'dan Turan Karaman geliyor. Hakan Çalışır 6 numara. İsmail Koç 8 numara. Turan Balaban 48 numara. Kocaeli'den Gökhan. Sakarya'dan Serdar Yıldırım geliyor. Gökhan Erci 18 numara. Manisa'dan Menderes Saltık geliyor. Antalya'dan Ali Altun geliyor. Menderes Saltık 10 numara. Manisa'dan Ali Gökçen geliyor. Ali Altun 26 numara. Tamam mı? Tamam. Ali Gökçen 2 numara. Serdar Yıldırım 22 numara. Antalya'dan Hasan Cengiz geliyor. Hafta lazım olur tekrar. Dayağı istersen. Hasan Cengiz 29 numara. Antalya'dan Salih Doruk geliyor. Salih Doruk 28 numara. Osman Özgür geliyor. Samsun'dan Serhan Alçı geliyor. Osman Özgün 30 numara. Antalya'dan Enes Doğan geliyor. Serhat Balcı 45 numara. Antalya'dan Ramazan Bilcan geliyor. Enes Doğan 34 numara. Antalya'dan Mustafa Kemal Karababa geliyor. Ramazan Bircan 14 numara. Trabzon'dan Fatih Çakıroğlu geliyor. Mustafa Kemal Karaboğa 40 numara. Antalya'dan İbrahim Çoraman geliyor.
41 numara. Evet, baş pehlivanlarımızın kura çekimleri, birinci tur kura çekimleri tamamlanmıştır. Baş pehlivanlarımız kura numarasına göre her meydandaki yerlerinizi alırız. Haydi aslanlar, haydi koç İyi de yiğitler. esiyor. Her meydan sizleri bekler. Evet değerli güreşseverler, baş pehlivanlık birinci tur kuralları şu şekildedir. Nedim Küren, Ali Gökçek ile Abdullah Güngör, Serkan Sertürk ile Ali Gürbüz, Hakan Çalışır ile Recep Kara, İsmail Koç ile Cengizhan Şimşek, Menderes Saltuk ile Ali Yanakman, Fatih Çakıroğlu ile Mustafa Taş, Ramazan Meycan ile Minik 1, minik 2 boy pehlivanları her meydandaki yerlerinizi alınız. Hüseyin Gümüşalan, İsmail Erkan, Gökhan Aracı, Senat Gökmen, Şahane Kurt, İsmail Alaman, Serdar Yıldırım ile, Yıldıray Akın, Ali Sami Batmaz ile, Mustafa Batu, Ali Atun ile, Hamza Kasoğlu, Salih Dorun ile, Hasan Cengiz, Osman Özgür ile, Furkan Durmuşaltı, İsmail Güzel ile, Fatih Atlı, Enes Doğan ile, Faruk Akkoyun, Kaan Kaya ile, Yusufcan Zeybek, Recep Çakır ile, Kürşat Şevki Korkmaz, Mustafa Kemal Karababa ile, İbrahim Çoraman, Ünal Karaman ile, Volkan Acar, Salih Erinç ile, Serhat Balcı, Mustafa Arslan ile, Emre Kağ, Tuğrul Babalar ile, Osman Aynur, Yalçın Öncü ile, Ertuğrul, Dalargan, Güreşler Meydanımızı, Sevgililer Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Sayın Cemil Tayyip, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte her meydanımıza taşımışlardır. Kendilerine sevgi kemerleri belediye başkanımız Sayın Önder Akdeniz adına hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Abdullah Seçim, lütfen yanıma. Minik 1, minik 2 boy pehlivanlarımız her meydandaki yerlerinizi alınız. Evet değerli güreş severler, kura çekimi yapıldı. Eşleşmeler de anons edildi. Birazdan da baş pehlivanlarımız o ay yıldızı, al bayrağın dalgalanması noktasında o tişörtlerini giyecekler ve bir bayrak töreni söz konusu olacak. Tam 51 baş pehlivan değerli güreş severler. 51 baş pehlivan kol bağlayıp güreş tutacak. Muğla Seydi Kemer 8 Zümrüt Çayırı Er Meydanı'nda. Her meydanımıza teşekkürlerdir. Mustafa şöyle bir ayak yap bakalım. Ali Gürbüz, Hakan Çalışır'la eşleşti. Recep Kara İsmail Koç eşleşmesi söz konusu ilk turda. Zorlu bir eşleşme. Hüseyin Gümüşalan, İsmail Erkal eşleşmesi. Orhan Okulu Gökhan Arıcı eşleşmesi. Serhat Gökmen Şahali Kurt eşleşmesi. İsmail Balaban Serdar Yıldırım eşleşmesi. Vay vay vay. İlk turda çok zorlu bir kapışma bekliyor. İsmail Balaban ve Serdar Yıldırım kapışması. Yıldır'a yakın Ali İhsan Batmaz. Mustafa Batu Ali Altın. Furkan Durmuş Altın İsmail Güzel. Fatih Atlı Enes Doğan bir zorlu kapışma daha. Yusuf Can Zeybek Recep Karayla.
Sevgimi görme, sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben senin. Radyo 2. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Radyo 2. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapım çalmadan durma, gel ömrümün varı. Radyo 2. Sinemdedir benim derdim dağlarım. Ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler, gece ve ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir. Radyo 2. Kliplerinizin tüm dünyada izlenme rekoru kırmasını ister misiniz? O zaman doğru kanaldasınız. Bilgi almak için 0212 485 3901 0212 485 3901. Mustafa sağda. Minik Şiik Seyit, Çırak Çok Aceler Meydanı'nda. Değerli üretseverler kıymetli gruplarımız, Seki Yaylasılar Meydanı'nda minik 2 boyunda, minik 1 boyunda 3. tur müsabakaları. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanlar alkışlarla böyle maşallah. Allah devam etsin. Minik 2 boyunda 3. tur müsabakaları. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanlar alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam etsin. Evet, avuzlar. Evet değerli güreş severler, bizler bu güreşleri bu şekilde rahat bir şekilde izleyebiliyorsak bunu Ankara'da yatan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup Anıtkabir'de yatan o büyük insan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e aziz silah arkadaşlarına borçluyuz. Ne güzel söylemiş şair. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığı bu toprak bir devrim bastığı yerdir. İyice kulak ver bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Biz de diyoruz ki rengini şehitlerimin kanından almış ay yıldızı al bayrağım. Sen gönderlerden inmeyeceksin. Senin gölgende doğduk, senin gölgende öleceğiz. Senin destanını okuduk, senin destanını yazacağız. Seni yere indirmeye çalışanların oyununu bozacağız. Ezan sesleri dinmeyecek, şanlı bayrak inmeyecek. Vatan durulmayacak. Sürüye bu, durulmayacak. Anlaştık. Evet, ayağınızı al bayrağımızı. Bunlar insan değil. Ayakta alkışlıyoruz. Haykırdı, aşk kolları beyler ve yerler. Bir yaz günü geçtik şuradan kafilelerle. Şimşek gibi atıldık bir sende yedi kollar. Şimşek gibi Türk atlardan geçtiği yolda. Bir gün yine dolu düzgün atlarımızla yerden yedi kat arka kanatlardık boşla. Kutsaldır, ay yıldız, İstiklal var.
karşı Türkiye'ye göz dikenlere bırakmayız arşı. Bizi sindirmeye çalışan tüm hainlere karşı Türk İslam yolunda kan döktük. 1071'den Kosova'nın Muazzam bir atmosfer söz konusu değerli güreş severler. Sayın İbrahim Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımızın pankartı da, kule hakemleri de orada. Hakikaten göğsümüzü kapartan, tüylerimizi diken diken eden dünyanın en güzel bayrağı, Türk bayrağı yiğitlerimizin ellerinde. Evet, Seydi Kemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli güreş severlerimizi selamlıyorlar. Pehlivanlarımızla, yiğitlerimizle birlikte Hacı Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Enes Doğan, İsmail Koç, Mustafa Taş, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Türkiye'de birlik değerli güreş severler. İşte o el sallayan Muğla Seydi Kemerseki Belediye Başkanı Sayın Önder Akdenizli, ama aynı zamanda kendisi bu güreşlerin de bakın altın kemerli güreş ağası, hemen hanımefendi yanında. Evet, kaymakam hanımefendi de şu anda Yıldız Büyüker. Seydi Kemer Kaymakamı hemen yanında da Önder Akdenizli. Türkiye'de bir ilk. Hem altın kemerli bu güreşlerin güreş ağası hem de belediye başkanı. Önceki dönem belediye başkanımız Sayın Yakup Ötgöz 2 kez mahalle muhtarlığından sonra 3 kez belediye başkanlığı ve daha sonra da milletvekilliği. Düzeltiyorum değerli güreş severler. Tam 5 kez belediye başkanı. Düşünün ki bir muhtar 2 kez üst üste muhtar seçiliyor. O mahallenin gönlünde taht kuruyor ve işte o muhtar geliyor 5 kez üst üste belediye başkanı oluyor. Yetmiyor, diyorlar ki biz sizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de görmek istiyoruz. İşte gönüllere, hafızalara girmek, kazınmak bu olsa gerek. Yakup Ötgöz bu alanda da herhalde Türkiye'de bir numara. Bu tartışılmaz. Siz bakın, araştırın. Türkiye'de 2 dönem muhtarlık yapıp arkasından 5 dönemde belediye başkanı olup arkasından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak seçilen bir ikinci isim varsa lütfen bana yazın. Ve şimdi o bayrağı da bu görmüş olduğunuz güreşlerin altın kemerli güreş ağası Bayram Önder Akdenizli değerli güreş ağamız Yakup Ötgöz belediye başkanımız milletvekili seçildikten sonra belediye başkanlık makamına oturmuş oldu ve başarıyla da sürdürüyor. Özellikle Seki Zümrüt Çayır Er Meydanı'nda
bu güreşlerin daha güçlü olma noktasında aylardır hummalı bir çalışma söz konusu. Tüm ekibiyle beraber gizli kahramanlar var. Onlardan da daha sonra bahsedeceğiz. Özellikle kapanışta hepsine yer vereceğiz. Değerli büyüğüm Sait Öztürk de Kumluca'dan buraya kadar geldi. Bir ara röportaj alacağız. Başpehlivanlar ilk turları bir atlatalım. Güreş aşığı, güreş sevdalısı Antalya Kumlucalı değerli iş adamımız Sait Öztürk. Burayı şu anda sabah öğrendiğinde değerli Muammer Acar büyüğüm dedi ki toplamda 2 katlı tribünlerin tamamında 7.000'e yakın güreş severimiz ama dışında da bir o kadar daha güreş sever var. Yani bugün 15.000 güreş sever burada bu güreşleri izleyecek. Bunu söyleyebiliriz. Ve 2 katlı değerli yönetmenim ekranlara getirecektir. 2 tane uzun ebatlı çift katlı güreş tribünü, tıpkı futbolda olmuş olduğu gibi maraton ve kapalı tribünler 8. Çevre Er Meydanı'nda değerli güreş severler. Alt boylardaki mücadeleler devam ediyor. Şu anda İsmail Koç en başa geldi. Ali Gökçen eski başpehlivan Yörük Mehmet Gökçen'in mahdumu, hemen yanına da Nedim Gürel geldi. Artık başpehlivanları Bugün sahibi olduğumuz her bilgi tarihi tecrübeyle birikti, kültürel miras yoluyla geldi. Onlarla öğrettik, iyileştik, geliştik. Kültürel mirasımıza vurulan her darbe, hayallerimize, bilime ve geleceğimize vuruluyor. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı, geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlığı kaçakçılığı hırsızlıktır. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma, sen benimsin, ben senim. Radyo Ekin. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban.
bağım. Radyo Ekin. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapım çalmadan, durma gel ömrümün varı. Radyo Ekin. Sinemdedir benim derdim dağlarım. Ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler gece ve ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir. Radyo Ekin. Yine o yamanla Bora Dağ Ailesi'nin Burak Elektrik sahibi iş adamları Memduh ve Burak Çetin Türk adına görüş yapıyor. İsmail Konya Karabaşı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Yörük Kızı Gayrimenkulleri adına görüş yapıyor. 2004, 2007, 2008, 16 yılları Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı Recep Karaoğlu Ül. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin Pehlivanı. Yine bugün burada Uçar Emlakların sahibi iş adamı Sayın Osman Uçar adına giriş yapıyor. Menderes Saltık, Manisa. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına giriş yapıyor. Yine bugün burada Antalya döşeme altında faaliyet gösteren Aydın Balık Ağları'nın sahibi iş adamı Sayın Aydın İnce adına giriş yapıyor. Nisan Şimşek, Antalya Sirik. İstanbul Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Fahri Koşar Beyefendi adına güreş yapıyor. Avrupa şampiyonu milli güreşçi Fatih Çakıroğlu, Trabzon Of. 5 Kasım tarihlerinde tüm güreş severleri Fethiye Er Meydanı'na davet eden Cumhuriyetimizin 100. yılının 100. güreşi olan Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca'nın pehlivanı. Yine bugün burada Muğla Bölge Bayisi Tumosan Traktörleri sahibi İş adamı Sayın Ümit Tanıtmış adına güreş yapıyor. Gürles süt ürünlerinin de pehlivanı, Muğla'nın tek baş pehlivanı Ali Yaratma Muğla. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın. Yine bugün burada Kaşi öz evladı Kırık'ta faaliyet gösteren oluşum komisyonlar sahibi iş adamı Sayın Durmuş Fatih Güçlü adına güreş yapıyor. 2023 yılı Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivan üçüncüsü Hüseyin Gümüşaran Kocaeli. Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu'nun pehlivanı. Yine bugün burada Kemer'de faaliyet gösteren Serdaroğlu Otomotivleri sahibi iş adamı Sayın Tuncer Tosun adına güreş yapıyor. İsmail Erkal, Antalya Kemer. Evet değerli izleyenler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin. Yine bugün burada
güreş yapıyor. Tam bağımsız Türkiye vazgeçer mi senden? Dilere san aşkımızdan, yitik sevdamız. Teknofestler göreceğiz, milyon milyon geleceğiz. Gençlerle omuz omuza zaferlere ereceğiz. Göklerde kızıl elma, Anadolu sularda tok çıktı yollara, şimdi de sende sıra. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2,5 milyondan fazla ziyaretçisiyle İstanbul'da rekorlar kıran Teknofest 30 Ağustos'ta başkentimiz Ankara'da, 27 Eylül'de İzmir'de. Geliyor işte tam bağımsız Türkiye. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözler adına güreş yapıyor. Yine bugün burada geçtiğimiz dönem Seydi Kemer Belediye Meclis üyelerimizle Kemal Karadenizli abimizin olduğu Fethiye'de turizm taşımacılık sektöründe hizmet veren genç iş adamı Fethi Karadenizli adına güreş yapıyor. Serhat Göçmen Samsun Ladi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Özeyip. Şahali Kur, Antalya Korkuteli. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yine bugün burada başta faaliyet gösteren Marangoz İbrahim Gönlük adına güreş yapıyor. Hamza Köseoğlu, Dadaşlar Diyarı Erzurum. MTV Özparlan Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlan'ın pehlivanı. Salih Doruk, Antalya Korkuteli. Evet, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına görüşüyor. Yine burada Şekil İddaresi sahibi Eczacı Sayın Ayşegül Ermen adına görüşüyor. 2013-2017 yılları tarihinde Kural Başkanı. 2022-2023 yılı tarihinde Kural Başkanı. İsmail Balaban! Antalya Eyvallah! Sakarya Akyazı Belediye Başkanımız Sayın Bilal Sulaklar adına güreş yapıyor. Bir bayan var, bir şey diyeceğim, soracağım. Yine bugün burada Kutay Oto Yedek Parça Limitler şirketinin sahibi Osman Kutay Tosun adına güreş yapıyor. Serdar Yıldırım, Sakarya Karabükçü. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kaşkalkan'da faaliyet gösteren Uçar Otel, Uçarlar Komisyon, Uçarlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Uçar adına güreş yapıyor. Ali İhsan Bakmaz, Antalya Korkuteli Bozamaz. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kumlucalı Turizmci iş adamı Sayın Orhan Yalçın Yıldıray Akın Kocaeli Gölcük. Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç'in pehlivanı. Yine bugün burada Aktürk Villalarının sahibi iş adamı Sayın Adem Türk adına güreş yapıyor. Ali Altun, Antalya Döşemealtı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına görüşüyor. Yine bugün burada 8-9-10 Eylül tarihlerinde 3 günlük sever halkımızı Evliyalar Diyarı Elmalı Erbayarı'larda 671. Tarihin geleneksel Elmalı güreşleri rekortlar güreş almış. Çekim Ayar, CPM Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Çetin adına görüşüyor. Mustafa Batu, Antalya Odabaşı.
Antalya, Konyaaltı, Eski Arası Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız, aynı zamanda Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Eser adına görüşüyor. Furkan Durmuş Altın, Antalya, Korkutdere Kaşkesi, Konya, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü adına güreş yapıyor. Avrupa Şampiyonu, Milli Güreşçi, İsmail Güzel, Konya. Antalya, Gefez'de faaliyet gösteren Aksav Gayrimenkulleri sahibi iş adamı Sayın Osman Çelik adına güreş yapıyor. Yine güreşlerimizin tertip ve komite başkanı Seydi Kemer Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdenizli'ye ve tüm Seydi Kemer Seki halkına teşekkürlerini sunuyor. Hasan Cengiz, Antalya Korkutdere Bozo. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı Osman Özgür, Kocaeli Gölcük. Antalya Filike'de faaliyet gösteren Erdoğan İnşaatları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emrah Erdoğan'ın pehlivanı. 2023 yılı Tarihi Kırpınar Başaltı Şampiyonu, Er Meydanları'nın çiçeği burnunda baş pehlivanı Enes Doğan, Antalya Elmalı Yuva. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Bugün burada Seydi Kemer'de faaliyet gösteren Astur Villaların sahibi iş adamı Sayın Adem Öztürk adına güreş yapıyor. İbrahim Çoramaz, Antalya. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyefendi adına güreş yapıyor. Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yine bugün burada Yayla Bekçiler'de Dağlarbaşı Restorantı'nın sahibi iş adamı Sayın Hüseyin Dağlarbaşı adına güreş yapıyor. Ünal Karaman, Çorum. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözel adına güreş yapıyor. Yine bugün burada geçtiğimiz dönem Seydi Kemer Belediye Meclis üyelerimizden Kemal Karadenizli abimizin oğlu Fethiye'de turizm, taşımacılık sektörüne hizmet veren genç iş adamı Sayın Fethi Kaan Karadeniz adına güreş yapıyor. 2014 yılı Tarihi Kırpınar Baş Pehlivanı Fatih Ahlı Samsun yani. Yalova Altınova Belediye Başkanımız Sayın Doktor Metin Oral'ın pehlivanı. Yine bugün burada Ozan Gayrimenkul Otomotiv ve Can Yuva Okulları sahibi Sayın Salih Bozan adına güreşiyor. Kaan Kaya, Yalova. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükbakan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kaşin öz evladı Kırık'ta faaliyet gösteren oluşum komisyonlarının sahibi ünlü iş adamı Sayın Durmuş Fatih Güçlü adına güreş yapıyor. Faruk Akkoyun, Kocaeli Kandıra. BCM Özparlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar'ın pehlivanı. Kürşat Şevki Korkmaz, Antalya Seri. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteriyor, şema altında faaliyet gösteren Aydın Balık Ağları'nın sahibi Maksatlı iş adamı Sayın Aydın İnce adına güreş yapıyor. Mustafa Kemal Karaboğa, Antalya Seri. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyefendi adına güreş yapıyor. Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yine bugün burada Yörük Kızı Gayrimenkulleri adına güreş yapıyor. Salih Erik, Samsun. Gönül İnşaatları sahibi iş adamı Sayın Ali Abay'ın pehlivanı. Yine bugün burada İdeal Tohumculukların sahibi iş adamı Sayın
Eyüp Demet adına güreş yapıyor. Okan Acar, Antalya Korkuteli. Antalya, Kemer'de faaliyet gösteren Serdaroğlu otomotivlerinin sahibi genç iş adamı sayın Tuncer Tosun adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Varsaklı Gönül İnşaatların sahibi iş adamı sayın Ali Abay adına güreş yapıyor. Emre Erkal, Antalya Kemer. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kemer'de faaliyet gösteren Kemer Otomotiv'in sahibi Muhtar Sayın Kadir Alagöz adına güreş yapıyor. Toraç Arıvan, Antalya Elmalı Akçay. Antalya Kepez'de faaliyet gösteren Yörük Kızı Gayrimenkulleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kezban Dağlarbaşı adına güreş yapıyor. 2015 yılı Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivan üçüncüsü milli sporcu Serhat Balcı, Samsun. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakar adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kaşin öz evladı Kırık'ta faaliyet gösteren oluşum komisyonlarının sahibi iş adamı Sayın Durmuş Fatih Güçlü adına güreş yapıyor. Mustafa Arslan, Kocaeli Başiskele. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Uçar Agro Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhittin Uçar adına güreş yapıyor. Yalçın Öncü, Bursa. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in pehlivanı. Yine bugün burada Astürk Villaları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adem Hoca adına güreş yapıyor. 2006 yılı Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı Osman Aynur, Antalya Serik. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Serik güreşlerimizin güreş ağası Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. 2023 yılı Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl Başpehlivanı. Yine bugün burada Seki Eczanesi Eczacı Sayın Ayşegül Erten'e de teşekkürlerini sunuyor. Yusufcan Zeybek, Antalya Duray'la. Korkuteli iş adamı Kela lakaplı Sayın Musa Dağ adına güreş yapıyor. Recep Çakır, Antalya Korkuteli İbro. Evet değerli güreşseverler, değerli konuklarımız, 51'in baş pehlivanımız bugün bu er meydanında kol bağladılar. Aramızda 34 yıldır Seydi Kemer'e, Zeki'ye hizmet eden, Karadere'de 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. Karadere'de 2 dönem muhtarlık yaptı. Seydi Kemer'imizde 2 dönem belediye başkanı yaptı. Şimdi de Muğla milletvekili olarak bizleri temsil ediyor. Bu güreşlerin bu raddeye gelmesinde yatsınamaz emeği var. Evet, değerli vekilim Yakup Otgöz şöyle kocaman bir alkış hak ediyor. Yine bu er meydanında 3 yıl üst üste aldı. Şimdi de Seydi Kemer belediye başkanlığımız yapıyor. Güreşlerimizi de Dernek Komite Başkanı Sayın Önder Akdeniz'e ve tüm kurmaylarına da kocaman bir alkış istiyoruz. Allah! İllallah! Muhammed Resulullah! Baş pehlivanlarımızla hep beraber dualarla alkışlarla diyelim aşağı.
değerli güreş severler, bugün 51 baş pehlivan özelinde Allah Allah nidaları yükseldi. İlk tur özelinde Serhat Gökmen ve İsmail Balaban ekranlarda. Ali Gürbüz ekranlarda. Recep Karadağ yanında. Türkiye adı güreşinin 2 kariyerli baş pehlivanı. Yanılmıyorsam Ali Gürbüz eğer bu yılda baş pehlivan olduğu takdirde 3. kez üst üste altın kemerin ebedi sahibi olacak. Ya da 2019'da da o aldı. Pandemide olmadı. 21-22'de de baş pehlivan. Yani bu konu biraz çözümü bekliyor. Tabii ki sayın büyüklerimiz bu konuda bizlere gerekli bilgiyi aktaracaktır. Megastar Ali Gürbüz ekranlarda. Ben bitti demeden bitmez sloganı onunla özdeşleşti ki özellikle Manisa Yunus Emre Yurtdağ Er Meydanı'nda daha henüz son 32'de Serhat Balcı'ya mağlup olmaktan kıl payı kol bastığıyla döndü ve pazar günü baş pehlivanlığa ulaştı. Geri dönüşleri İnanılmaz. Megastar Ali Gürbüz ve Yusuf Can Zeybek ekranlardaydı. İşte o Ali Gürbüz. İsmail Akcan, Sezgin Bayat, Harun Siler iyi yayınlar diliyor. Orhan Okulu ekranlarda. Türkiye Yağlı Güreşi'nin süperstarı ve CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde uzak ara bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Önümüzdeki hafta CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan Balıkesir Kurtdere Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerinde olacağız. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz himayelerinde tertip edilecek. ...6 Eylül Amasya Sulova, 7 Eylül Tokat Almus Karakucak güreşleri de tertip edilecek değerli güreş severler. Orhan Okulu bir kez daha ekranlarda. Türkiye Alı Güreşi'nin Mike Tyson'ı sağlı sollu kasnak ve paça güreşini yapabilen ender özellikle bir baş pehlivan Yusuf Can Zeybek.
Ali Gürbüz Hakan Çalışır mücadelesi başladı değerli güreş severler. Serdar Yıldırım İsmail Balaban mücadelesi de başlayacak. Dörtlü ekran şu anda da hemen yansıdı. Yusuf Cansever, Recep Çakır sol alt kadrajda mücadele biraz hızlı başladı sanki. Sağ alt kadrajda Orhan Okulu, Gökhan Aracı, sağ üst kadrajda İsmail Balaban, Serdar Yıldırım. Mehmet Bahçı, Kemal Bulut yayınlar diliyor. Tam 51 baş pehlivan güreş tutuyor. Mulla Seydi Kemer 8 Zümrüt Çayırı Er meydanında. Ali Gürbüz sol üst kadrajda Hakan Çalışır'ı bastırdı. Erken bir galibiyet arıyor. Alaplı'dan Hakkı Yiğit değerli büyüğüm yayınlar diliyor. Güreş aşığı. Yusuf Erdoğan mesaj yollamış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Salih Kaya da o mesajı yolladı zaten. Son 2019 yılında Ali Gürbüz İsmail Balaban'ı 2020'de pandemiden dolayı yapılmadı. 2021'de pandemi sonrası ekonomi nedeniyle güreş yapılmadı. 2020'de Ali Gürbüz Mustafa Batu'yu yendi. Yani yapılan son iki güreş Ali Gürbüz kazandı. Eğer bu yılda kazanırsa altın kemerin ebedi sahibi olacak. Salih Kaya zaten bu bilgiyi verdi. Yusuf Erdoğan'a da ayrıca teyit ettiği için teşekkür ediyorum ve sol üst kadrajda Ali Gürbüz. İşte bahsetmiş olduğumuz o Ali Gürbüz Hakan Çalışır'ı mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Değerli güreş severler. Bakın kadrajda geliyor. Dış kasaktan evet kas kanadıyla Hakan Çalışır'ı sırt aşağı yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Megastar Ali Gürbüz. İsmail Koç Recep Kara mücadelesi de kıran kırana geçiyor. Evet, dörtte ekranın sol üst kadrajına teşekkür ediyorum değerli yönetmenim Fatih Bedir'e. Bu arada FBR yapım prodüksiyonunda yönetmenimiz Fatih Bedir önderliğinde deneyimli ekiple siz çok değerli güreş severlerimize tüm güreşleri ekranlara getirmeye çabalayacağız. Biliyorsunuz bu ekip CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde tüm organizasyonlarını prodüksiyonu yapan çok deneyimli bir ekip. 8 yıldır birlikteliğimiz devam etmekte. Değerli büyüklerimizin de
bizlere olan inancını sarsmadığımız için ayrı bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Çayırda kıran kırana mücadeleler yaşanmakta. Ara ara uzak kadrajdaki mücadeleleri de sizler için ekranlara getireceğim. Değerli güreş severler. Recep Kara'nın sakatlığı söz konusu. İsmail Koç saate bakmaları konusunda sanırım bir numaralı Kahraman Şişman'a bu konuda telkinde bulundu. Evet. Sol alt kadrajda Recep Çakır Yusufcan Zeybek mücadelesi yere indi. Bu arada uzak kadrajda ben size uğultunun nedenini söyleyeceğim. Fatih Atlı Enes Doğan kapışması uzak kadrajda 3 numaralı hakemin önünde. Orada sert tırpanlar söz konusu. Seyircinin homurdanması bu doğrultuda. Er meydanında güreş yapan tüm pehlivanlar bizlerin evlatları, kardeşleri. O bakımdan Evet, bu mücadele. Teşekkür ediyorum değerli öğretmenim Fatih Bedir. İşte FBR yapım farkıyla hemen mücadele ekranlara geldi. İşte Fatih Atlı sağlı sollu tırpanlar ve elenseler sonrasında güreş severlerimiz tarafından genç baş pehlivanın Enes Doğan'ı koruma içgüdüsüyle. Bu arada künde kılçık pozisyonu her an gelebilir. Fatih Atlı künde atabilecek mi? Kılçık oyununda bakıyoruz. Evet, Enes Doğan. Evet, Enes Doğan yine parıldamaya, ışıldamaya, yükselmeye devam ediyor. Künde atmak isteyen, risk alan ustası Fatih Atlı'yı kılçık oyununa mağlup etti. İşte bakın, bu kündeleri affetmez olsa ki Fatih Atlı, ama işte bakın çok güçlü bir kılçık oyunu Enes Doğan'dan. Emin adımlarla devam ediyor. Güzel kardeşim, yolun açık olsun. Evet, diğer mücadeleleri de tekrar ekranlara getireceğiz. Güreş severler burada Enes Doğan'a, Ali Gürbüz'e çok farklı bir ilgi ortaya koyuyor. Bu arada Recep Çakır mücadelesi de karıştı bir an ve Yusufcan Zeybek rakibini bastırdı. Serdar Yıldırım, İsmail Balaban mücadelesi. Sol üst kadraja yine İsmail Koç, Recep Kara. Harika. Orhan Okulu, Gökhan Alıcı sağ alt kadrajda Yusufcan Zeybek. Recep Çakır sol alt kadrajda İsmail Balaban, Serdar Yıldırım. Sol üst kadrajda değerli güreş severler. İsmail Koç'un baskısı söz konusu. Sol üst kadrajda Recep Kara'ya. Sağ alt kadrajda Orhan Okulu, Gökhan Arıcı mücadelesi. Dış kasnağa yöneldi, bir keçi dikmesi arayışı içerisinde olabilir. Orhan Okulu sağ alt kadrajda sıkıştırdı, sağ alt kadrajda. Evet, Orhan Okulu bir keçi dikme profesörü adeta, yakaladığımı affetmiyor değerli güreş severler. Bakın, İşte tam burada kıstırdı.
İşte buralarda çok iyi, çok meziyetli Orhan Okulu. Bu arada uzak kadrajda Aliyan Atma rakibi Fatih Çakıroğlu'nu mağlup etti. Evet, sol üst kadrajda İsmail Koç, sağ alt kadraja Hüseyin Gümüşhavan mücadelesi geldi değerli güreş severler. Baş beyazlı güreşlerinde Aliyan Atma. Baş beyazlı güreşlerinde kul hakemiyetimiz tarafından Hüseyin Gümüşalan İsmail Erkal mücadelesi sağ alt kadrajda. İsmail Erkal, Hüseyin Gümüşalan sağ alt kadrajda, evet. Kaşelerde anında geldi. İsmail Balaban bu arada sağ üst kadrajda Serdar Yıldırım'ı paçadan göğüs çaprazı ve budağıma denedi. Rakibi Serdar Yıldırım'ı bastırdı. Mücadele yerde devam ediyor. Çift sarma arayışı içerisinde İsmail Balaban müsaade etmedi. Serdar Yıldırım sağ üst kadrajda zorlu bir mücadele. İsmail Balaban Serdar Yıldırım kapışması değerli güreş severler. İsmail Koç, Recep Kara, iki tecrübeli baş pehlivan sol üst kadrajda. Baskısını hissettirdi Recep Kara'ya İsmail Koç. Sol alt kadrajda Yusuf Can Zeybek, Recep Çakır mücadelesi. Sağ alt kadrajda tek daldı İsmail Erkal, Hüseyin Gümüşalan'a. Beline girmek istiyor. Toparlandı Hüseyin Gümüşalan. Sağ üst kadrajda tekten sarmayı taktı İsmail Balaban. Evet, Hüseyin Gümüşalan sağ alt kadrajda İsmail Erkal'ı. Bakın kas kanadı oyunuyla çok güçlü yakalamış, tek dalmış İsmail Erkal ama orada kas kanadını bakın ayağını da takınca kurtulması mümkün değil. Evet, İsmail Koç, Recep Kara, İsmail Balaban, Serdar Yıldırım mücadelesi devam ediyor. Çayırda birçok mücadele var bu arada. Uzak kadrajda Serhat Gökmen Şali Kurt'u da mağlup etti uzak kadrajda. Sağ alt kadraja bakıyoruz. Kim var? Menderes Saltık. Rakibi kim? Bakıyoruz. Bu arada Furkan Durmuşaltın İsmail Güzel'i mağlup ederek adını o da ikinci tura yazdırdı. Cengizhan Şimşek sağ alt kadrajda. Menderes Saltık. Cengizhan Şimşek, Menderes Saltık sağ alt kadrajda. Evet. Sağ üst kadrajda İsmail Balaban kapaklandı Serdar Yıldırım'a. Çift sarmadan gerdanlıyor değerli güreş severler. Bakalım oradan açabilecek mi? Şu anda çift sarmadan gerdanlamada, evet bakıyoruz. Her an açık düşürebilir mi? Toparlanmak istiyor. Toparlandı Serdar Yıldırım. Toparlandı. Müthiş mücadele var. İsmail Balaban açık düşürdüğü gerekçesiyle bir itirazı söz konusu. Müthiş bir mücadele oldu sağ üst kadrajda. Sol alt kadrajda Yusuf Can Zeybek ustası Recep Çakır'ı mağlup ederek adını o da ikinci tura yazdırdı. Ama şu anda Mustafa Taş da rakibini yendi. İsmail Balaban'ın mücadelesi. İşte Yusuf Can Zeybek'in o son anları ekranlarda. Değerli güreş severler, Yusuf Can Zeybek, Recep Çakır'ı Mustafa Taş'la uzak kadrajda Ramazan Bircan'ı mağlup etti. Kule Vardan izliyor İsmail Balaban Serdar Yıldırım mücadelesini.
Kudret Kılınç Antalya Kaş'tan iyi yayınlar diliyor. İşte bakın tam burada. İtirazı söz konusu. Bakalım Kulevar'dan izleyecek. Uzak kadrajda bakıyoruz. İsmail Koç Recep Kara'yı mağlup etti. Değerli güreş severler. Bir kez daha tekrarını elini öpüyor İsmail Koç. Çok güzel bir fotoğraf, işte keçi dikmesi oyunuyla mağlup etti ve ustası Recep Kara'nın elini öptü. Orhan Okulu mücadelesi az önce nihayete erdi. Güreşin hakkını verenler sosyal medya portalından da o keçi dikmesi oyununu izleyebilirsiniz. Evet, İsmail Balaban Serdar Yıldırım mücadelesinde tekrarını izleyebiliriz. Çift sarmadan çift kuleden düzeltiyorum. Evet, burada işte biraz daha ileride, işte bakın tam şurada. Hayır, burası değil, biraz daha geriden değerli öğretmenim. İşte tam burada. Evet, işte sol omuzuna açıldığı konusunda kule hakemleri VAR'dan izlediler. Baş pehlivanlık güreşlerinde kule hakem heyetimiz tarafından Ali Gökçen baş pehlivana birinci ihlal verilmiştir. İlgi ve bilgilerinizi arz olunur. Evet, Ali Altun rakibi Mustafa Batu net bir galibiyetle adını o da ikinci tura yazdırdı değerli güreş severler. Bakın bir kez daha tekrarını izliyorsunuz. İç kazı ters paçayla mağlup etti Çayır'da. Şu anda 8-9 çift mücadele söz konusu. Nedim Gürel mücadelesi ekranlarda. Evet. Sol alt kadrajda Nedim Gürel. Sağ alt kadrajda Menderes Altık, Cengizhan Şimşek. Sağ üst kadrajda İsmail Balaban. Sol üst kadrajda da Serkan Sertürk. Bir ters çangal. Sol üst kadrajda paça paçaya geldiklerinde normalde dış çangal vurulur ama ters çangalla denedi. Serkan Sertürk Abdullah Güngör mağlup ederek, işte bakın paça paça geldiklerinde normalde apış arasından ters çangal denilir. Evet, buradan dış çangal denerken ters çangala dönmüş ve Serkan Sertürk o da ikinci turda. Nedim Gürel rakibi Ali Gökçen'i bekliyor. Cengizhan Şimşek mücadelesi de devam ediyor. Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Şimdi sizlere çok güzel bir projeden bahsedeceğim. Herkesin beklediği, aylardır sorduğunuz bu proje artık faaliyete girdi. Ekin Gayrimenkul bünyesinde. Biz şu anda Gelibolu'dayız, Bolayır köyündeyiz ve çok güzel bir projeden bahsediyorum. Burada toplam 50 parsel var. Hani diyordunuz ya şöyle Saros Körfezi'ne yakın bir yer ayarlayın, bulun, bizlere sunun, biz alalım. İşte Marmara Denizi'ne yakın olsun, denize yakın olsun. Biz biraz daha İstanbul'dan uzaklaşmak istiyoruz diye birçok talepte bulunmuştunuz. İşte bizler yaklaşık 3-4 ay çalışmanın sonucunda şu anda üzerinde bulunduğumuz parselimizin satışına başladık. Kıymetli izleyenler. Evet, 225 metrekare olaraktan toplam 50 parselimiz var. Bu 50 parselde 225 metrekare ve bir parselimiz kısa süreliğine kampanya dahilinde 449 bin lira. Evet, gerçekten çok güzel bir yer. Otobanı zaten görüyorsunuz ekranda. İnanılmaz güzel bir yerden bahsediyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz parsellerimiz, bakın Saros
Körfezi'ne 2,5 kilometre mesafede, araçla 5 dakikada inebiliyorsunuz. Hemen diğer tarafın Marmara Denizi, yine aynı şekilde 2,5 kilometre. Yani burada Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında otobanın hemen dibinde muhteşem bir proje. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. %40 imarı var. Evet, imarlı. İmar planı içerisinde. Etrafı görüyorsunuz zaten. Hemen evlerin yanında elektriği, suyu, her şeyin mevcut. Ulaşım derdi yok. İstanbul'dan otobana bağlanıyorsunuz. Direkt Bolayır'a kadar, arazinin başına kadar gelebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yer. Bence bir zaman ayırın. Çünkü burası sizin için bulunmaz bir şey. O kadar net söyleyebilirim. Ve ben de çok heyecanla anlatıyorum. İnşallah ben de buradan kendime bir parsel alacağım. Çünkü böyle yazın gelip kafamızı dinleyebileceğimiz, ondan sonra aracımızla hemen Saros Körfezi'ne gidebileceğimiz veya biz dedik ki Marmara Denizi'ne gidelim, denize girelim. Hangisini arzu ediyorsak, çocuklarımız hangisini istiyorsa oraya götürebiliyoruz. Gerçekten müthiş bir yer. Dediğim gibi %40 imarlı, güzel bir konumda. Elektriği, suyu mevcut, yolu mevcut ve Bolayır'dan bahsedeyim biraz sizlere. Bolayır daha öncesinde beldeydi. Şu anda halen aynı nüfus içerisinde kasabı var, marketi var, her şeyi mevcut. Yani burada Bolayır'a da zaten yürüme mesafesinde, yürüyerek gidebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir yer. Bir vakit ayırın. Hafta içi, hafta sonu fark etmez. Vaktinizi verin bizlere. Gelin görün. Bizim ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet, kısa süreliğine 225 metrekare imarlı, %40 imarlı parsellerimiz 449 bin lira kampanya fiyatıyla. Şu anda burada da 50 adet parselimiz var. Belki de bu anonsumdan sonra birçok kişi arayacak. Birçok kişi ben de geleyim göreyim diyecek. Geç kalmayın, siz de arayanlar arasında olun ve şansınızı arttırın diyebilirim. Peki Saros Körfezi duydunuz mu bilmiyorum. Saros Körfezi kendi kendini temizleyen özelliğine sahip. Yani su kendi kendini temizliyor. Deniz kendi kendini temizliyor. Son derece böyle güzel, suyun böyle altını, kumlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir denizden bahsediyorum sizlere. Gelin, ilerleyen zamanlarda buraya bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Evinizi yapabilirsiniz. İmarlı olduğunu özellikle söylüyorum sizlere ve en önemli ayrıntısı, bakın 449 bin lira. Emsalleri bunun daha da çok yükseğinde ama bizler Ekin Gayrimenkul olarak bizleri izleyen, Radyo Ekin dinleyen, bizlerin dinleyenleri, izleyenlerine böyle bir kampanya yaptık. Ekran altındaki numaramıza hemen bir çağrı bırakın, sizleri arayalım. Talep çok ama bakalım ne kadar zaman sonra yine bu çalışmalara devam edeceğiz ve sizlere ne kadar istediyseniz bizler o kadar yerde çıkartacağız ve herkesi bir arsa sahibi yapacağız. Deniz dediniz, işte denize 2,5 kilometre mesafede, araçta 5 dakika mesafede, elektriği, suyu, her şey mevcut. Yerleşimin içinde zaten, merkeze, Bolayır merkeze çok yakın. Bolayır merkezinde her şey var. Alışveriş yapabilirsiniz. Kasabı var, bakkalı var, ilkokulu var, her şey mevcut. Otoban zaten görüyorsunuz, hemen dibimizde araçlar geçiyor. Etrafımızda evler var. Burası hemen ana yol. Buradan yoldan geçebiliyorsunuz, otobana bağlanabiliyorsunuz. Yani hemen sol tarafımda evler var. Burası bir yerleşim alanı. Sizler de buraya ikamet edebilirsiniz. Buraya yerleşebilirsiniz. Yazın geldiği zaman denize evlatlarınızla birlikte, çocuklarınızla birlikte gidebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Tatile gidiyorsunuz. Binlerce lira para harcıyorsunuz. Ama burada kendi yeriniz olduğu zaman, bir de Saros Körfezi dedim ya, kendi kendini temizleyen bir deniz. Buradan bir yer alın. Gerçekten dua edeceksiniz. Çünkü günden güne artıyor fiyatlar. Günden güne değerleniyor. 449 bin lira artık hiçbir şey değil. Burası için hele hiçbir şey değil. Elektrik var diyoruz, suyu var diyoruz. Yeriniz belli. Şu anda izliyorsunuz, beton direkler dikilmiş değil ama geldiğiniz zaman muhtemelen bütün arazinin etrafı telle çevrilmiş ve herkesin yeri, numaraları belli olmuş olacak, bir şekilde göreceksiniz. Tapu masrafını ödemiyorsunuz. Ulaşım dediğim gibi çok kolay. Otobanın hemen dibinde. İstanbul'dan otobana bağlandığınız zaman yaklaşık 2 saate kadar, 2 saat 15 dakika gibi sürede buraya varabiliyorsunuz. O da hiçbir şey değil zaten. İstanbul'u şöyle düşünün. Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gitseniz bu süre daha da fazla bir süre ama otobandan geliyorsunuz, hiç yorulmadan, zorlanmadan ailenizi alacaksınız. İster pikniğinizi yapın, ister Saros Körfezi'ne gidin, ister Marmara Denizi'ne gidin. Bu fırsatı değerlendirin diyorum ben. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Ekran altında numaramız var. Arayın, çaldırın. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Servis saatlerimizi öğrenin. Ve fiyatımız da geçici bir süreliğine 449 bin TL. 225 metrekare buradaki parsellerimiz. Toplam 50 adet var. Bakın 50 adet var. Şu anda binlerce insan bizi izliyor. 50 adet belki dediğim gibi şu reklamı izlediğinizin haftasında bitecek. Ama siz de ya ben sonra arayayım demeyin. Bence bunu iyi değerlendirin. Çünkü diyorum ya, Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında, otobanın yanında.
Arsa alacağınız zaman bunlara dikkat edin. Bakın otoban yanındaysa, yol kenarındaysa burası değerlenecek yerdir ve değerli bir yerden bahsediyoruz. Ben hem size otoban diyorum, hem Saros Körfezi diyorum, hem Marmara Denizi diyorum, hem yerleşim yeri diyorum, hem elektrik hem su. Yani burada yok. Her şey mevcut. O yüzden değerlendirmenizi özellikle istiyorum. Gelin bir görün, kararınızı öyle verin. Ekran altında numaramız var. Bir kez çağrı dahi atmanız yeterli ve fiyatımızı tekrar söylüyorum. Tapu masrafı bize ait. Bu bir kampanya fiyatıdır. Burasını tanıtmak için uygulanan bir fiyattır. Bu fiyat belki bir hafta sonra olmayacak, belki 10 gün sonra olmayacak veya bu projeden sonraki projelerde olmayacak. Bu projede yerinizi almak için ekran altındaki numaramızı arayın. Burası Gelibolu, Saros Körfezi'ne 5 dakika, Marmara Denizi'ne 5 dakika mesafede, otobanın hemen dibinde, elektrik, su, her şeyi mevcut ve yol kenarında güzel bir proje. Evet, ekran altında numaramız var. Bir çağrı atın yeterli. Tapu masrafı almıyoruz. Takas seçeneğimiz var ve servislerimiz ücretsizdir. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Ben buranın lokasyonundan da bahsetmek istiyorum. Şu anda biz arazimizin hemen yanında, parselimizin yanında bulunan yolun üzerindeyiz. Bu yol otobandan çıktıktan sonra Bolayır'a giden yol. Hemen arka tarafımız zaten görüyorsunuz ki otoban. Otobanın arka tarafı da Saros Körfezi. Buradan belki kameralardan net göremiyorsunuz ama çıplak göze baktığınız zaman, buraya geldiğiniz zaman denizi görebiliyorsunuz. 2,5 kilometre. Şöyle bir döndüğümüz zaman, bu tarafa da baktığımız zaman hemen evlerin yanı başındayız. Bunu görüyorsunuz ve üzerinde bulunduğumuz yol Bolayır'a giden yol ve hemen bizim arazimizin yanındaki yol. Hemen orada ben dedim ya, elektrik var, su var dedim. Zaten elektrik direklerini görüyorsunuz hemen arazimizin yanında ve su altyapısı da hemen yine bu ana yolun hemen yanında ve yine bizim arazimizin başında. Yani bizlerin elektrik, su sorunu yok. Yerleşim içerisinde yazlık yapabileceğiniz %40 imarlı Saros Körfezi'ne araçla 5 dakika mesafede, 2,5 kilometre ileride. Yine Marmara Denizi'ne aynı şekilde gerçekten güzel bir konum. Ekran altındaki numarayı arayın. 225 metrekare %40 imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 449.000 lira. Şimdiden alacaklara hayırlı uğurlu olsun. Bizi izlemeye devam edin. Evet, bu arada Yıldır'a yakına bir ithal geldi değerli güreş severler. Çok acele sahaya. Hayır maşallah. Evet, yine Ali İhsan Batmas'ın baskısı.
Tekrar ediyorum, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban. Evet, baş pehlivanların puanlama anonsu geldi. Üçüncü tur. Allah illallah. Muhammed Resulullah. Yiğit aslanlara kör gönülden alkışlar alıyorum yolculuğuna. Haydi aslanlar. Allah terbiye versin. Allah razı olsun. Seni aynı zamanda evet değerli dinleyiciler, kıymetli konuklarımız her meydanımıza akın gelmeye devam ediyor. Karaçuba eski dönem belediye başkanımız, şu anda da AK Parti'deki ilçe başkanımız Sayın Turan Boğancı ve yönetim kurulu üyeleri, yine AK Parti'deki gençlik kolları başkanı Sayın Sinan Çelik, bir de AK Parti'deki ilçe kadın kolları başkanımız Sayın Gülhanım Bot, her meydanımıza geçirmişlerdir. Yine Karaçuba Gönüllüler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Hacı ve arkadaşlarıyla birlikte her meydanımıza geçirmişlerdir. Kendilerine Seydi Kemal Belediye Başkanımız Sayın Ankara Başkanı'na hoş geldiniz. Baş pehlivanlarımız Koçyiğitler 2-2 tur kurallarınızı çekmek üzere saat 14.45'te her meydandaki yerlerinizi alacağız. Çevuz Kapsal. Çevuz Kapsal. Bayış al. Evet, bize Seydi Kemal ve Fahret Gösteren. Dikkat! Sayın seyircilerimiz, küçük orta boyunda 3. tur. Allah Allah! Muhammed Resulullah! Evet, bu arada ekranın sağında baş pehlivanların puanlama müsabakası. Ali İhsan Batmaz tek daldı, çift paçaya uzandı. Dış kasnaktan kol bastı arıyor. Yıldır'a yakın. Bakalım oradan bir sonuç çıkacak mı? Henüz puan yok. Evet, bastırdı, blok etti ve Ali İhsan Batmaz adını ikinci tura yazdırdı. Bu arada Cemal Cumbur bu bölgenin öz evladı, çok seviliyor. Onun mücadeleleri büyük takdir görüyor. Ankara'da faaliyet gösteren
sahibi Bilal Yedinim abimize. Allah razı olsun. Sağ olsun, var olsun. Başkanım ben seni Burak Sevri'nin çok başarılı er meydanına. Burak Sevri'nin çok başarılı er meydanına. Evet, yine Arkamızda Çılgıralar Mahallesi. Deste büyük boyda güreş yapacak pehlivanlarımız. Çok başarılı er meydanına. Evet, Cemal Cumhur'un mücadelesi devam ediyor. Deste büyük boy, deste büyük bayram. Çok acele er meydanına. Başbaltı pehlivanları. Baş pehlivanların ilk tur müsabakaları bitti değerli güreş severler. Galip gelen baş pehlivanları sizlere anons ettim. Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, İsmail Koç, Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek, Hasan Cengiz, Furkan Durmuş Altın, Enes Doğan, Faruk Akkoyun, birçok baş pehlivan ikinci turda Ertuğrul Dağdevir'in bu arada tur atladı değerli güreş severler. Osman Aynur olmak üzere. Dilerseniz biz bir reklam arası verelim, daha sonra tekrar Muğla Seydi Kemer 8 Zümrüt Çayırı Er Meydanı'nda tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Başbaltı pehlivanlarımız Koçyiğitler. Çok acele salavatlamak üzere her meydanındaki yerlerinizi alınız. Başbaltı pehlivanlarımız Koçyiğitler. Yanaşmaoğlu canlı hayvan alım satım sahibi Erdal Yanaşma'da. Erdal 200 lira olmaz. Sen o şapkana bile değmezsin. Şöyle al bakalım 500 lira, 500. O canlı bana da. Şuna bak. Dünya paraları 200 lira yapacağız ya. Türkiye'nin markası çözüm ortağınız Doğan İnşaat sizler için çalışmalara devam ediyor. Bugün Erzincan, Tercan, Mercan, Çatakdere köyündeyiz. Burada Mustafa ve Filiz Polat çiftinin evinin çatısını 4 gün gibi kısa bir sürede Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Bugün teslim ediyorlar. Çatıda sorun mu vardı? Yağmur yağdığı zaman hep su damlıyor. Hiç memnun değildim. Reklamlarınızı gördüm. 2 senedir İllam Doğan İnşaat gelecek diye. Sonunda beyimle konuştuk, karar verdik. Doğan İnşaat'ı çağırdık. Bayram Bey geldi. Konuştuk, anlaştık. Eşiniz dedi ki hem çatımız akıyordu Hem de nasıl? kuşlar dedi yuva yapıyordu, ses Gerçek, yapıyordu dedi. çok acayip. Filiz Hanım dedi ki ben bunu Doğan İnşaat'ta başkasına yaptırmam. Ustalar öyle bir yapmışlar ki hakikaten az önceki arkadaş baktı dedi ki ya buraya sinek bile girmez dedi. Aynen öyle, aynen öyle. Güzel de çalışıyorsunuz. Çok temiz, düzgün, memnunum diye. Çatı evin sigortasıdır. Şimdi çatıyı yaptınız. Hem yağmura, hem soğuğa, hem sıcağa karşı özellikle bu sandviç panel güzel bir malzeme. Kaliteli bir malzeme. Evet. Onu yaptılar ustalarımız. Bugün size teslim ediyorlar. Malzemede, ustalarda, işçilikte memnun musun? Memnunum. Çok memnunum. Hepsi birbirinden üstün. Güzel, temiz çalışıyorlar. Çok dürüst. Tanıdıklara, köydeki komşularınıza Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misin? Ederim. Doğan İnşaat'ı çağırsınlar. Çok memnun olurlar diye. Ben çok memnunum. 4 gün oldu. Çatınıza başladılar. Ustalar söktüler. Yenisini yaptılar. Şu anda son çalışmalar yapılıyor. Bugün size teslim ediyorlar. Çalışmalarda, ustalarda, malzemede memnun musunuz? Ben herkesten memnunum. İşçisinden tut, mühendisinden tut. Haydar Bey sizde olsun. Eyvallah. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Doğan Bey'le görüştükten sonra Bayram Bey'le konuştuk. Dedi ben yarın sabah saat 9'da geliyorum. Aynı günde başladılar Bayram Bey onlar dediği günde ve temizliği dikkatimi hep çekiyor. Herkese tek tek teşekkür ederim. Bilhassa Bayram Bey,
Mustafa Usta, onların hepsine çok teşekkür ederim. Hepsinde de memnunum. Komşulara tavsiye eder misin Doğan İnşaat? Aynen, her zaman. Zaten komşular beni arıyorlar, soruyorlar. Yurt dışında arıyorlar beni. Dedim ben 2 senedir Doğan İnşaat'ı hep takip ediyordum zaten. Doğan İnşaat'ı geldikten sonra hanımla beraber düşündük, aradık ve sağ olsunlar hemen bizim ihtiyacımızı hallettiler. Şimdi ustalar çalışırken komşular gelip bakıyorlar, beğeniyorlar mı? Ne diyorlar? Çok güzel diyorlar. Çok güzel beğeniyorlar. Doğan İnşaat'ın reklamlarına baktıktan sonra her şeyi değiştirdim. O reklamda gördüğün çalışmalarla burada da canlı gördün. Aynı mı abi çalışmalar? Aynen, hiç değişen hiçbir şey yoktur. Aynen gördüğünüz gibi o reklamlarda bende çalıştıkları da aynen. Hiçbir farkı yok. Her şeyinden memnunum. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Bugün Sivas'ın Divriği ilçesinin Yağbasan köyündeyiz. Burada Hüseyin Döner Bey'in evinin çatısını 4 gün oldu. Doğan İnşaat'ın ekipleri başladılar. Bugünse Hüseyin Bey'e teslim etmeye hazır hale getirdiler. Çatımda çok sorun vardı. Çok ustalar getirdim fakat hiçbir anlamını alamadım. Doğan İnşaat geldi, beni kurtardı. Allah 100 binlerce Doğan İnşaat'a razı olsun. Teşekkür ederim. Gününde geldiler, gününde başladılar ve gününde teslim ettiler. İşi olan bütün dost ve akrabalar Doğan İnşaat'ı tercih etsinler. Bir telefonla her işi halloluyor efendim. Ustalarda, çalışmalarda, malzemede, işçilikte memnun musunuz? Çok memnunum. Allah razı olsun Doğan İnşaat'tan. Ben bu kadarını beklemiyordum. Doğan İnşaat'tan çok memnunum. Daha önceden de ben Doğan Bey'le görüşmüştüm ama bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Bir adamları, bir elemanları var. Çok çok memnunum. İşi olan, gücü olan, inşaat yaptıran Doğan İnşaat. Başka birini tanımıyorum. Türkiye'nin şu anda 54 bölgesinde ekipler çalışıyorlar. Evet, diyorlar ki Doğan İnşaat köylere gider mi acaba? İşte burası köy ve şu anda burada çalışıyorlar değil mi? Buraya gelmeyen Türkiye'nin hiçbir yerine gidemez. Burası Yağbasan. Onun için şu anda ekipler çalışıyorlar. Çalışıyorlar, Allah razı olsun. Bayram Bey geldi. Bütün malzemeleri buraya indirdi. Hatta bana da baktırdı. Ben de bu işin biraz ustasıyım. Çok teşekkür ederim Bayram Bey. Allah razı olsun. Ben İstanbul'da duruyorum. Burada değil. Burada 1 ay 2 ay duruyorum. Tekrar dönüyorum. İstanbul'da aynı günü yine bu inşaatı devam ettireceğim. Çatı evin sigortasıdır. Çatı Doğru, sağlam doğru. olursa Hüseyin Bey'in İstanbul'da kafası rahat olur. Doğrudur efendim. Doğrudur. Gayet güzel. Şimdi gününde geldiler, başladılar. Gününde teslim ediyorlar Evet, sana. Evet efendim. Evet efendim. Bu çok önemli. Hiç şaşmadı. Geliyorum dedi, geldiği saatte geldiler ve işime başladılar. Her işimi bitirdiler. Allah 100 binlerce razı olsun. Allah 100 binlerce razı olsun. En ufak bir zarar vermeden her işimi yaptılar. Ben memnunum. Öncelikle Hüseyin Bey'e buradan ailesine ve kendisine çok teşekkür ediyorum Doğan İnşaat'ı tercih ettikleri için. Hüseyin Bey'in söylediği gibi dediğimiz saatte, dediğimiz günde işimize tertemiz başladık ve tertemiz teslim ediyoruz. Çok güzel yaptılar. Çok uygun yaptılar. 20 sene garanti diyor. Bu ne demek abim ya? Zaten 20 sene yaşayacak mıyız? Allah razı olsun Doğan İnşaat'tan. Çevredeki komşulara, tanıdıklara Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misin? Etmem mi? Doğan İnşaat. Başka yok. Doğan İnşaat. Hiçbir şey elime attırmadılar. Tertemiz yapıp çatıp bize teslim ettiler. Türkiye'nin markası çözüm ortağınız Doğan İnşaat, Türkiye'nin 81 ilinde şu anda 54 noktasında çalışmalara devam ediyor. Bugün İzmir Dikili'deyiz. Burada Narin ve Durmuş Kara kardeşlerin ikiz villasının Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları çatısını, dış cephe ısı yalıtım mantolamasını, terasını, pergülesini, lambiresini de yaptılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Kaç gün önce başladınız ve kaç günde teslim hale getirdiniz? Bu şantiyemizi 10 gün önce başladık. Bugün teslim ediyoruz. Doğan İnşaat'ı nerede gördünüz? Nasıl ulaştınız? Doğan İnşaat'ı zaten duymuştuk, reklamlarda görüyorduk. Çatı akıyordu, sorunumuz vardı. Enişte Bey buraya geldi, bir telefonla aradı. Sağ olsun Doğan Bey de Hemen geldiler. Hemen geldi yani. Sözleşmenizi, anlaşmanızı yaptınız. Sözleşmemizi yaptık ablamla beraber. Size taahhüt ettiği günde başladılar mı? Başladılar. Taahhüt ettiği günde önce teslim ettiler mi? Bitti. Bu çok önemli. Bitti, evet teslim ettiler. Kendilerini kutluyorum yani. Memnunuz. Doğan İnşaat yaptığı işlere 20 yıl garanti veriyor. 20 sene yeterlidir. Bence akmayacağını düşünüyorum. Burada Doğan İnşaat'ın ustaları çalıştı. Siz gördünüz mü çalışmaları, malzemeyi gördünüz mü? Çalışmasını gördük, malzemesini gördük. Çok memnun olduk. Gününden de önce teslim etti. Hanımlar yapılan işleri çok titizlikle inceler. Evin içi, dışı, cephesi, balkonu
terası hepsini gördünüz. Evet. Çalışmalarda, malzemede, ustalarda, Doğan İnşaat'ta memnun musun? Evet, çalışmalar çok güzel geçti. İşçiler çok güzel çalıştılar. Hepsinden çok memnunuz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kardeşimle tabii önceden konuştuk, anlaştık, yaptırmaya karar verdik. Sonradan Doğan İnşaat'ı aramaya karar verdik. Eniştem aradı. Aradığı günün ertesi günü geldi hemen ve anlaşmamızı yaptık. Ondan sonra ertesi günde başladılar inşaata. Malzemelere gelince malzemeler de gerçekten birinci kaliteydi. Malzemelerden de çok memnunuz. Bu kadar kısa sürede yapılacağına inanmıyorum açıkçası ama yaptılar, teslim ettiler. Çok sağ olsunlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Doğan İnşaat'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalıştılar. Çok memnunuz. Zamanında bitirip teslim ettiler. Çok memnunuz. Hepsine çok çok teşekkürler. Düşündüklerinizi siz hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Kalitenin, güvenin ve estetiğin adresi Doğan İnşaat. Yaşam alanlarınızı inşa ediyoruz, güzelleştiriyoruz. Daha güzel yaşam alanları size sunuyoruz. Yaşam alanlarınızı inşa ediyoruz, güzelleştiriyoruz. Sizler için konforlu hale getiriyoruz. Sizler hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Yazlık sezonda olduğumuzdan dolayı şu an ufak tefek tadilatlar yapabilsek de Eylül 15'ten sonra sıfırdan şantiyelerimize başlayabiliyoruz. İnsanları rahatsız etmemek adına bu genel olarak bir kural yazlık bölgede. Müşterilerimiz bizi aşağıdaki numaralardan aradığında görüşüyoruz. Neler istediklerini dinliyoruz. Kalem kalem konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Anlaştıktan sonra Eylül 15'ten sonra sıraya alıyoruz müşterilerimizi. Daha sonra onların istek, talep, onların üzerine başlıyoruz şantiyelerimize. Şu anda 54 noktada şantiyelerimiz devam etmekte. Çözüm ortağınız Doğan İnşaat Türkiye'nin 7 bölgesinde çalışmalara devam ediyor. Bugün Balıkesir Ayvalık'tayız. Burada Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları Hayatun Savaşal hanımefendinin yazdığının tadilatını, tamiratını komple yeniden yapıyorlar. Ayvalık'ta bir yazlığımız vardı. Uzun zamandır tamir ettirmek istiyordum ama yaptıramadım. Doğan İnşaat'ı aradım. Tüm her istediğimi yapıyorlar. İstediğim şeyler oluyor ve her şeyde memnunum şu anda. Ve bütün dostlarıma tavsiye ediyorum. Mühendis hanımdan da çok memnunum. Her şeyi beraber seçip beraber yapıyoruz. Doğan İnşaat'tan memnun kaldığım için onları seçtik. İkiniz de bayan olarak kafa kafaya verdiniz şöyle. Aynen. Malzemenin seçimini az önce beraber gidiyoruz. Beraber. Evet, boyaları seçtik, taşları seçtik, parkeleri seçtik beraber. Hepsini beraber yapıyoruz ve çok memnunum. Çevreye de tavsiye ediyorum. Evet. Reklamlardan bize ulaştılar. Doğan Bey'le geldik. Hemen bir keşif yaptık. Dış cephe mantolamaya ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Onu yaptırdık. Çatımızı komple yeniliyoruz. Yerden ısıtma sistemi istediler. Onları yapacağız. Komple zemin seramiklerimizi, parkelerimizi yeniliyoruz. Mutfak dolabımızı yenileyeceğiz. Aynı zamanda dış cepheye drenaj yapılıyor şu anda ustalar. Onu yapıyorlar, çalışıyor. Evet, bir de dış cephelerden temele kadar ineceğiz. Drenajımızı gerçekleştireceğiz. Bu su problemini çözeceğiz. Binamızı kurtaracağız. Yani A'dan Z'ye Hayatun Hanım'ın yıllardır hayal ettiği evi kendisine hayalini gerçekleştirerek teslim edeceğiz. Yaklaşık bir haftadır burada çalışıyoruz. Elektrik su tesisatımız da komple yenilenecek. 3 hafta gibi kısa bir sürede kendisine hayal ettiği evi İnşallah teslim edeceğiz. Ben de çok memnunum. Mihriban Hanım kızımızdan da memnunuz. Yani şu ana kadar yaptıkları işten de çok memnunuz. Eşe, dosta, herkese tavsiye ederim. Doğan İnşaat bugün Ayvalık'ta Ali ve Hayatun Savaşal çiftinin yazdığının tadilat ve tamirat işini tamamladılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Ve bugün kendilerine teslim ediyorlar. Yanımızda Doğan İnşaat'ın genç mühendislerinden Mihriban Özcan hanımefendi var. Burada neler yaptılar? Bize buranın hakkında bilgiler verecek. Günler öncesinden de yine konuşmuştuk. Burada hatırlarsanız çok ciddi bir çalışma vardı. Kırım döküm vardı her tarafta. Birçok usta farklı noktalarda çalışıyordu. Bugün bütün çalışmalarımızı tamamladık. Temizliklerini yaptık. Kendilerine tertemiz bir şekilde evlerini teslim ediyoruz. Yarın evinize taşınacaklar. Bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezdeyiz. Burada Hüseyin Çözükçe abimizin evinin temelden çatıya kadar her şeyini, tadilatını, tamiratını Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Burası deprem bölgesi. Gerçekten binanın temelden çatıya kadar her tarafı elden geçti. A'dan Z'ye, fayansından, kapısından, penceresinden, parkesine, fayansına, klozetlerine kadar
her şeyi sıfırdan yapıldı. Bugün teslim hale getirildi. Hüseyin abicim, öncelikle deprem bölgesindesiniz. Geçmiş olsun. Evet, sağ olasın. Herkese geçmiş olsun. Allah bir daha bu acılar böyle vatanımıza, memleketimize yaşatmasın diliyoruz inşallah. Amin. Senin evine hafif hasar verdiler herhalde ki sen hemen tadilata başladın. Evet. Doğan İnşaat'ı nerede gördün? Nasıl ulaştın? Hemen geldiler mi? Doğan İnşaat'ı ben reklamlarda sürekli izliyorum. Yani diyebilirim, Doğan İnşaat'a aşığız ailece, doğrudur yani. Dedim ben bir ev yaparsam inşallah dedim Doğan Bey'e veririm dedim. Doğan grubuna veririm dedim. Çünkü sözüne sahipler. Gerçekte söz verdikleri her şeyi dört dörtlük yaptılar yani. Bizzat İsmail Bey'e de çok razıyım. Adam sabahleyin iş başına geldiği zaman o gün ne yapacağını her şeyi telefonuna yükler. Her şeyi böyle saat gibi yürütür yani. Şükür bugün bitirdik yani. Bir ayı işte birkaç gün aşıyor. Ben bu memlekette büyüdüm. Bu memleketin hatta bu memlekette inşaatçılık da yaptım. 20 sene kalıpçılık yaptım. Burada insanları bir araya yani getirmek çok zordur. Doğan grubu bütün her şey beraberdir yani. Boyacısı da var, yani duvarcısı da var, elektrikçisi de var. Başka adam aramıyorsun yani. Hepsi bir ekip olarak geliyorlar. Bir ekip olarak geliyorlar, işini temiz yapıyorlar. Sağ olsun, var olsun. İyi ki vermişim yani. Ben daha önce geldiğimde burada çalışmalar başlamıştı. Bugün ise sona gelinmiş. Bugün anahtarı sana teslim ediyoruz. Size de teşekkür ederim. İşini çok güzel yapıyorsun. Ben buraya ilk geldiğimde Hüseyin abi dedi ki sen şimdi çalışmaları çek dedi. Ben dedi işi teslim aldığım gün konuşacağım dedi. Dedim sen sözünde dur, ben de duracağım. Bugün geldik, yine buluştuk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ekibimiz Pazarcık'ta. Burada tadilat, tamirat, inşaat adına aklınıza ne gelirse A'dan Z'ye yaptırmak istiyorsanız alt banttaki numaralarda Doğan İnşaat'a ulaşabilirsiniz. Aynen. Sizler hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Bugün çalışmalar tamamlandı. Bir tarafımda İsmail Usta, bir tarafımda Hüseyin abimiz. Kendisine bugün anahtarını teslim edeceğiz. İsmail Bey, kaç gün önce başlamıştınız? Bir ay kadar bir süremiz oldu. Bir ay içinde de Hüseyin amcamıza teslim ettik ve bitirdik. Bir ayda A'dan Z'ye bu binanın her tarafı yeniden yapıldı. Bugün Hüseyin abiye anahtarını teslim edeceğiz. Evine geçecek, güle güle oturacak. Hayırlı olsun. Bir daha da bu acıları yaşamayız Allah diyoruz. bir daha böyle bir acıyı kimsenin başına vermesin. Memleketimiz çok acı çekiyor gerçekten. Bizi izlemeye devam edin. Sayın Orhan Ustaoğlu Küçüköy'de Götürzü'nün puanlaması maçımız gelmiştir. Baş pehlivanlarımızın ikinci tur kura çekimlerine nezaret etmek üzere her meydana davetimi arz ediyorum. Pehlivanlar burayı boşaltın lütfen. Arkadaşlar şuraya karşıya geçin. Küçük orta büyük boy pehlivanları puanlama saatini gelmiştir. Yine Fethiye AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Turan Kovancı'yı Antalya'dan Yusuf Can Zeybek geliyor. Yine İl Sağlık Müdürümüz Sayın Ali Burak Mülayim'in Yusuf Can Zeybek 20 numara. Antalya'dan İsmail Balaban geliyor. Musa Kazım Açıkbaşı er meydana davet İsmail Balaban 18 numara. Seydi Kemal Esnaf Odası Başkanımızı, Ziraat Odası Başkanımızı, Şoförler Odası Antalya'dan Başkanımızı Orhan er Okulu meydana geliyor. davet arz ediyorum.
Mustafa Taş geliyor. Mustafa Taş 2 numara. Kocaeli'den Hüseyin Gümüşalan geliyor. Hüseyin Gümüşalan 13 numara. Kocaeli'den Nedim Gürel geliyor. Yine Nedim Gürel 24 numara. Süt Üreticileri Birliği Başkanımız Sayın Turgut Tokmağar meydana davet varsa ediyorum. Antalya'dan İsmail Koç geliyor. Konya'dan İsmail Koç geliyor. İsmail Koç 5 numara. Antalya'dan Ali Gürbüz geliyor. Ali Gürbüz 26 numara. Samsun'dan Serhat Gökmen geliyor. Serhat Gökmen 23 numara. Antalya'dan Turan Balaban geliyor. Antalya'dan Hasan Cengiz geliyor. Turan Balaban 11 numara. Antalya'dan Furkan Durmuş Altun geliyor. Hasan Cengiz 8 numara. Antalya'dan Enes Doğan geliyor. Furkan Durmuş Altın 14 numara. Antalya'dan Mustafa Batu geliyor. Enes Doğan 4 numara. Antalya'dan Osman Aynur geliyor. Mustafa Taş 6 numara. Mustafa Taş düzeltiyorum 6 numara. Mustafa Batu 6 numara. Muğla'dan Ali Yanatma geliyor. Osman Aynur 10 numara. Balıkesir'den Ertuğrul Dağdeviren geliyor. Ali Yanatma 25 numara. Samsun'dan Salih Erinç geliyor. Ertuğrul Dağdeviren 16 numara. Erzurum'dan Hamza Köseoğlu geliyor. Salih Erinç 17 numara. Antalya'dan Ali İhsan Batmaz geliyor. Hamza Köseoğlu 9 numara. Kocaeli'den Mustafa Arslan geliyor. Ali İhsan Batmaz 3 numara. Antalya'dan Serkan Sertürk geliyor. Mustafa Arslan 21 numara. Kocaeli'den Faruk Akkoyun geliyor. Serkan Sertürk 7 numara. Faruk Akkoyun 15 numara. Çorum'dan Ünal Karaman geliyor. Ünal Karaman 1 numara. Kurasını çekmeyen baş pehlivanlarımız. Antalya'dan Kürşat Şevki Korkmaz geliyor. Kürşat Şevki Korkmaz 19 numara. Antalya'dan Cengizhan Şimşek geliyor. Cengizhan Şimşek 22 numara. Evet, baş pehlivanlarımız protokolümüzün önünde hatıra fotoğrafı için baş pehlivanlarımızı alıyoruz. Evet, baş pehlivanlarımız. Deste orta boy pehlivanları ayağa kalk, kol bağla.
Değerli güreş severler, saygıdeğer konuklar, deste orta boyda 3. tur pehlivanları. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, yiğit aslanlara alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Teşvik bir boylu pehlivanlarımız çok acele, meydandaki yerlerinizi alınız. Evet değerli güreş severler, yine meydanımızın aslı nesi Evliyalar Diyarı Elmalı'mızın özürleri, Türkiye Kırkılar Komisyoncular Elmalı Şube Başkanımız Sayın Şeref Ay. Son fotoğraflarımızı alalım. Evet, baş meydanlarımızı kura numarasına göre meydandaki yerlerini alalım. Değerli protokolümüze, kurallarımıza nezaret ettikleri için teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Evet, baş pehlivanlarımız Koç Yiğitler kura numarasına göre meydandaki yerlerimizi alalım. Evet, baş pehlivanlarımızın kuralları şu şekildedir. Evet, baş pehlivanlarımızın kuralları şu şekildedir. 1 Ünal Karaman, 2 Mustafa Taş ile, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan ile, İsmail Koç, Mustafa Seferoğullara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hasan Cengiz ile, Bilgiyle Hamza Köseoğlu, Osman Aynur ile, Erhan Mermer Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Hüseyin Gümüşalan, Okan Yıldız abimizin yanındayız. Faruk Akkoyun, Ertuğrul Dağdeviren ile, Salih Yerinç, İsmail Balaban, Kürşat Şevki Korkmaz, Yusufcan Zeybek ile, Mustafa Arslan, Cengizhan Şimşek ile, Serhat Gökmen, Nedim Güven, Ali Yanatma, Ali Gürbüz şeklinde olmuştur. Evet, baş pehlivanlarımız kura numarasına göre meydandaki yerlerimizi alalım. 1 numara Ünal Karaman. Yine Pala'nın otağı fenomen abimiz Mehmet Eken. Şu anda meydanımıza teşebbüslerdir. Pala'nın otağının sahibi Sayın Mehmet Eken'e hoş geldiniz diyoruz. Yine iş adamı, Göcek'te 5 yıldızlı oteller sahibi genç iş adamı Sayın Mithat Dim meydanımıza teşebbüslerdir. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Evet, baş pehlivanlarımız Koç Yiğitler. Evet, yağ görevlerimiz baş pehlivanlarımıza yağ verelim. Teşvik bir kol bağlayalım aslanlar. Değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız. Teşvik bir boyunda 3. tur kurallar gereği 2 çift pehlivanımız güreş yapacak. Girenler Komisyon. Allah Allah. İlker Doğruların sahibi. Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanlara alkışlarla diyelim maşallah. Türkiye'den Avrupa'ya, dünyaya en çok. Evet değerli güreş severler, eşleşmeler yapıldı. Hemen sizlere anons etmek istiyorum. Ünal Karaman, Mustafa Taş, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, İsmail Koç, Mustafa Batu, Serkan Sertürk Hasan, Cengiz, Hamza Köseoğlu, Osman Aynur, Turan Balaban, Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Furkan Durmuş Altın, Faruk Akkoyun, Ertuğrul Dağdeviren, Salih Yerinç, İsmail Balaban, Kürşat Şevki Korkmaz, Yusufcan Zeybek. Zorlu bir kapışma.
Çok zorlu bir kapışma. Mustafa Arslan, Cengizhan Şimşek, Serhat Gökmen, Nedim Gürel, Aliyan Atmali Gürbüz. İşte şimdi sözü cazgırlarımıza bırakıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş beyefendi adına güreş yapıyor. ASKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada yayla bekçilerde faaliyet gösteren... Bu arada eski pehlivanlarımıza Mustafa Tülü iyi yayınlar diliyor. Hüseyin ve İlyas Dağlarbaşı adına güreş yapıyor. Ünal Karaman, Çorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin pehlivanı. Yine bugün burada Fethiye'de faaliyet gösteren S-Garaj otomotivlerinin sahibi Sayın Suat... Bu arada Kocaeli Karamürsel'den Ahmet amcamızın çay evinden Bedri Bey'in güzel çayını ve bizim yayınlarımızı izliyorlarmış. Selamlar yolluyoruz Ali Koygun'a. Kucak dolu sevgiler. Değerli büyüklerime. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç güreş yapıyor. Yine bugün burada Crash Kalkan'da faaliyet gösteren Uçar Otel, Uçarlar Komisyon, Uçarlar Grup Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Ali Uçar adına güreş yapıyor. Ali İhsan Bakmaz, Antalya Korkuteli Bozova. Antalya Finike'de faaliyet gösteren Erdoğan İnşaatları Yönetim Kurulu Başkanımız, aynı zamanda Finike Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Sayın Emrah Erdoğan'ın pehlivanı. 2023 yılı Tarihi Kırkpınar Başaltı şampiyonu. Er meydanlarının çiçeği burnunda baş pehlivanı Enes Doğan, Antalya Elmalı Yuva. 4 yaşında İrem Su adında bir kız çocuğumuz kaybolmuş. Bulanlar zabıt amirlerine teslim etsin lütfen. Evet değerli güreş severler. Fethiye ve Seydi Kemer'de faaliyet gösteren Uçarlar Petrol, Uçarlar Komisyon sahibi iş adamı Sayın Mustafa Uçar. Ve yine bugün burada Muğla Dalaman esnaflarımızdan Burak Elektriğin sahibi ünlü iş adamları Sayın Menduh ve Burak Çetin Türk adına güreş yapıyor. İsmail Koç, Konya Beyşehir Kayabaşı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada tüm güreş severleri 7, 8, 9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan güreşlerine davet eden Elmalı güreşlerimizin güreş ağası Çetin Mermer, Çetin Madenciliklerin sahibi Sayın Hakan Çetin adına güreş yapıyor. Mustafa Batu, Antalya Odabaşı. 6, 7, 8 Eylül tarihlerinde tüm güreş severleri Elmalı Yeşil Yayla Er Meydanı'na davet eden Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk'ün pehlivanı. Yine bugün burada Uçarlar Grup Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhittin Uçar adına güreş yapıyor. Serkan Sertürk, Antalya Elmalı. Liva villalarının sahibi Fethiyeli iş adamı Sayın Ramazan Katrancı adına güreş yapıyor. Yine bugün burada güreşlerimizin tertip ve komite başkanı Seydi Kemer Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdenizli'ye teşekkürlerini sunuyor. Hasan Cengiz, Antalya Korkuteli Bozova. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Köyceğiz'de faaliyet gösteren Has Türk villalarının sahibi iş adamı Sayın Adem Türk adına güreş yapıyor. 2006 yılı Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı Osman Aynur, Antalya Sevgi. Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın pehlivanı. Yine bugün burada Antalya Kaşlı mobilyacı iş adamı Sayın İbrahim Gölgeci adına güreş yapıyor. Hamza Köseoğlu, Erzurum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kemer Otomotiv Muhtar Sayın Kadir Alagöz adına güreş yapıyor. Turan Balaban, Antalya Elmalı Akçay. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal'ın pehlivanı. Yine bugün burada Seydi Kemer'de faaliyet gösteren Astürk villalarının sahibi iş adamı Sayın Adem Türk adına güreş yapıyor. 2015-2018 yılları Tarihi Kırkpınar baş pehlivanı. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 yılları Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri şampiyonu. Elmalı Yeşil Yayla güreşlerinin 2 kez altın kemerine ebedi sahibi oldu. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi bitimine bir hafta kala lig şampiyonluğunu ilan etti. Orhan Okulu, Antalya Kumluca. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyefendi adına güreş yapıyor. ASKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada Yörük Kızı gayrimenkullerinin sahibi iş kadını Sayın Yörük Kızı Kezban Dağlarbaşı adına güreş yapıyor. Salih Eriç, Samsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Seki Eczanesi'nin sahibi iş kadını Sayın Ayşegül Erten adına güreş yapıyor. 2013-2017 yılı Türkiye Cumhuriyeti Baş Pehlivanı. 2022-2023 yılı Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivan finalisti İsmail Balaban, Antalya Elmalı Akçay. MCM Özparlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Kürşat Şevki Korkmaz, Antalya Serik. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in pehlivanı. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Veli Demir Otomotivleri Yönetim Kurulu Başkanımız, aynı zamanda Antalya Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti Baş Pehlivanı, Cumhuriyetimizin 100. yılının baş pehlivanı Yusuf Can Zeybek, Antalya Turaller. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in pehlivanı. Yine bugün burada döşeme altında faaliyet gösteren Aydın Balık Ağları sahibi Varsaklı genç iş adamı Sayın Aydın İnce adına güreş yapıyor. Cengizhan Şimşek, Antalya Serik. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kaşin Öz evladı. Kırık'ta faaliyet gösteren oluşum komisyonlarının sahibi ünlü iş adamı Sayın Durmuş Fatih Güçlü adına güreş yapıyor. Mustafa Arslan, Kocaeli Başiskele. Başkanlığında Oğlan'a sağlık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kaşin Öz evladı. Kırık'ta faaliyet gösteren oluşum komisyonlarının sahibi ünlü iş adamı Sayın Durmuş Fatih Güçlü adına güreş yapıyor. 2023 yılı Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivan üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan
Kuşlar Diyarı Karabük'ten. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Avukat Semih Eser adına güreş yapıyor. Furkan Durmuş Altın, Antalya Korkuteli Taşkesiği Köyü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükbakır adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kaşi Öz evladı Kırık'ta faaliyet gösteren oluşum komisyonlarının sahibi Durmuş iş adamı Sayın Durmuş Fatih Güçlü adına güreş yapıyor. Milli güreşçi Faruk Akkoyun, Kocaeli Kandıra. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın pehlivanı. Yine bugün burada Seydi Kemer kurucu kaymakamımız, şu anda Susurluk kaymakamımız Aslı Nesli Elmalılı Sayın Muammer Köken adına güreş yapıyor. 2022 yılı Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivan üçüncüsü Ertuğrul Dağdeviren, Balıkesir Susurluk. 5 Kasım tarihlerinde tüm güreş severleri Fethiye Er Meydanı'na davet eden Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca'nın pehlivanı. Yine bugün burada Tümosan Traktörleri Muğla Bölge Bayisi sahibi iş adamı Sayın Ümit Tanıtmış adına güreş yapıyor. Muğla'nın tek baş pehlivanı Ali Yaratma, Muğla. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kaş, Kalkan'da faaliyet gösteren Uçar Otel, Uçarlar Komisyon, Uçarlar Grup Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Ali Uçar adına güreş yapıyor. 1988 yılı Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı merhum Recep Gürbüz'ün mahtumu. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz. Antalya Korkuteli Sımaklı Köyü. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen adına güreş yapıyor. Yine bugün burada geçtiğimiz dönem Seydi Kemal Belediye Meclis üyeliği yapan Kemal Karadenizli'nin oğlu, Fethiye'de turizm, taşımacılık sektörlerinde hizmet veren genç iş adamı Sayın Fethi Sağ Karadeniz adına güreş yapıyor. Serhat Gökmen, Samsun Lalik. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükbakır adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kaşi Öz evladı Kınık'ta faaliyet gösteren oluşum komisyonlarının sahibi ünlü iş adamı Sayın Durmuş Fatih Güçlü adına güreş yapıyor. Nedim Güran, Kocaeli. Evet değerli güreşçiler, baş pehlivanlarımız ikinci tur müsabakalar için şu anda Er Meydanımızda resim gibi dizildiler. Baş pehlivanlarımıza şöyle kuvvetli bir balon alkış istiyoruz. Filiz Nurlullah'tan Aydın Demir'e İdman'da mandayı gömdük çamurla. Uyar ama haktan gelenlere varmaz güreşmeyene. Varmaz güreşi sevmeyene. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Baş pehlivanlarımıza alkışlar edelim maşallah. Haydi aslanlar! Allah devam etsin. Evet değerli güreşseverler, baş pehlivanlarımız özelinde Allah Allah nidaları yükseldi ikinci turda ve şu anda da huzur peşrevindeler. Burası Muğla Seydi Kemer 8 Gümbüç Ayırı Er Meydanı. Küçük orta, küçük boy pehlivanlarımız çok acele salavat olmak isteyen
26 baş pehlivan bu turda güreş tutacak ve 13 baş pehlivan kalacak. Daha sonra da çeyrek finale düşürecekler bu turda. Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Şimdi sizlere çok güzel bir projeden bahsedeceğim. Herkesin beklediği, aylardır sorduğunuz bu proje artık faaliyete girdi. Ekin Gayrimenkul bünyesinde. Biz şu anda Gelibolu'dayız, Bolayır köyündeyiz ve çok güzel bir projeden bahsediyorum. Burada toplam 50 parsel var. Hani diyordunuz ya şöyle Saros Körfezi'ne yakın bir yer ayarlayın, bulun, bizlere sunun, biz alalım. İşte Marmara Denizi'ne yakın olsun, denize yakın olsun. Biz biraz daha İstanbul'dan uzaklaşmak istiyoruz diye birçok talepte bulunmuştunuz. İşte bizler yaklaşık 3-4 ay çalışmanın sonucunda şu anda üzerinde bulunduğumuz parselimizin satışına başladık. Kıymetli izleyenler. Evet, 225 metrekare olaraktan toplam 50 parselimiz var. Bu 50 parselde 225 metrekare ve bir parselimiz kısa süreliğine kampanya dahilinde 449 bin lira. Evet, gerçekten çok güzel bir yer. Otobanı zaten görüyorsunuz ekranda. İnanılmaz güzel bir yerden bahsediyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz parsellerimiz, bakın Saros Körfezi'ne 2,5 kilometre mesafede, araçla 5 dakikada inebiliyorsunuz. Hemen diğer tarafın Marmara Denizi, yine aynı şekilde 2,5 kilometre. Yani burada Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında otobanın hemen dibinde muhteşem bir proje. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. %40 imarı var. Evet, imarlı. İmar planı içerisinde. Etrafı görüyorsunuz zaten. Hemen evlerin yanında elektriği, suyu, her şeyin mevcut. Ulaşım derdi yok. İstanbul'dan otobana bağlanıyorsunuz. Direkt Bolayır'a kadar, arazinin başına kadar gelebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yer. Bence bir zaman ayırın. Çünkü burası sizin için bulunmaz bir şey. O kadar net söyleyebilirim. Ve ben de çok heyecanla anlatıyorum. İnşallah ben de buradan kendime bir parsel alacağım. Çünkü böyle yazın gelip kafamızı dinleyebileceğimiz, ondan sonra aracımızla hemen Saros Körfezi'ne gidebileceğimiz veya biz dedik ki Marmara Denizi'ne gidelim, denize girelim. Hangisini arzu ediyorsak, çocuklarımız hangisini istiyorsa oraya götürebiliyoruz. Gerçekten müthiş bir yer. Dediğim gibi %40 imarlı, güzel bir konumda. Elektriği, suyu mevcut, yolu mevcut ve Bolayır'dan bahsedeyim biraz sizlere. Bolayır daha öncesinde beldeydi. Şu anda halen aynı nüfus içerisinde kasabı var, marketi var, her şeyi mevcut. Yani burada Bolayır'a da zaten yürüme mesafesinde, yürüyerek gidebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir yer. Bir vakit ayırın. Hafta içi, hafta sonu fark etmez. Vaktinizi verin bizlere. Gelin görün. Bizim ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet, kısa süreliğine 225 metrekare imarlı, %40 imarlı parsellerimiz 449 bin lira kampanya fiyatıyla. Şu anda burada da 50 adet parselimiz var. Belki de bu anonsumdan sonra birçok kişi arayacak. Birçok kişi ben de geleyim göreyim diyecek. Geç kalmayın, siz de arayanlar arasında olun ve şansınızı arttırın diyebilirim. Peki Saros Körfezi duydunuz mu bilmiyorum. Saros Körfezi kendi kendini temizleyen özelliğine sahip. Yani su kendi kendini temizliyor. Deniz kendi kendini temizliyor. Son derece böyle güzel, suyun böyle altını, kumlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir denizden bahsediyorum sizlere. Gelin, ilerleyen zamanlarda buraya bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Evinizi yapabilirsiniz. İmarlı olduğunu özellikle söylüyorum sizlere ve en önemli ayrıntısı, bakın 449 bin lira. Emsalleri bunun daha da çok yükseğinde ama bizler Ekin Gayrimenkul olarak bizleri izleyen, Radyo Ekin dinleyen, bizlerin dinleyenleri, izleyenlerine böyle bir kampanya yaptık. Ekran altındaki numaramıza hemen bir çağrı bırakın, sizleri arayalım. Talep çok ama bakalım ne kadar zaman sonra yine bu çalışmalara devam edeceğiz ve sizlere ne kadar istediyseniz bizler o kadar yerde çıkartacağız ve herkesi bir arsa sahibi yapacağız. Deniz dediniz, işte denize 2,5 kilometre mesafede, araçta 5 dakika mesafede, elektriği, suyu, her şey mevcut. Yerleşimin içinde zaten, merkeze, Bolayır merkeze çok yakın. Bolayır merkezinde her şey var. Alışveriş yapabilirsiniz. Kasabı var, bakkalı var, ilkokulu var, her şey mevcut. Otoban zaten görüyorsunuz, hemen dibimizde araçlar geçiyor. Etrafımızda evler var. Burası hemen ana yol. Buradan yoldan geçebiliyorsunuz, otobana bağlanabiliyorsunuz. Yani hemen sol tarafımda evler var. Burası bir yerleşim
yerleşim alanı. Sizler de buraya ikamet edebilirsiniz, buraya yerleşebilirsiniz. Yazın geldiği zaman denize evlatlarınızla birlikte, çocuklarınızla birlikte gidebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Tatile gidiyorsunuz, binlerce lira para harcıyorsunuz. Ama burada kendi yeriniz olduğu zaman bir de Saros Körfezi dedim ya, kendi kendini temizleyen bir deniz. Buradan bir yer alın, gerçekten dua edeceksiniz. Çünkü günden güne artıyor fiyatlar, günden güne değerleniyor. 449 bin lira artık hiçbir şey değil. Burası için hele hiçbir şey değil. Elektrik var diyoruz, suyu var diyoruz, yeriniz belli. Şu anda izliyorsunuz, beton direkler dikilmiş değil ama geldiğiniz zaman muhtemelen bütün arazinin etrafı telle çevrilmiş ve herkesin yeri numaraları belli olmuş olacak, bu bir şekilde göreceksiniz. Tapu masrafını ödemiyorsunuz. Ulaşım dediğim gibi çok kolay. Otobanın hemen dibinde, İstanbul'dan otobana bağlandığınız zaman yaklaşık 2 saate kadar, 2 saat 15 dakika gibi sürede buraya varabiliyorsunuz. O da hiçbir şey değil zaten. İstanbul'u şöyle düşünün, Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gitseniz bu süre daha da fazla bir süre ama otobandan geliyorsunuz, hiç yorulmadan, zorlanmadan ailenizi alacaksınız. İster pikniğinizi yapın, ister Saros Körfezi'ne gidin, ister Marmara Denizi'ne gidin. Bu fırsatı değerlendirin diyorum ben. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Ekran altında numaramız var. Arayın, çaldırın. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Servis saatlerimizi öğrenin. Ve fiyatımız da geçici bir süreliğine 449 bin TL. 225 metrekare buradaki parsellerimiz. Toplam 50 adet var. Bakın 50 adet var. Şu anda binlerce insan bizi izliyor. 50 adet belki dediğim gibi şu reklamı izlediğinizin haftasında bitecek. Ama siz de ya ben sonra arayayım demeyin. Bence bunu iyi değerlendirin. Çünkü diyorum ya, Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında, otobanın yanında. Arsa alacağınız zaman bunlara dikkat edin. Bakın otoban yanındaysa, yol kenarındaysa burası değerlenecek yerdir ve değerli bir yerden bahsediyoruz. Ben hem size otoban diyorum, hem Saros Körfezi diyorum, hem Marmara Denizi diyorum, hem yerleşim yeri diyorum, hem elektrik hem su. Yani burada yok. Her şey mevcut. O yüzden değerlendirmenizi özellikle istiyorum. Gelin bir görün, kararınızı öyle verin. Ekran altında numaramız var. Bir kez çağrı dahi atmanız yeterli ve fiyatımızı tekrar söylüyorum. Tapu masrafı bize ait. Bu bir kampanya fiyatıdır. Burasını tanıtmak için uygulanan bir fiyattır. Bu fiyat belki bir hafta sonra olmayacak, belki 10 gün sonra olmayacak veya bu projeden sonraki projelerde olmayacak. Bu projede yerinizi almak için ekran altındaki numaramızı arayın. Burası Gelibolu, Saros Körfezi'ne 5 dakika, Marmara Denizi'ne 5 dakika mesafede, otobanın hemen dibinde, elektrik, su, her şeyi mevcut ve yol kenarında güzel bir proje. Evet, ekran altında numaramız var. Bir çağrı atın yeterli. Tapu masrafı almıyoruz. Takas seçeneğimiz var ve servislerimiz ücretsizdir. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Ben buranın lokasyonundan da bahsetmek istiyorum. Şu anda biz arazimizin hemen yanında, parselimizin yanında bulunan yolun üzerindeyiz. Bu yol otobandan çıktıktan sonra Bolayır'a giden yol. Hemen arka tarafımız zaten görüyorsunuz ki otoban. Otobanın arka tarafı da Saros Körfezi. Buradan belki kameralardan net göremiyorsunuz ama çıplak göze baktığınız zaman, buraya geldiğiniz zaman denizi görebiliyorsunuz. 2,5 kilometre. Şöyle bir döndüğümüz zaman, bu tarafa da baktığımız zaman hemen evlerin yanı başındayız. Bunu görüyorsunuz ve üzerinde bulunduğumuz yol Bolayır'a giden yol ve hemen bizim arazimizin yanındaki yol. Hemen orada ben dedim ya, elektrik var, su var dedim. Zaten elektrik direklerini görüyorsunuz hemen arazimizin yanında ve su altyapısı da hemen yine bu ana yolun hemen yanında ve yine bizim arazimizin başında. Yani bizlerin elektrik, su sorunu yok. Yerleşim içerisinde yazlık yapabileceğiniz %40 imarlı Saros Körfezi'ne araçla 5 dakika mesafede, 2,5 kilometre ileride, yine Marmara Denizi'ne aynı şekilde gerçekten güzel bir konum. Ekran altındaki numarayı arayın. 225 metrekare %40 imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 449 bin lira. Şimdiden alacaklara hayırlı uğurlu olsun. Bizi izlemeye devam edin. Ters geldiğini düşünüyorum ben Turan Balaban'a. Evet, çok ters geliyor. Evet. Bakalım. Ben hatırlamıyorum, çok galibiyeti sanırsam yok derbi üzerinde. Şu anda da çıplak gözle de Mithattin'le birlikte takip ediyoruz diğer karşılaşmaları. Yeni işler olduğu takdirde sizlere anons edeceğiz. Sağ üst kadrajda İsmail Balaban çift sarmadan yüklendi. Salih Erinci gerdanlamayla açabilir. Toparlandı bir anda. Bir kez daha çift sarmadan yükleniyor.
Sol üst kadrajda Ali Gürbüz'ün hücumu söz konusu Aliyan atmaya. Sağ alt kadrajda da Yusufcan Zeybek. Paça, kasnak, sağlı, sollu hamleleri, boyunduruklar. Kürşat Şevki Korkmaz onun bu ataklarını savuşturmak arzusunda. Bakalım bu tempo ne kadar sürecek? Yine Seydi kemerimizde bağlayan gösteren Ait Diliç Işık bölümünün sahibi Sayın Bayram Büyükbaşı'dan güreşlerimize 50.000 TL. Değerli konuklar, şu anda Ağrı Meydanımızı Ataspor'u güreş çok sever. Bizleri bu Ağrı Meydanlarında hiçbir zaman yalnız bırakmayan, görev yaptığı yerlerde yılın bürokratı seçilen, görevi tamamlanınca bir kıymetimizi, bir değerimizi kaybettik diye gözyaşlarıyla yollanan Muğla'mızın çok kıymetli hadisi Sayın İdris Evet, sol üst kadrajda Ali Gürbüz'ün hata söz konusu. İsmail Balaban da sağ üst kadrajda atak. Bayram! Sen şunları al ya, ben geleceğim en sonunda şuraya. Gençlerimizin tertip komite başkanı. Al şunları. Abi al yok, hoş geldiniz. Ya yayın olmuyor abi, yayın anlamıyoruz. Ya nasıl kaldıramıyorsunuz bu adamları ya? Bayram abi! Bayram abi! Ya şunları kaldır, canlı yayın oldu. Bu arada uzak kadrajda bir yeniş oldu. Mithat Din. Bakıyoruz. Galip gelen baş pehlivan Mustafa Taş. Ünal Karaman mağlup ederek adını evet. Üçüncü tura yazdıran ilk baş pehlivan oldu. Son 13'e adını yazdıran Mustafa Taş oldu. Seyirciden de iyi bir alkış aldı. Evet. Şu ana kadar bir mücadele nihayet erdi. Evet, bu beklenen bir ihtardı. Evet, çünkü Ali Gürbüz daha aktifti. Evet, çok aktif. İstekli bugün. Evet. Zaten bakalım Aliyan atma. Üçüncüyü alırsa bu sene ebediyen almış olacak burayı. Sağ alt kadrajda öyle bir mücadele var ki Yusufcan Zeybek, Kürşat Şevki Korkmaz adeta alev çıkıyor. Alev saçıyorlar, alev. Mükemmel bir mücadele. Kürşat Şevki Korkmaz da kariyerinin en formda sezonu büyük ihtimalle bu sene. Ve uzun sakatlıktan sonra bu performansını korursa önümüzdeki yıl iki misli iki katına çıkar. Daha iyi gelebilir. Kesinlikle. Ve artık daha çok tecrübe sahibi eskiye göre. Yusufcan Zeybek sağlı sollu bakın yapmış olduğu kasnak paça hamleleri rakiplerini tam bir tabirle abundene ediyor. Burhan Canik, helal Mustafa Taş, yakışır burada baş pehlivanlık demiş. Yorumlarınıza ara ara yer vereceğim değerli güreş severler ama inanın çok yoğun mesajlar söz konusu. Kıran kırana mücadeleler var. Biz mücadele özelinde kalacağız Mithat Din'le birlikte. Evet. Değerli büyüğüm Mesut Din'in gönül verdiği baş pehlivan
Ya biz onunla kripto Alici diye dalga geçiyoruz. Hepimiz Orhan Okulu desteklememiz için. Bir gönlünden Ali Gürbüz ama dışarıdan da Orhan Okulu mu? Evet. 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 İkinci Orhan Okulu onun için her zaman. Bu arada sağ alt kadrajda Serhat Gökmen, Nedim Gürel'i mağlup etti. Aynı kadraja geldi. Evet. Mustafa Taş'tan sonra Serhat Gökmen de son 13'te değerli güreş severler. Sahibi Serhat Gökmen galip. Mustafa Büyük abimin yanındayız. Ali Gürbüz yine ataklarını sürdürüyor. Aliyan atmaya. Baş pehlivanlık güreşlerinde Bu arada sağ üst kadrajda tek daldı. Salih Erinç bir keçi dikmesi arayışında. İsmail Balaban bakalım atabilecek mi, zorluyor, kıstırdı. Evet, buradan kaçırmaz. Evet. Çünkü kıstırdı. Kafasını çıkartamadı. Dolayısıyla İsmail Balaban yoluna devam ediyor. Son 13'e adını yazdırdı. Serhat Gökmen Mustafa Taş'tan sonra bakın. İşte başını kıstırdı, oradan çıkartamazsan bakın boynu nasıl duruyor. Salih Erinç'in İsmail Balaban'da 3. turda. Tekrar izliyorsunuz. Kemer Belediye Başkanlığımız yapıyor. Değerli başkanımız Senin deyiminle silahını ateşlemiş. Evet. Dönüşü olmadı. Evet, aynen. 50.000 TL, Allah razı olsun. Evet. Diğer mücadeleler de devam ediyor. Kürşat Sevki Korkmaz. Uzak kadrajda bakıyoruz Cengizhan Şimşek. Evet, Cengizhan Şimşek mücadelesiydi. Evet, Metin Gül Baba'da Ertuğrul Dağdeviren Faruk Akkoy mücadelesi sağ üst kadraja geldi. Ali Gürbüz sol üst kadrajda, Orhan Okulu, Turan Balaban sol alt kadrajda, Kürşat Şevki Korkmaz, Yusufcan Zeybek sağ alt kadrajda. küçük orta küçük boyda Karaçöncü tur sayfaları kurallar sahibi. Bu arada Antalya Kemer'in dönem belediye başkanlığını yapmış bir güreş aşığı, güreş sevdalısı değerli büyüğüm Mustafa Gül. İyi yayınlar diliyor. Muhterem hanımefendi eşleri Neşe Gül de iyi yayınlar, pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunmuş. Evet, yine Aslı Ali Gürbüz sol üst kadrajda hücum güreşini bu dakikalarda da sürdürüyor. İkinci ithar, bakın. Evet, ikinci ithar. Evet, kaçınılmaz. Bu arada Fatma Agil bir mesaj yollamış. Adana sokakları sıcak olur, yazları izlenmeye doyulmuyor, Koza TV koçları diye bir beyit yollamış. Teşekkür ediyoruz. Çok önemli, Allah razı olsun. 48 Adana Bursa Edirne 894. Bu arada Kürşat Şevki Korkmaz sağ alt kadrajda, Orhan Okulu sol alt kadrajda bir anda yüklendi. Turan Balaban'ı bastırdı. Bir anda sol üst kadrajda bastırdı. Aliyan atmayı Ali Gürbüz. Çok zorlandı Aliyan atma. Bir üst tura Enes Doğan da geçti galiba. Tamamlandı maç. Evet, Enes Doğan da uzak kadrajda adını son 13'e yazdırdı. Çanakkale Çardak'tan değerli hocam Güray iyi yayınlar diliyor. Allah razı olsun. Temelinde olmuştur. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ali Gürbüz çift arbadan Serkan Sertürk de galip. Değerli güreş severler Hasan Cengiz'i mağlup etti. Ali Gürbüz sol üst kadrajda. Her an sağdan sarma soldan kılı. Bu arada sağ üst kadrajda Faruk Akkoyun Ertuğrul Dağdeviren'i kas kanadı oyunuyla mağlup ederek o da adını son 13'e yazdırdı değerli güreş severler. Bakın paçaya uzanmıştı. Dış kasnağa yöneldi ve paçadaki elini
bir anda kararını değiştirdi. İşte evet bakın Faruk Akkoyun'dan net bir kas kanadı oyunu. Evet Ali Gürbüz mücadelesinde her an her şey olabilir. Bu arada Mustafa Batu İsmail Koç mücadelesi. Bakıyorum 11 numaralı hakemin tam önünde. O mücadelede nefesleri kesiyor. 11 numaralı hakemin 2 ve 11 numaralı hakemin tam önünde. İsmail Koç Mustafa Batu mücadelesi. Ali Gürbüz de Ali Yanatmayı bastırdı. İç kaza yöneldi. Paçayı arıyor. Genç iş adamı Sayın Fatih Durmuş gücünde 20.000 TL devam etmiştir. Değerli iş insanı Fatih Durmuş güçlüye teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu arada Yusuf Can Zeybek'te bir sakatlık söz konusu. Oraya İsmail Koç Mustafa Batu mücadelesini alabiliriz. Ya da Osman Aynur Hamza Köseoğlu. İç kasık yan paçada Ali Gürbüz. Her an sonuca gidebilir değerli güreş severler. Toparlandı Ali Yanatma. Bir kez daha sarmaya doğru yöneldi. Hemen arka kadrajda durmuş var İsmail Koç. Sağ üst kadrajda. Sağ alt kadraja 15 numaralı hakemin mücadelesini alabiliriz. Osman Aynur ve Hamza Köseoğlu. Kıran kırana bir mücadele var sağ alt kadraja. 15 numaralı hakemi mücadelesini alabiliriz. Orhan Okulu da sol alt kadrajda. İç kazık yan paçada. Her an sonuç alabilir. Orhan Okulu Mithattin de pür dikkat izliyor. Evet mücadeleler bu şekilde değerli etmenin Fatih Bilir'e gönülden teşekkür ediyorum. Orhan Okulu da son 13'te. 3. turda son 13'te Orhan Okulu Turan Balaban'ı sırt aşağı yendi değerli güreş severler. Bir üst tur bayağı şekillenmeye başladı yavaş yavaş. Evet. Klas baş pehlivanlar yavaş yavaş adını. Bu arada Furkan Durmuşaltın Hüseyin Gümüşalan mücadelesinde uzak kadrajda kazanan Furkan Durmuşaltın oldu. Hüseyin Gümüşalan'ı saf dışı bıraktı. Şimdi İsmail Koç Mustafa Batu. Hemen yanında da Ali Gürbüz, Ali Yanatma. Ortada Hamza Köseoğlu, Osman Aynur. Bakıyoruz başka çift var mı? Yusuf Can Zeybek mücadelesi de yerde devam ediyor. Sol alt kadraja Yusuf Can Zeybek mücadelesini ekranlara alabiliriz. Sol alt kadraja bir sakatlığı söz konusu. İpleri çözüldü çünkü. Geçmiş olsun diyoruz Mithattin. Evet, umarım ciddi bir şey yoktur. 4 çift kaldı çayırda değerli güreş severler. Bakıyoruz. Devam edebilecek mi? Hayır. Hayır evet. Yusuf Can Zeybek değerli güreş severler sakatlığından dolayı çekildi ve Kürşat Şevki Korkmaz yoluna devam ediyor. Umarım Yusuf Can'ın ciddi bir şeyi yoktur. Karşımızda yıllarca AK Parti ilçe başkanlığımız yaptı. 2019 31 Mart yerel seçimleriyle Kars Belediye Başkanlığı'na seçilen Üçlü ekran şu anda. Ekranın soluna Hamza Köseoğlu mücadelesi. Bu değil. Ekranın soluna Osman Aynur Hamza Köseoğlu mücadelesi. Yanlış bir güreş var. Ekranın solunda İsmail Koç'un baskısı sürüyor. Ali Gürbüz de baskı kurdu Ali Yanatma'ya. Sahanın 15 numaralı hakemin önünde. Hamza Köseoğlu evet Hamza Köseoğlu Osman Aynur. Mücadeleyi ayağa kaldırdı. Ali Gürbüz Ali Yanatma mücadelesini. Kıran kırana bir ikinci tur mücadelesi. Evet, heyecan. Tüm tribünler de ayakta. Ali Gürbüz çayırda Ali Yanatma'yı bekliyor. Bir ara iç kazığı yakaladı ama kaçırdı. Ali Gürbüz kuleye dinlendiği konusunda itirazı var. İsmail Koç da sağ alt kadrajda sağdan sarma vurdu, soldan kuleye arıyor. Ve Ali Yanatma Ali Gürbüz mücadelesi sağ kadrajda başladı. Ekranın solunda da Hamza Köseoğlu Osman Aynur az önce karıştılar. Kule vardan takip ediyor. Evet Fahri abi geldim. Ayrıca güreşlerimizin tertip komite başkanı ve aynı zamanda
Ali Gürbüz, Ali Yan atma mücadelesi, korakor, dişe diş. Sağ üst kadrajda sertelenseler Ali Yan atmadan Ali Gürbüz'e. İki iterı var değerli güreş severler. Mithat'ım iki iterı var sanırım. İki iterı var. Acaba güreşi puanlamaya götürmeye mi çalışıyor? Bu arada İsmail Koç sağ alt kadrajda sarmayı vurdu. Evet. Karşı tarafa aktarabilirse merhum Toros kaplanı Cengiz Elbiyan'ın sarması bu. Kalçadan, buttan vurduğu sarmalardan çevirmediği pehlivan yoktu. Mustafa Batu şu ana kadar direniyor. Bakalım karşıya aktarabilecek mi? Aktardı. Gerdanlamada İsmail Koç adım adım son 13'e doğru görüşüyor. Hakem ters yerde kaldı. Hakem daha terste. Biraz daha sağına geçmesi lazım. Bence hakem ters noktada. Bence hala net bir yeniş yok ama. Evet şimdi çaldı. 2 numaralı çayır hakemi geldi. Müdahil oldu, düdüğü çaldı. 11 numaralı hakeme İsmail Koç'un bir serzenişi söz konusu. Mustafa Batu'nun da itirazları var. Evet bakın sarmadan karşı tarafa aktardı. İşte burada gerdanlamada. Burada göbek gökyüzünü gördü mü? İşte etrafında oraya dönmesi gerekiyor. Açı sağda. Aynen. Yani 11 numara hakem burada biraz zafiyet gösterdi. Açık söyleyeyim. Bu benim için değil ama 36 yıl bu er meydanla güreşmiş bir nefer olarak hakemin ters yönde kaldığını söyleyebilirim. Çayırda iki mücadele kaldı. Osman Aynur Hamza Köseoğlu, Ali Gürbüz, Ali Yan atma kapışması değerli güreş severler. Muğla Seydi Kemer 8 Zümrüt Çayırı er meydanında. Evet 2 numaralı hakem gelip müdahil oldu. İki çift kaldı çayırda. İşte ekranlarda Ali Gürbüz soldan yaydırdı. Ve Osman Aynur Hamza Köseoğlu. İsmail Koç'un da son birkaç güreşlerinde yükselen bir form grafiği var. Takip ettiğimiz kadarıyla. Kesinlikle o yaşamış olduğu enfeksiyondan dolayı 1,5 ay sahalarda hakikaten adeta yürüyemiyordu bile. Bu arada herhangi bir kulüp yok. Yanık Beton Gazi Paşa Güreşleri ağası Aşur Ramazan Yıldırım adına güreşiyor. Bunu buradan belirtelim. Onu daha 5 yılda önünde güçlü bir sezonu var İsmail Koç'un, dolayısıyla bir belediye ya da bir kuruluş, kurum mutlak surette onu transfer noktasında elini çabuk tutsun İsmail Koç'u. Bence de. Ali Gürbüz baskısı sonucu yine mücadeleyi yere indirdi. Senin de söylemiş olduğun gibi Ali Yan atma puanlamaya doğru güreşi götürme çabasında. Bakalım başarabilecek mi? Osman Aynur sağlı solu sertelenseler. Hamza Köseoğlu da mücadeleyi bırakmıyor. İkisini de tebrik etmek lazım. İlerleyen yaşlarına rağmen bu çayırlarda hala daha çok iyi güreşler çıkarıyorlar. Hele de Osman Aynur hakikaten gerçekten çok mücadeleci karaktere sahip. Çok. Hala fiziği 10 numara şekilde, disiplinli. Güreşlerimizi Komite Başkanı aynı zamanda Seydi Kemer Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdağ'ımızla güreş yapıyor. Efe Akkaya, Muğla, Seydi Kemer aynı zamanda Çamlıköy Muhtarı oğlu Sayın Fatih Yarakman'ın yanındayız. Evet değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız görüyorsunuz. Bu arada İsmail Balaban Saliheriç mücadelesinin son anları, güreşin hakkını verenler sosyal medya portalından takip edebilirsiniz. Geleceğin baş pehlivanlarına coşkulu bir alkış istiyorum. Bayrak köpeklerin mahdumu. Allah Allah! Hayvancılığın sahibi. Muhammed Resulullah. Kaynadı seyircinin perimanlarınızla
Ahmet Sarma, eğer Ali Gürbüz bu turda veda ederse diğer baş pehlivanların altın kemere iştahı kabarır demiş. Aynen öyle. Doğru söylemiş. Sağdan sarmayı vurdu. Bakalım iç kepçeye doğru yönelecek mi? Ali Gürbüz'ün profesörlük alanlarından biri işte bakın. Sağ kepçeli yakaladı, affetmez. Toparlanmak istiyor ama affetmez bu adam. İnanılır gibi değil. Sağdan sarmayı vurduğunda o kadar net bir şekilde o kepçeye doğru sağ eliyle pençelerle uzanıyor. Bakın bir iç kepçe profesörü adeta ayağınla da ben bir pehlivan ustası olsam çıraklarıma bunu tekrar izletirim. Güreş yere indiyse Ali Gürbüz'ün her zaman %70 ihtimalle bir adım önde. Bakın sağdan sarma, soldan bilekten büküyor ve bir anda kararını değiştirip ışık hızıyla sağ eliyle paçaya uzanıyor. Rakibi toparlanmak isterken artık onun için her şey çok geçmiş. Geç kalmış oluyor. Aliyan Atma kendi serbest üstünde ama tebrik ediyoruz. Aliyan Atma her şeyini ortaya koydu. Helal olsun. Ali Gürbüz'e bu kadar tutunmakta her baba yiğidin harcı değil. Çayırda tek bir mücadele var. Osman Aynur ve Hamza Köseoğlu mücadelesi. Aracı çok acele çekeriz. Toz kapanan boyun veriyor onlar. Evet, Seydi Kemal'de faaliyet gösteren Değerli severler, kıymetli konuklarımız, Seki Yaylası'nın çeyrek final. Sayın Mustafa Bıçak kardeşimiz Avrupa Belediye Belediye Başkanımız Sayın Halim Karacaoğlu güreş yapıyor. Yine bugün burada 35 biri Yönetim Kurulu Başkanı Evet, baş pehlivanların puanlama anonsu geldi. Melih Canavar, Muğla Feçik, elimizde. Antalya Kumluca Bey konaklı faaliyet gösteren İkisi de ciddi anlamda efor harcadılar. tarımların sahibi iş adamı Sayın Reşit Ziya Son 12 ismi sizlere anons etmek istiyorum değerli güreş severler. Mustafa Taş, Enes Doğan, İsmail Koç, Serkan Sertürk, Orhan Okulu, Furkan Durmuş Altın, Faruk Akkoyun, İsmail Balaban, Kürşat Şevki Korkmaz, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Mustafa Hasan, Cengizhan Şimşek mücadelesini görebildin mi? Ben sanki Cengizhan Şimşek'in galip anonsunu duymuş gibi geliyorum bana ama ilk turda da duymuş olabilirim. Son 13. isim, 12 isim belli oldu. Dalyanlı genç iş adamı ve Dalyan Spor Kulüp Başkanı Sayın Volkan Metin adına güreş yapıyor. Yine Ramazan Erbeyli, Denizli Selim Uçarlar Akaryakıt İstasyonu, istasyonları zincirler sahibi Sayın Mustafa Uçarlar güreş yapıyor. Furkan Uğurlu, Antalya, Finike, Hasyo. Korku Teli ve Antalya'da faaliyet gösteren Dili dondurmalarının sahibi iş adamı Sayın Mustafa Uçar'dan 20 bin TL kadar var. Allah razı olsun. Emirhan Yüksel, Antalya Korkuteli. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanlara alkışlar mı diyelim inşallah. Allah tırman versin. Teşvik 2 çeyrek final. Antalya Kumluca Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kemal. Allah razı olsun. Yine bugün burada Moga Tarımlarının sahibi iş adamı Sayın Menderes Oktay adına güreş yapıyor. Arda Yanaşlı, Seydi Kemal Veren Mahalle Muhtarımız Sayın Kemal'de faaliyet Harun Karamanlı'dan Muğla Seydi Kemal'de faaliyet gösteren Allah razı olsun. İleri kasaplarının sahibi iş adamı Sayın Ersoy İleri adına güreş yapıyor. Enis Göktuğ, Buradan Harun Karamanlı 5 bin TL. Fethiye Antalya, Manavgat Belediye Başkanı Sayın Şemi Sözen adına güreş yapıyor. Abdullah Seçim
Necip Hoca'nın çırağı Ramazan Resul Antalya Manavgat. Antalya Aks Belediye Başkanımız Eczacı Sayın Halil Şahin adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Akar Perlerinin sahibi iş adamı Sayın Ramazan Akar adına güreş yapıyor. Evet, yine Erdoğan Belediyemizde Antalya Serik Oğlamızda faaliyet gösteren Antalya döşeme altında faaliyet gösteren Yönetim Kurulu Başkanı genç iş adamı Sayın Ozan Otomotiv ve Ahmet Yuvakuna'da genç iş adamı Sayın Salih Bozan yaşıyor. Ahmet Emir Kızıltaş. Antalya Orada tek kaldı Hamza Köseoğlu, her an bastırabilir. Osman Aynur kaçtı. Kaçırdı. Adem Durdemir adına güreş yapıyor. Coşkun Soydaş. Evet, yine seyirci kemerimizde faaliyet gösteren Antalya Frike. Keferler, Antalya Döşeme Altı Belediye Başkanı Sayın Mimar Turgay Genç adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Bir anda tek de almıştı Hamza Köseoğlu ama toparlandı, kaçtı. Osman Aynur. Şu an seyircimizde. Genç iş adamı Sayın Ali Çetin adına güreş yapıyor. Halil Çetin kaçtı. Antalya Döşeme Altı. Müthiş mücadele. Hamza Köseoğlu ve Osman Aynur mücadelesi değerli güreş severler. 12 isim isimlerini yazdırdı. 13. isim bakalım kim olacak? İki tecrübeli başpehlivan. Mithat demin de söylemiş olduğu gibi. Nasıl buluyorsun performansı? Mithat, hakikaten çok iyiler, çok iyiler. İkisi de güreş alabilir, öyle değil mi? İkisi de olabilir. İkisi de %50. Yiğit aslanlara alkışlar. Bu yaşta ikisinde bu performansı tebrik etmek lazım. Bu kez Osman Aynur tek dalmak istedi. Hamza Köseoğlu daha arzulu, sanki daha istekli. Antalya Kumluca'da faaliyet gösteren ideal tohumculukların sahibi genç iş adamı Dolanmak istiyor. Uzak kaldı. Birazdan bir röportajımız olabilir. 5-10 Eylül tarihlerinde tüm güreş sever halkımızı, tüm konser severleri tarihi geleneksel el malı davet eder. El malı güreşleri yönetim komite başkanımız, aynı zamanda El Malı Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk'e şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar, Allah razı olsun. Veteran dur. Davulcular. Davulcular. Tek daldı Hamza Köseoğlu. Osman Aynur yine kurtardı paçasını. Değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız. Evet, yine sevdik yanarda Çaylar Meydanı'nda toz koparan boyunda çeyrek final. tek eller hazır betonun sahibi. Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın İş adamı Sayın Adem Tekeli'den Antalya Kumluca'da faaliyet gösteren güreşlerimize 1 milyon Beline girdi, oradan bastırdı, bloke etti Hamza Köseoğlu. Seyfettin Bulut. Adını 13. isim olarak yazdıran baş pehlivanımız oldu. Doğulan harfiyatları sahibi iş adamı Osman Aynur'un zaten yorgunluk belirtileri biraz başlamıştı. Hamza Köseoğlu'nun da daha çok istediğini de söylemiştik. Aynen. Yine bugün bana Son 13'te Sabri Deveci adına da değerli güreş severler, Hamza Köseoğlu, ben bir kez daha Antalya Döşeme Altı. 13 ismi sizlere anons etmek istiyorum. Cengizel Bey güreşi. Mustafa Taş, Ali Enes Doğan, İsmail Koç, Serkan Sertürk, Hamza Köseoğlu, Orhan Okul, Hüseyin Gümüşalan, düzeltiyorum, Furkan Durmuş Altın, Faruk Akkoyun, İsmail Balaban, Kürşat Şevki Korkmaz, Cengizhan Şimşek, Fabrikalarının sahibi iş Serhat Gökmen ve Ali Gürbüz. 13 isim. Değerli güreş severler, güreşçimizin tertip komite başkanı ve Seydik Kemal birazdan çeyrek finale kalma mücadelesinde kapışacaklar. Sait Öztürk Kumluca'dan değerli büyük yayınlar diliyor. Bizlere de başarı dileklerinde bulunuyor. Balıkesir'den Akın iyi yayınlar diliyor.
Antalya Kaş'tan, Ali Kup'tan çok güzel güreşler oluyor demiş. Ve Bursa Orhan Gazi'den Berber Hasan iyi yayınlar diliyor. Bu turda çok teknik yenişler gördük. Evet. Özellikle. Ben hala Ali Gürbüz'ün o sarmadan bir anda ne kadar hızlı bir şekilde dönüp iç kepçeyle rakibini yendiğini görüyorum. Hakikaten muazzam. Evet değerli güreş severler, son 13'te tekrar birlikte olacağız. Kısa bir reklam arası. Daha sonra Muğla Seydi Kemer 8 Zümrüt Çayırı Er Meydanı'nda birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sayın Yakup Oktay Er Meydanımızda. Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Şimdi sizlere çok güzel bir projeden bahsedeceğim. Herkesin beklediği, aylardır sorduğunuz bu proje artık faaliyete girdi. Ekin Gayrimenkul bünyesinde biz şu anda Gelibolu'dayız, Bolayır köyündeyiz ve çok güzel bir projeden bahsediyorum. Burada toplam 50 parsel var. Hani diyordunuz ya şöyle Saros Körfezi'ne yakın bir yer ayarlayın, bulun, bizlere sunun, biz alalım. İşte Marmara Denizi'ne yakın olsun, denize yakın olsun. Biz biraz daha İstanbul'dan uzaklaşmak istiyoruz diye birçok talepte bulunmuştunuz. İşte bizler yaklaşık 3-4 ay çalışmanın sonucunda şu anda üzerinde bulunduğumuz parselimizin satışına başladık. Kıymetli izleyenler. Evet, 225 metrekare olaraktan toplam 50 parselimiz var. Bu 50 parselde 225 metrekare ve bir parselimiz kısa süreliğine kampanya dahilinde 449 bin lira.
Evet, gerçekten çok güzel bir yer. Otobanı zaten görüyorsunuz ekranda. İnanılmaz güzel bir yerden bahsediyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz parsellerimiz, bakın Saros Körfezi'ne 2,5 kilometre mesafede, araçla 5 dakikada inebiliyorsunuz. Hemen diğer tarafı Marmara Denizi, yine aynı şekilde 2,5 kilometre. Yani burada Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında otobanın hemen dibinde muhteşem bir proje. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. %40 imarı var. Evet, imarlı. İmar planı içerisinde. Etrafı görüyorsunuz zaten. Hemen evlerin yanında elektriği, suyu, her şeyin mevcut. Ulaşım derdi yok. İstanbul'dan otobana bağlanıyorsunuz. Direkt Bolayır'a kadar, arazinin başına kadar gelebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yer. Bence bir zaman ayırın. Çünkü burası sizin için bulunmaz bir şey. O kadar net söyleyebilirim. Ve ben de çok heyecanla anlatıyorum. İnşallah ben de buradan kendime bir parsel alacağım. Çünkü böyle yazın gelip kafamızı dinleyebileceğimiz, ondan sonra aracımızla hemen Saros Körfezi'ne gidebileceğimiz veya biz dedik ki Marmara Denizi'ne gidelim, denize girelim. Hangisini arzu ediyorsak, çocuklarımız hangisini istiyorsa oraya götürebiliyoruz. Gerçekten müthiş bir yer. Dediğim gibi %40 imarlı, güzel bir konumda. Elektriği, suyu mevcut, yolu mevcut ve Bolayır'dan bahsedeyim biraz sizlere. Bolayır daha öncesinde beldeydi. Şu anda halen aynı nüfus içerisinde kasabı var, marketi var, her şeyi mevcut. Yani burada Bolayır'a da zaten yürüme mesafesinde, yürüyerek gidebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir yer. Bir vakit ayırın. Hafta içi, hafta sonu fark etmez. Vaktinizi verin bizlere. Gelin görün. Bizim ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet, kısa süreliğine 225 metrekare imarlı, %40 imarlı parsellerimiz 449 bin lira kampanya fiyatıyla. Şu anda burada da 50 adet parselimiz var. Belki de bu anonsumdan sonra birçok kişi arayacak. Birçok kişi ben de geleyim göreyim diyecek. Geç kalmayın, siz de arayanlar arasında olun ve şansınızı arttırın diyebilirim. Peki Saros Körfezi duydunuz mu bilmiyorum. Saros Körfezi kendi kendini temizleyen özelliğine sahip. Yani su kendi kendini temizliyor. Deniz kendi kendini temizliyor. Son derece böyle güzel, suyun böyle altını, kumlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir denizden bahsediyorum sizlere. Gelin, ilerleyen zamanlarda buraya bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Evinizi yapabilirsiniz. İmarlı olduğunu özellikle söylüyorum sizlere ve en önemli ayrıntısı, bakın 449 bin lira. Emsalleri bunun daha da çok yükseğinde ama bizler Ekin Gayrimenkul olarak bizleri izleyen, Radyo Ekin dinleyen, bizlerin dinleyenleri, izleyenlerine böyle bir kampanya yaptık. Ekran altındaki numaramıza hemen bir çağrı bırakın, sizleri arayalım. Talep çok ama bakalım ne kadar zaman sonra yine bu çalışmalara devam edeceğiz ve sizlere ne kadar istediyseniz bizler o kadar yerde çıkartacağız ve herkesi bir arsa sahibi yapacağız. Deniz dediniz, işte denize 2,5 kilometre mesafede, araçta 5 dakika mesafede, elektriği, suyu, her şey mevcut. Yerleşimin içinde zaten, merkeze, Bolayır merkeze çok yakın. Bolayır merkezinde her şey var. Alışveriş yapabilirsiniz. Kasabı var, bakkalı var, ilkokulu var, her şey mevcut. Otoban zaten görüyorsunuz, hemen dibimizde araçlar geçiyor. Etrafımızda evler var. Burası hemen ana yol. Buradan yoldan geçebiliyorsunuz. Otobana bağlanabiliyorsunuz. Yani hemen sol tarafımda evler var. Burası bir yerleşim alanı. Sizler de buraya ikamet edebilirsiniz. Buraya yerleşebilirsiniz. Yazın geldiği zaman denize evlatlarınızla birlikte, çocuklarınızla birlikte gidebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Tatile gidiyorsunuz. Binlerce lira para harcıyorsunuz. Ama burada kendi yeriniz olduğu zaman, bir de Saros Körfezi dedim ya, kendi kendini temizleyen bir deniz. Buradan bir yer alın. Gerçekten dua edeceksiniz. Çünkü günden güne artıyor fiyatlar. Günden güne değerleniyor. 449 bin lira artık hiçbir şey değil. Burası için hele hiçbir şey değil. Elektrik var diyoruz, suyu var diyoruz. Yeriniz belli. Şu anda izliyorsunuz, beton direkler dikilmiş değil ama geldiğiniz zaman muhtemelen bütün arazinin etrafı telle çevrilmiş ve herkesin yeri, numaraları belli olmuş olacak. Bir şekilde göreceksiniz. Tapu masrafını ödemiyorsunuz. Ulaşım dediğim gibi çok kolay. Otobanın hemen dibinde. İstanbul'dan otobana bağlandığınız zaman yaklaşık 2 saate kadar, 2 saat 15 dakika gibi sürede buraya varabiliyorsunuz. O da hiçbir şey değil zaten. İstanbul'u şöyle düşünün. Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gitseniz bu süre daha da fazla bir süre ama otobandan geliyorsunuz, hiç yorulmadan, zorlanmadan ailenizi alacaksınız. İster pikniğinizi yapın, ister Saros Körfezi'ne gidin, ister Marmara Denizi'ne gidin. Bu fırsatı değerlendirin diyorum ben. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Ekran altında numaramız var. Arayın, çaldırın. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Servis saatlerimizi öğrenin. Ve fiyatımız da geçici bir süreliğine 449 bin TL. 225 metrekare buradaki parsellerimiz. Toplam 50 adet var. Bakın 50 adet var. Şu anda binlerce insan bizi izliyor. 50 adet belki dediğim gibi şu reklamı izlediğiniz
geldiğinizin haftasında bitecek. Ama siz de ya ben sonra arayayım demeyin. Bence bunu iyi değerlendirin. Çünkü diyorum ya, Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında, otobanın yanında. Arsa alacağınız zaman bunlara dikkat edin. Bakın, otoban yanındaysa, yol kenarındaysa burası değerlenecek yerdir ve değerli bir yerden bahsediyoruz. Ben hem size otoban diyorum, hem Saros Körfezi diyorum, hem Marmara Denizi diyorum, hem yerleşim yeri diyorum, hem elektrik hem su. Yani burada yok. Her şey mevcut. O yüzden değerlendirmenizi özellikle istiyorum. Gelin bir görün, kararınızı öyle verin. Ekran altında numaramız var. Bir kez çağrı dahi atmanız yeterli ve fiyatımızı tekrar söylüyorum. Tapu masrafı bize ait. Bu bir kampanya fiyatıdır. Burasını tanıtmak için uygulanan bir fiyattır. Bu fiyat belki bir hafta sonra olmayacak, belki 10 gün sonra olmayacak veya bu projeden sonraki projelerde olmayacak. Bu projede yerinizi almak için ekran altındaki numaramızı arayın. Burası Gelibolu, Saros Körfezi'ne 5 dakika, Marmara Denizi'ne 5 dakika mesafede. Otobanın hemen dibinde elektrik, su, her şeyi mevcut ve yol kenarında güzel bir proje. Evet, ekran altında numaramız var. Bir çağrı atın yeterli. Tapu masrafı almıyoruz. Takas seçeneğimiz var ve servislerimiz ücretsizdir. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Ben buranın lokasyonundan da bahsetmek istiyorum. Şu anda biz arazimizin hemen yanında, parselimizin yanında bulunan yolun üzerindeyiz. Bu yol otobandan çıktıktan sonra Bolayır'a giden yol. Hemen arka tarafımız zaten görüyorsunuz ki otoban. Otobanın arka tarafı da Saros Körfezi. Buradan belki kameralardan net göremiyorsunuz ama çıplak göze baktığınız zaman, buraya geldiğiniz zaman denizi görebiliyorsunuz. 2,5 kilometre. Şöyle bir döndüğümüz zaman, bu tarafa da baktığımız zaman hemen evlerin yanı başındayız. Bunu görüyorsunuz ve üzerinde bulunduğumuz yol Bolayır'a giden yol ve hemen bizim arazimizin yanındaki yol. Hemen orada ben dedim ya, elektrik var, su var dedim. Zaten elektrik direklerini görüyorsunuz hemen arazimizin yanında ve su altyapısı da hemen yine bu ana yolun hemen yanında ve yine bizim arazimizin başında. Yani bizlerin elektrik, su sorunu yok. Yerleşim içerisinde yazlık yapabileceğiniz %40 imarlı Saros Körfezi'ne araçla 5 dakika mesafede, 2,5 kilometre ileride, yine Marmara Denizi'ne aynı şekilde gerçekten güzel bir konum. Ekran altındaki numarayı arayın. 225 metrekare %40 imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 449.000 lira. Şimdiden alacaklara hayırlı uğurlu olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yine Ali Esra Ekinci genç kardeşlerimizden 500 lira, Allah razı olsun. Yine belediye meclis üyemiz Halil Erkürk'ten 500 lira, Allah razı olsun. Evet, verenden de vermeyenden de Rabbim razı olsun. Az veren candan, çok veren maldan. Değerli misafirler, saygıdeğer konuklar, başaltı boyunda 3. tur pehlivanları. Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köloğlu adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kumluca'da faaliyet gösteren iyi gıdalarının sahibi iş adamı Sayın Kurtuluş Yıldız adına güreş yapıyor. Engin Can Akşi, Antalya Kumluca. Yine İbrahim Bayramcı abimiz de aramızda kalsın. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan'ın pehlivanı. Yine bugün burada MHP 1. sıra Antalya Milletvekilimiz Sayın Abdurrahman Başkan adına güreş yapıyor. Hasan Borucu, Antalya Aksu. Antalya Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Taş Kalkan'da faaliyet gösteren Uçanlar Komisyonu. Evet, gelen mesajlar arasında Sayın Mehmet Ali
değerli güreş severlerimiz, güreşi olan öngörülerini takdir eden güreş severlerimiz var. Bir Mesut Dim'i bir tanıyalım mı? Babam 1969 doğumlu kendisi. Esnaf, turizmci, iş adamı. Project'te faaliyet gösteren işler yaptı ömrü boyunca. Mithat Dim'den de bahsedelim, tanıyalım güreş severlerimiz. Ben kendim 1993 doğumluyum. İşte kendim işletmecilik yapıyorum turizm sektöründe. Ben söyleyeyim, Naz Otelleri Yönetim Kurulu'nda. Evet. 9 Eylül Üniversitesi'nden mezunum. Ailecek spora sürekli destek halindeyiz zaten. Yağlı güreşte, atasporumuzda bu şekilde devam ediyoruz, takip ediyoruz yakından. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Muğla'dayız, Göcek'teyiz. Bizim değerlerimiz burada, yağlı güreşimize de burada sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şöyle bir soru sorsam ekranları başındaki güreşi çok az bilen spor severlere güreşi birkaç cümlede özetlemeni istesem nasıl tanımlarsın? Birkaç kelimeyle dersek yani Türk'ün atasporu, en önemlisi değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Bu toprakların sporu bu şekilde ilerlemek zorunda. Evet. Umarım genç nesillere de aktarılır. Ama ben bir kere de merak edip izlemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle 3 büyük güreşten birini izlerlerse zaten çok büyük keyif alacaklarına eminim. Bunun için bir öngörün var mı? Genç çocuklarımızın, mesela Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkanımız İbrahim Türkiş bir oyun kurgusu PlayStation'da Pehlivanlar ritüeliyle bir PlayStation, Ali Gürbüz, Orhan Okulu gibi isimler üzerinden gençlerimizi özendirme noktasında bir projesi söz konusu. Senin bir öngörün var mı? Gençlerimize sevdirme, tanıtma açısından. Bence çok büyük faydası olacağını inanıyorum. Güzel fikir. Tabii ki de artık bu yağlı spor, yani yağlı güreşin, atasporumuzun sevilmesinin en büyük sebeplerinden, popülerleşmesinin sebeplerinden bir de sosyal medyanın artık çok aktif kullanılıyor olması. İnsanların istediği şekilde güreşleri takip edebilir hale gelmesi. Şunu da çok öngörüyorum ama bu seneki CV Güreşler Ligi çok popülerliğini arttırdığını düşünüyorum. Daha bir ciddiyet, daha bir istikrarlı güreşler sergilenmeye başladı. O yüzden ilginin de artacağını düşünüyorum. Evet, kura çekimini ekranlara verebiliriz. Şu anda İsmail Balaban kurasını çekiyor. 6 numara çekti İsmail Balaban. Evet, şu anda 11, 12, 13 numara 3 kura var. Mustafa Taş kurasını çekiyor. 9 numara, o da ıskaladı. 6, 9. 4 numara Kürşat Şevki Korkmaz. 4, 6, 9. Furkan Durmuşaltın bakalım bulabilecek mi boşu? Furkan Durmuşaltın 5 numara. 5 numara, 4, 5, 6, 9. Antalya'dan Ali Gürbüz geliyor. Antalya'dan Orhan Okulu geliyor. Evet, baş pehlivanlarımız. Konya'dan İsmail Koç geliyor. Erzurum'dan Hamza Kösoğlu geliyor. Antalya'dan Enes Doğan geliyor. Orhan Okulu 12 numara. Tur atlayan isim Orhan Okulu 12 numarayı çekti. Evet. Cengizhan Şimşek geliyor. Bakalım 11 ile 13'ü çeken oldu mu? Mithat henüz çeken olmadı. Evet, Orhan Okulu tur atladı bu arada değerli evet. Güreş severler. Çeyrek final adını direkt yazdırdı. Bu sene kura şansı da çok iyi yani. Kırkpınar'da da atlamıştı tur. 11 numara Enes Doğan, parlayan yıldız. O gülen yüzün hiç olmasın değerli kardeşim. Çok seviyorum kendisini hakikaten. Çok. Pırıl pırıl bir gencimiz. Seyirci de çok seviyor. Çok seviyor. Seyirci de çok seviyor. 13 numara kaldı. Bakalım 13'ü kim bulacak? Cengizhan Şimşek 1 numara. 1 numara. Ali Gürbüz'e mi kaldı acaba 13 numara? Bakıyoruz. Serhat Gökmen var. 8 numara Ali Gürbüz. O da bulamadı. Serhat Gökmen var. Faruk Akkoyun var. Serkan Sertürk var. Serhat Gökmen
10 numara. Faruk Akkoyun geliyor. Faruk Akkoyun 7 numara. 7 numara Faruk Akkoyun. Serkan Sertürk geliyor. Galiba 13 numara ona mı kaldı? Bakalım. Serkan Sertürk 3 numara. 3 numara İsmail Koç'a kaldı. Koç geliyor. 13 numara. Hayır, Hamza Köseoğlu da var. Bakalım 13 numarayı İsmail Koç mu Hamza Köseoğlu mu çekecek? Şanslı kişi kim? Evet. Orhan Okulu ve Enes Doğan'dan sonra direkt İsmail Koç 2 numara. 2 numara Hamza Köseoğlu 13 numara tur atladı. Evet değerli güreş severler. Durum bu şekilde. Çok iyi olmuştu. Altın bulmuş gibi sevinmiş. Aynen öyle. Çeyrek finalde podyum için büyük bir şans yakaladı. Bu arada Antalya Filike'den değerli Salih Dönmez. Tüm yorukları tıpkı bir avcı gibi 12'den vuruyorsunuz demiş. Mithat kardeşime çok selamlar demiş. Nokta atışı tespitleri var demiş. Tuatan da yerinde. Salih Dönmez'e sana çok selam var. Çok selamlar, çok sağ olsun. Filike'den. Bekir hocama da teşekkür ederim. Hemen bana eşleşmeyi yolladı. Cengiz Han Şimşek, İsmail Koç, Serkan Sertürk, Kürşat Şevki Korkmaz, Furkan Durmuş Altın, İsmail Balaban, Faruk Akkoyun, Ali Gürbüz, Mustafa Taş, Serhat Gökmen, Enes Doğan, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu tur atladı. Pehlivan güreşleri Tertip Komite Başkanımız, aynı zamanda Taş Belediye Başkanımız Sayın Mutlu Ulutaş'a teşriflerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Destek küçük boy pehlivanları kol bağla. Değerli güreşseverler, saygıdeğer konuklar, desteği küçük boyda çeyrek final. İstanbul Çatalca Belediye Başkanı İsmail Balaban heyecanlanma genç hayranıyla birlikte şöyle selfie güzel bir ekranlar alabiliriz. Değerli yönetmenim neden değiştirdik? Güzel bir kareydi. Gençlerimizle Aslan adına güreş yapıyor. Ali Gürbüz de Özel gençlerle fotoğraf paylaşıyor. Az önce bahsetmiştik bunlardan. Bu şekilde teşvik ediyoruz gençlere. Sevgimi görme, sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben senin. Radyo 2. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Radyo 2. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapım çalmadan, durma gel ömrümün varı. Radyo 2. Sinemdedir benim derdim dağlarım. Ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler geceler ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir. Radyo 2.
Baş pehlivanlar, koç yiğitler. Kura numarasına göre biraz hızlı geçtik. Daha yavaşta geçebilirdik. Çünkü konuklarımız Yakup Otgöz. İşte bu bahsettiğimiz mümtaz şahsiyet şu anda milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2 dönem muhtarlık yapıyor. Daha sonra diyorlar ki halkımız, Seydi Kemerliler, gelin sizi belediye başkanı yapalım ve 4 dönem üst üste belediye başkanı oluyor. Yakup Otgöz ve şimdi de milletvekilliği meclise kadar gitti. İşte gönüllere girdikten sonraki durum bu. Diğer tarafta da Kadem Mete milletvekili Muğla'nın Bugün sahibi olduğumuz her bilgi tarihi tecrübeyle birikti, kültürel miras yoluyla geldi. Onlarla öğrettik, iyileştik, geliştik. Kültürel mirasımıza vurulan her darbe, hayallerimize, bilime ve geleceğimize vuruluyor. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı, geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlığı kaçakçılığı hırsızlıktır. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir. Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Çünkü böyle bir efsane başkanın arkasından tekrar yine onun da gönüllere girmesi gerekiyor. Onun da çok güzel işlere imza atması gerekiyor ama çok samimi bir insan. Çok. Altın kemerli, bu da Türkiye'de bir ilk. Evet. Bir altın kemerli güreş ağası belediye başkanı oluyor ara dönemde. Milletvekili olması münasebetiyle bir belediye başkanı. Mevzuelliyken vekil başkan olarak. Sanırım o da kendi hikayesini yazmaya başladı gibi. Aslında yağlı güreşte usta çırak ilişkisi var ya. Değil mi? Buna çok benziyor değil mi? Başkanla Önder Başkan arasında da usta çırak ilişkisi var şu an. Onu konuk olarak alacağız. Evet. Konuk olarak onu soracağız. Usta çırak ilişkisinin o seviyesini. Onlar abi kardeş gibilerdir. Ben de yakından tanırım. Değerli öğretmenim, ekranlara getirebilirsiniz. Bahsediyoruz. Uzun ekranlara getirirsiniz diye. Değerli Fatih Bedir, protokol ekranlara getirirseniz. Ama Sayın Önder Başkanımız orada değil. Çünkü konuklarını kapıda karşılıyor. Evet, bugün çok yoruldu ya. Protokol de oldukça yoğun, kalabalıkta. Evet, Yakup Otgöz şu anda ekranda. İlçe Başkanı hanımefendi Yıldız Büyükeker'in hemen yanında, ortada şu anda. Diğer beyaz gömlekli milletvekili Sayın Kadem Mete, işte o bahsetmiş olduğumuz efsane isim Yakup Otgöz. Arkada da sanki Avcı, evet, Kubilay Avcı. Evet. Hemen arkada, hanımefendinin arkasında değerli güreş severler, Kubilay Avcı. Şu anda 10'da 10 orta siklette namağlup ünvana sahip, gelecekte şöyle yakın çekim alabiliriz. 2 gün önce de saçını kaşıyor. Kazandı. Evet. Bir ünvan maçı daha kazandı. İstanbul'da
kazandığı son ünvan maçıyla Muğla'nın, Fethiye'nin öz ve öz evladı. Gelecekte inşallah bir Şamil Sam gibi onu anlatırız. Evet, şu anda hanımefendinin tam arkasında. Evet, hanımefendinin tam arkasında Kubilay Avcı. Orta siklette namağlup 10'da 10 yaptı. Evet, sanırım onu da anons edecekler. Bakın biz bahsederken. Evet. Evet. Profesör boksörümüz Sayın Kubilay Avcı da şu an aramızda. Evet. Coşkulu bir alkış istiyoruz. Güzel kardeşim, Allah yolunu açık etsin. Daha o 2'de 2 yaptığında ben ilk yayına almıştım onu. Gelecekte inşallah Sinan Şamil Sam gibi, büyüğüm gibi olacağım dedi. Ben Demirezen'den de, Ali Eren Demirezen'den de bekliyorum bir mesaj, eğer izliyorsa tabii ki. Kubilay'ı nasıl buluyor? O da Türk boksun güçlü bileklerinden, yumruklarından biri. Eminim ki Kubilay Avcı'yı yakından takip ediyordur. Evet, biz sözü cazgırlarımıza bırakıyoruz. Baş pehlivanların 3. tur salavatlamasıyla. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz. Bugün burada Fethiye ve Sevgi Kemer'de faaliyet gösteren Uçarlar Petrol, Uçarlar Komisyon sahibi Sayın Mustafa Uçar adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Muğla, Dağlar esnaflarımızdan Burak Elektrik sahibi iş adamları Sayın Mendo ve Burak Çetin Türk adına güreş yapıyor. İsmail Koç, Konya, Beşik. Yine bugün burada Uçarlar Grupları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhittin Uçar adına güreş yapıyor. Serkan Sertürk, Antalya Elmalı. NCM Özparlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Özparlar'ın ekranı. Yine bugün burada Fethiye'de faaliyet gösteren iş adamı Sayın Salih Eroğlu adına güreş yapıyor. Türkçüler Şevki Korkmaz, Antalya Sirt. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Hakan Semih Esen adına güreş yapıyor. Furkan Durmuş Altın, Antalya Korkuteli Taşkısı Gül. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Özel adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Seçim Eczanesi sahibi iş kadını Sayın Ayşegül Ertan adına güreş yapıyor. 2013-2017 yılı Türkiye Cumhuriyeti Baş Pehlivanı, 2022 yılı, 2023 yılı tarihi Kırklar Baş Pehlivan finalisti. İsmail Barala, Antalya, Elmalı, Avrupa. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kaşin öz evladı, Kırık'ta faaliyet gösteren oluşum komisyonlarının sahibi iş insanı Sayın Durmuş Fatih Güçlü adına güreş yapıyor. Milli güreşi Faruk Akkoyun, Kocaeli Kandıra. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Turgay Genç ona görüş yapıyor. Yine bugün burada karşı Kapkan'da faaliyet gösteren Uçar Otel, Uçarlar Komisyon
Seydi Kemal Karadeniz'e Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Özek adına görüşüyor. Yine bugün burada Seydi kemerimizde faaliyet gösteren Antalya Finike'de faaliyet gösteren Erdoğan İnşaatları Yönetim Kurulu Başkanımız, aynı zamanda Antalya Finike Yağlı Pehlivan Güreşleri Antalya Elmalı Yuva, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Güreş yapıyor. Yılları Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan güreşlerinde 6 kez üst üste birinci oldu. 2 kez kemerin ebedi sahibi oldu. Zihni Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin bitimine bir hafta kala lig şampiyonluğunu ilan etti. Orhan Okulu, Antalya Kumurca. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş beyefendime güreş yapıyor. ASKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yine bugün burada Antalya Kaş'ta faaliyet gösteren mobilyacı, iş adamı, güreşsever Sayın İbrahim Gölgeci adına güreş yapıyor. Hamza Köseoğlu, Dadaşlar Diyarı Erzurum. Evet değerli güreşseverler, saygıdeğer misafirlerimiz, bugün buraya toplanmış bulunan Seydi Kemal'in ağları beyleri biraz sonra Sikihat meydanında güreş yapacak pehlivanların çataldır yürekleri. Aziz seyirci, şöyle bir bakın, sadece üzerlerinde kısmettir giysileri, çok değerli güreş seyircilerimizin ise en çok alkıştır istekleri. Allah Allah! İlla Muhammed Resulullah aç pehlivanlarımıza dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Allah dönme versin. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlarımızın çeyrek finali kalma mücadelesi öncesi huzur peşrevindeler. 13 baş pehlivan Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, Enes Doğan direkt çeyrek finali isimlerini yazdıran 3 isim oldu, 5 çift. Bakalım kimler isimlerini çeyrek finale yazdıracaklar. Bu turda da değerli Mithat Dim ile birlikte anlatıp aktaracağız. Ali Gürbüz ekranlarda, Mustafa Taş hemen yanında. İstanbul Şile Yağlı Pehlivan güreşlerinin baş pehlivanı olmuştu Mustafa Taş. Cengizhan Şimşek ekranlarda. desteğe büyük boy pehlivanlarımız, çok acele er meydan yükleyenleri sağlığınız. İsmail Balaban da ekranlara geliyor. En süratli baş pehlivan. Hiç kuşkusuz, evet. Mustafa Taş. Yükselen form grafiği var demiştik. Haftalar öncesinde her katıldığı organizasyonda kürsüdeki yerini alıyor. Kıymetli babası Sayın Osman Yar'a teşekkür ediyoruz.
Mustafa Taş ekranlarda, Kürşat Şevki Korkmaz. NCM Özparlar Spor Kulübü'nün baş pehlivanı Kürşat Şevki Korkmaz. Serhat Gökmen, Mustafa Taş mücadelesi. Taş gibi bir mücadele. Hiç kuşkusuz Ali Gürbüz mücadelesi de başladı. Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun, İsmail Koç, Cengizhan Şimşek mücadelesi başlayacak birazdan. Çok önemli mücadele oldu. Evet. Sol alt kadrajda da İsmail Balaban, Furkan Durmuşaltın, Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun sağ alt kadrajda, İsmail Koç, Cengizhan Şimşek sol üst kadrajda ve Mustafa Taş, Serhat Gökmen sağ üst kadrajda. Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun bir zorlu mücadelede sağ alt kadrajda. Ali Gürbüz bugün arka arkaya zorlu eşleşmeler çekti. Evet. Ne diyorsun Mithat'im? Hepsi zor kura. Yani öngörülebilir bir durum söz konusu değil bence şu an. Mustafa Taş, Serhat Gökmen sağ üst kadrajda. Ben İsmail Koç, Cengizhan Şimşek mücadelesini de merakla bekliyorum. İkisi de sonuca odaklı baş pehlivan. Ben bu güreşin puanlamadan önce biteceği öngörüsündeyim. Bakalım yer bulacak mı? Yanılabilirim ama ben böyle bir jeneriklik bir bitiriş bekliyorum aslında.
Başkanımız Sayın Önder Akdeniz Karşı inşaatların sahibi Sayın Özcan Karşı'dan güreşlerimize 30 bin TL Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın yine bir ablamız beni yanına çağırdı. İlkay Akda Manisa Akhisar. Evet, ligimizin tek kadın muhtarı. Büyük Aydınlar Fiyatları'nın sahibi Sayın Muğla Köyceğiz'den Sami Tokmak iyi yayınlar diliyor. Değerli büyüme kucak dolu sevgiler yolluyorum. Abdullah Sizler dışarıdan 400 TL, Allah razı olsun, sağ olsun, var olsun. Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Güler'in pehlivanı Yusuf İslam Taş, Sinop Murat. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Abdülkan'ın pehlivanı. Sol alt kadrajda tek daldı İsmail Balaban Furkan Durmuşaltın mücadelesinde. Faaliyet gösteren pehlivan motorsporun sahibi iş adamı Okan Hoca'dan sonra da Furkan Durmuşaltı'nda artan, yükselen bir form grafiği var. Elinin değdiği ortada. Evet. Sağ üst kadrajda Serhat Gökmen Mustafa Taş mücadelesinde. Serhat Gökmen'in sanırım sağ ayağında bir Tokat'ta bahçede domates topluyorum ama bir yandan da güreşler izliyorum demiş Muhammed Özyiğit. Ne kadar güzel. Herkesin güreş aşkı. Saim Can iyi yayınlar diliyor. Değerli büyüme kucak dolu sevgiler Kocaeli Karamürsel'den. çok aceler dünyanın müdahale Yasin Otgöz'den Otgöz'den tanımın sahibi Yasin Otgöz'den 100 bin TL Büyükşehir Başkanı Sayın Muhittin Böceği İsmail Uğral teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceği pehlivanı. Yine bugün burada 5. mücadelede Serkan Sertürk Kürşat Şevki Korkmaz mücadelesi. Onu da ekranlara getireceğiz. 22 numaralı hakemin tam önünde. Sağ üst kadraja koyabiliriz mesela şu anda tedavi sürecinde çünkü. Evet mücadele başladı. Tamam devam edebiliriz değerli öğretmenim. Pehlivanlarımıza başarılar diliyorlar. İş adamlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, daha güzel ve hırçın benim sahibi iş adamı Sayın Özkan Hırçın bize küsmez. Küslükler böyle bayramlar. Bu arada İsmail Koç'un bir hata söz konusu. Cengizhan Şimşek Kasnak ve Paçalara doğru hamle yaptı. İsmail Balaban'da Furkan Durmuşaltı'nı bastırdı. Paçada bekliyor. Dış kasnaktan yüklenmek istiyor. Bakalım oradan. Sol üst kadrajda koltuk altından beline girdi. Bastırdı. Cengizhan Şimşek. Bir kardeşimiz hocaya gelsin. Evet yine Seki ve Seydi Kemal'de faaliyet gösteren Karşı Oğuz İnşaatların sahibi Bu arada İsmail Balaban sol alt kadrajda paça kazıktan havalandırdı. Toparlanmak istiyor. İç kazıktan, dış kazıktan septirmek istedi. Her an açık düşürebilir. Bu arada Mustafa Taş da paça kazıkla dörtlüde kalalım değerli yönetmenim. İç kazıktan septirmek istiyor ve İsmail Balaban iç kazıktan septirmeyle sağ ile de kepçeledi. Adını çeyrek finale yazdıran 4. isim oldu. Diğer tarafta da Serhat Gökmen de Mustafa Taş'ı açık düşürdü ve adını çeyrek finale yazdıran 5. isim oldu. 3 çift kaldı çayırda. Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun, Kürşat Şevki Korkmaz, Serkan Sertürk mücadelesi. İşte bakın İsmail Balaban'ın iç kazıktan serptirme ve sağ ayağıyla da yapmış olduğu o kepçe oyunu. Bu arada Serkan Sertürk mücadelesi değerli öğretmenim az önce söylemiştim. Kürşat Şevki Korkmaz'ı mağlup ederek o da adını
çeyrek finale yazdıran 6 isim oldu. 2 çift kaldı. Güreşlere dönelim. Tekrarlarını vereceğiz. Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun mücadelesinde kalalım. Tekrarlarını veririz. Çünkü o aralarda yenişler oluyor. Bu arada Kocaeli Karamşar Kızılderbent Belediyesi eski başkanı değerli büyüğüm Nurettin Altın iyi yayınlar diliyor. Tüm pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyorum demiş. Bizler de geçmiş olsun dileklerini bulunuyoruz. Çünkü oğlu bir kaza geçirdi. Rabbim sevdiklerine bağışlasın inşallah. Çok sever. Mahkumlarını boyar meydanlarında güreş tutturan Bağlaş Mahalle Muhtarımız namıyla maruf Berbat Yücel'den 1000 TL Allah razı olsun. Bir belediye görevi. Evet. Faruk Akkoyun bir iter aldı değerli güreş severler. Ali Gürbüz karşısında. Ekranın sağında. Ekranın solunda da Cengizhan Şimşek, İsmail Koç mücadelesi. Mithat Dim, ben jeneriklik bir yeniş bekliyorum demiş. Bakalım söylemişti, bu yer bulacak mı? Evet, yine Murat Çoban eniştesinden 200 TL. Ali Gürbüz'ün baskısı devam ediyor Faruk Akkoyun'a. Bugün çok istekli güreşiyor. Evet, bu yıl 3. kez baş pehlivan olmuş olacak ve altın kemerin ebedi sahibi olacak. Değerli güreş severler. 600 TL Allah razı olsun. Para getiriyorum bak, para. Yalova Tavşanlı Altın'dan Erol Demirel iyi yayınlar. Yiğitlerimize Allah derman versin demiş değerli büyüğüm. Kucak dolu sevgiler yolluyoruz. Balıkesir'den Demirci Ümit iyi yayınlar demiş. Değerli dostum Mehmet Arslan Kocaeli Karanusel'den iyi yayınlar. Güreşlerimize Rabbim derman versin demiş. Yine Fethiye Ölüdeniz Kooperatif Başkanımız Ünal Arıcı'dan 1000 TL. Balıkesir İvrindi'den Tüccar Mehmet iyi yayınlar diliyor. Bu arada süpleks için bir hazırlık. Mithat sen de gözlerini hemen oraya odakladın. Jeneriklik bir galibiyet arıyorsun biliyorum. İsmail Helvacıoğlu iyi yayınlar, selamlar demiş. Tüm pehlivanlarımıza Allah derman versin demiş. Bu yıl Kırkpınar'da büyük coşkuyu o yerinden izledi, hasbihal ettik. Değerli dostum İsmail Helvacıoğlu'na. İsmail Koç sikletinde bir baş pehlivana suplex atmak biraz zor olabilir ama Nedim Gürel'e geçen yıl Çardak'ta yapmıştı. Yapmıştı, evet. O yeter ki o açıyı bulsun. Kim olursa atmak isteyecektir. Patlayıcı gücü çok fazla bir baş pehlivan. Yan kasık yan pacada İsmail Koç da dış kasına doğru yöneldi. Değerli yönetmenim, ekranı büyüteni bir paça kasık arayışı içerisinde olabilir. Cengizhan Şimşek mi İsmail Koç mu? Kontra bir hücum yapacak mı? Diğer kamera açısından alabiliriz. 9 numaralı hakemimiz hemen geldi. Açımızı kapattı. Teşekkür ederiz ama biz yenişi yakaladık. İsmail Koç'un kılçığıyla paça kasık arayışı içerisinde olan Cengizhan Şimşek'e İsmail Koç bakın kontra bir hücum yaptı. Sağ ayağıyla da tırpanlamış. İç tırpan vurmuş. Evet. Ayaklarını yerden kesmiş. Ve 7 isim adını çeyrek finale yazdırdı. 8. isim Ali Gürbüz mü yoksa Faruk Akkoyun mu olacak? Bir itarı söz konusu. Faruk Akkoyun'un ben 9 numaralı hakemimi MHK üyelerime gidince ismini soracağım.
Çünkü açımızı hemen kapattı. Bunu başarmak kolay değil. Kocaeli Karamürsel'den değerli büyüğüm Süleyman abimiz iyi yayınlar diliyor. Bugün burada tüm Fethiye halkı ve Muğlalılar adına güreş yapıyorum diyor. Tolga Topçu, Muğla Fethiye. Ali Gürbüz ikinci itarı arıyor. Faruk Akkoyun böyle giderse ikinci itarı her an alabilir. Küçük orta, küçük boy finalisti. İlker Gürbüz. Evet. İkinci ihtarı aldı sanırsam. Tüm güreşe beni Antalya Aksler Meydanı'na davet eden Aksu Belediye Başkanımız Eczacı Sayın Ali Şahin adına güreş yapıyor. Bir kardeşimiz Cengiz Doğru İzmir Aliağa'dan iyi yayınlar diliyor. Değerli büyüme kucak dolu sevgiler yolluyorum. Bu arada Aliağa güreşleri Serkan Acar himayelerinde 7 Ekim Cumartesi günü tertip edilecek. Baş pehlivanlık güreşlerinde baş pehlivan Faruk Akkoyun'a kule hakemi heyetimiz tarafından ikinci ihtiyar vermişti. Yaşam altında faaliyet gösteren Aydın Balık Ağları'nın sahibi Sayın Aydın İnci adına güreş. Ayıp Altuntaş aslanlara Allah derman versin demiş. Hayati Bozkurt da iyi yayınlar diliyor. Ali Gürbüz'ün baskısı devam ediyor. Sert elense sağlı sollu. Hem Ali Gürbüz'den hem Faruk Akkoyun'dan. Bakalım mücadele böyle nereye kadar sürecek? Üçüncü ihtar gelir mi? Yoksa Faruk Akkoyun puanlamaya güreşi taşır mı? Sanırsam 4. kez hakemler güreşi ortaya taşıyor. Büyük orta pehlivanlarımız her meydandaki yerlerinizi alınız. Büyük ortalar. yine akçam komisyonların sahibi Muammer Akçay'ı yanındayız. Yine arayış içerisinde Ali Gürbüz. Faruk Akkoyun'u bastırmak isteyecektir ama şu ana kadar iyi direndi. Tek daldı. Ali Gürbüz daldığına pişman etti. Buradan dalmayacaksın dedi. Daldığında kontra hücum yersin dedi. Ali Gürbüz Faruk Akkoyun'u mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Davulcular. Davulcular. Değerli güreşlerler, saygıdeğer hanımlar, küçük orta, küçük boyda çeyrek final. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün Türkiye Şoförler Odası Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Antalya Servisçiler Odası Başkanı Sayın Süleyman Şahin adına güreş yapıyor. Erol Musa, Antalya Bozukeli. Muğla Seydi Kemer Belediye Başkanımız, aynı zamanda güreşlerimizin tertipli komite başkanı Sayın Önder Akdeniz'in pehlivanı. Bugün burada Gizliken Şelalelerinin sahibi iş adamı Haber Kırcı adına güreş yapıyor. Süleyman Koruk, Muğla Seydi Kemer. Antalya Mansak'ta faaliyet gösteren Yeni İnşaatlarının sahibi iş adamı Sayın 20.000 TL. 3 harflerle
Deniz Vural adına giriş yapıyor. Mustafa Vural, Muğla Fethiye Seydikemen. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Emre Afutkan adına giriş yapıyor. Bugün burada Ankara Sigortalarının sahibi iş adamı Hakkı Güler adına giriş yapıyor. Hasan Güler. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlarımız çeyrek final kurallarını çekecekler birazdan. Canlı yayın kabinime çok özel bir konuğum geldi. Röportaj için. Bu muazzam atmosferin pay sahiplerinden biri Bayram Önder Akdenizli, değerli Seydi Kemer Belediye Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Recep Bey, sizler de hoş geldiniz. Başkanım diyoruz ama ünvanınız var, ama ağalık ünvanınız da var. Türkiye'de bu bir ilk, biz bunu canlı yayında defaatça dile getirdik. Hakikaten Türkiye'de bir ilki başardınız. Duygularınız nelerdi bu bağlamda? Evet, geçen yıl bu sahalarda güreş ağası olarak, altın kemerli güreş ağası olarak buradaydık. Bugün ise Seydi Kemer Belediye Başkanı olarak buradayız. Tabii ki Allah'ımıza şükürler olsun ki Sayın Milletvekilimiz, bugünkü Milletvekilimiz Yakup Vekilimiz 9 yıldır bu güreşleri sürdürüyor. Tabii 30.sunu düzenliyoruz. Sayın Vekilimizden görevi biz devraldık. Yani üzerimize düştüğü kadar yapmaya çalışıyoruz. Evet, bu anlamda Sayın Başkanım, Sayın Önder Akdenizli, ağalık tarafı mı daha zor, başkanlık tarafı mı daha zor? Tabii ki ikisinin de kendine göre zorlukları var. Evet. Ama belediye başkanlığı daha zor, çünkü böyle bir büyük bir organizasyon tamamen sorumluluğunda olmak. Tabii ki sadece güreş organizasyonu değil. Evet. Biz şu anda bugün 3.sünü yapıyoruz. 3. günümüz. 3 gündür buradayız. Şenliklerimizle, konserlerimizle, etkinliklerimizle halkımıza burada şölen havasında bir güreş yaşattık. İnşallah mahcup olmadan bugün de atlatırız, bitiririz. Evet, şimdi biz değerli yorumcum Mithat Din'le birlikte şunu konuştuk. Yağlı güreşte, atasporumuz güreşte usta çırak ilişkisi var. Sizin de böyle bir artık misyonunuz var. Sayın Yakup Otgöz hayatınızda çok önemli bir yer edinmiş. Aslında tüm Seydi Kemerliler adına çok büyük bir hikayesi olan 2 muhtarlık, 5 belediye başkanlığı ve halk şunu söylüyor: artık sen ünün burayı aştı, sen bizi temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bulun diyerek halkın teveccühleriyle oraya gittiler. Ve dolayısıyla anlam şu, gönüllere girmek herhalde bu olsa gerek. Bu yolda da siz çırağı olarak kabul ediyor musunuz, ya da o sizi çırağı olarak kabul ediyor mu? Tabii ki şöyle, yani bunu kararını halkımız verecek. Evet. Recep Bey. Ama şöyle, biraz önce Yakup Otgöz dediniz. Biz Yakup Otgöz, Yakup Bey diyemiyoruz. Hala vekilim bile diyemiyoruz. Yakup abi diyoruz kendisine. Çünkü biz onu abi olarak biliyoruz. Evet. Yani bu ilçeye çok büyük 9 yıldır hizmetler etmiştir kendisi. Allah razı olsun. Tekrar buradan ona teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de ondan almış olduğumuz bu bayrağı bir tık yukarıya taşıyarak hizmet etmek keyfine ulaşırız. Evet. Bu görevi de alırken şu cümleleri kullanmıştım. Seydi Kemer'in, bölgemizin hizmetkarı olmaya geldim demiştim. İnşallah yani bizler de sonuna kadar hizmet etmeyi Cenab-ı Allah burada bizlere nasip eder. Evet Sayın Başkanım, sanırım birkaç gün önce doğum gününüz vardı. Tüm kurmaylarınız, sizi seven çalışma arkadaşlarınız kutladı. Kaç oldunuz acaba bu arada yaşınız? Ben 39-90 diyorum. Öyle mi? Peki. 44 yaşındayım. Harika. Şimdi Sayın Başkanım, ekranlara da geliyor. Yakup Otgöz gibi gece gündüz 7/24 hep halkın yanında olan bir belediye başkanından almış olduğunuz bir bayrak var ve siz de bunu
hiç yere düşürmeden daha yükseğe çıkarma misyonunuz var. Dolayısıyla bu sizin bu temponuzu nasıl tanımlayalım, anlatalım efendim. Şöyle, adaptasyon süreci bitti mi artık? Tamamen. Şöyle, tabii ki bir adaptasyon süreci yaşadık. Göreve geldiğimizde Sayın şu anki milletvekilimiz Yakup Otgöz'ün genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçim vardı. 3 ay gibi bir süre orada bir enerjimizi harcadık. Ondan sonra tamamen enerjimizi şehrimize verdik. Ve şu anda şunu söylemiştik o zaman. Yani başınıza değil ayağınıza geleceğiz demiştik ve halkımızla iç içe, yani onlara dokunmaya, çünkü biz Yörükler şöyle bir özelliğimiz var Recep Bey. Yani biz dokunulmaktan keyif alırız. Bizler ayağına gelen insanlara Yörükler, yani bir adım atana 3 adım atan insanlarız. Onun için inşallah bölge halkımıza da çok güzel şu anda gidiyor. Daha kucaklaşarak yolumuza devam edeceğiz. Evet, ben sabah saatlerinde erken geldim Seki'ye, yaylaya. Sağ olsunlar misafirperverliğini ortaya koydular. Sizin bu samimi içtenliğiniz, güler yüzünüz, vatandaş bunu hissetmiş. Bunu fazlasıyla sıcak bir öngörüyle bana bildirdiler. Ben bulunduğum noktalarda mutlaka bunu sorarım Sayın Başkanım. Sadece sizin de özelinizde değil. Ama memnuniyet verici şu ki siz taraflı tarafsız herkese dokunuş ortaya koymuşsunuz. Bu da ayrıca memnuniyet verici. Bununla nasıl tanımlayalım efendim? Şöyle efendim, biz tabii ki herhangi bir siyasi kimliğe sahip de olsak şu anda 65 bin nüfusa sahip Seydi Kemer'in belediye başkanıyız. Onun için bizim için artık hani şu anda parti rozeti bir kenarda, tamamen 65 bin Seydi Kemer'li vatandaşlarımıza hizmet etmenin onurundayız, gururundayız. Geldikten sonra şu an ekranlara geliyor. Tarihi bir yer aslında. Neleri değiştirdiniz? Nelere el attınız? Öncelikleriniz neler oldu? Biraz anlatır mısınız efendim? Yani çok uzun bir süredir görevde değilim. Bir 5-6 aydır 6. ayın içindeyiz. İlk olarak şöyle biraz daha böyle hani nasıl söyleyeyim, kültürel etkinliklere daha çok önem veriyorum. Bu bağlamda işte şu görmüş olduğunuz atmosferi 3 güne çıkardık. İşte konserlerdir, çocuklarımıza buradaki işte palyaçodur, bir takım etkinliklerdir ve devamında Yörüklerin ata sporlarımızdan, geçmişimizden olan cirittir, okçuluktur. O tarz burada uygulama şeylerimiz vardı, programlarımız vardı. Evet. Dün akşam yine konserle bugün böyle bir güreş pozisyonuna geçtik. Evet, şu anda da bir doğa harikası. Evet. Seydi Kemer. Şimdi buraya gelmek isteyenlere öncelikle nereyi tavsiye edersin Sayın Başkanım? Mesela ben burada bir hafta kalmayı planlıyorum. Gelmek istesem Didim'de kalacağım ama bana nereyi tavsiye ederiz? Ya da çok değerli ülke halkımıza mutlaka gelip görmeye gerektiği yerleri nelerdir? Şöyle, Seydi Kemer'imizin hem yaylası, hem sahili, denizi, turizmiyle, tarımıyla, yani ülkede çok önemli bir pozisyondayız, yer almaktayız. Tüm ilçemizde gelmek isteyen vatandaşlarımıza, yani tabii deniz isteyenleri deniz bölgesinde, yayla isteyenleri yayla bölgesinde, yani Seki gibi her yerde ağırlamaya hazırız. Yani misafirimiz olsun bizim. Yani şunu söyleyeyim Recep Bey, ben hani tüm ilçeye gelen vatandaşları misafirimiz olarak görüyorum. Bizim onlar başımızın tacı. Biz onlara burada keyifli zaman geçirmeleri için üzerimize düşen ne varsa belediye olarak yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bazı güreş severlerimiz şu mesajları yoluktan atılıyorum. Görseller de ekranlara geliyor Sayın Başkanım. Seki'ye gelmek istedikler ama arayolların ya da bu bağlantıların yapıldı mı? Bu konuyla alakalı biraz bilgilendirme yapalım mı? Buraya gelmek isteyenler rahatlıkla ulaşabiliyorlar mı? Gelebilecekler mi? Tabii. Yani şöyle, burası Seydi Kemer, Antalya, Burdur yolu üzerinde bir nokta. Burada tabii ki yani burası da eski bir belde ve 1966 yılında kurulmuş bir beldemiz. Çok eski bir belde. Köklü bir belde. Köklü bir
liderle. Yani burada herhangi bir ulaşımla ilgili sıkıntımız yok. Ama tabii ki bugünkü bu muhteşem nasıl anlatayım yani bir anda kilitleniyorum muhteşem kelimesinden sonra. Neden? Coşkuyu gördükten sonra dışarıda neler olduğunu göremiyorum. Hakikaten öyle. Buraya gelirken de zorlandınız. Yani Evet, o kadar evet, kalabalık ki evet, değerli güreş severler. Yani izdiham var ama biz Seydi Kemer'i, Seki'yi konuşmalıyız. Zaten bütün Türkiye'nin gıptayla baktığı, hakikaten ben özellikle kanyonlarını gezmiş biri olarak hala hafızalarımda. Burası bir yapay göl müydü efendim? Doğal göl mü? Burası bizim Seydi Kemer'imizin yukarıda barajıdır yani. Baraj Evet. öyle mi? Tamam. Şöyle yani Saklıkent Kanyonu Seydi Kemer'imizin şu andaki en çok turist alan noktasıdır. Türkiye'deki en çok bilinen, hatta dünyaca bilinen. Dünyaca bilinen. Evet. Sadece Türkiye'de değil dünyaya aşmıştır. Mutlaka bölgeye gelen turistlerimizin ve vatandaşlarımızın %99'un uğradığı bir noktadır. İnşallah biz orada da yeni bir çalışma yapıyoruz. Şimdiden buradan hani söylemek istiyorum. Orada bir cam teras teleferik projemiz var. Bu çok kendi öz kaynaklarımızda devletimizin katkılarıyla mı? Projesini biz yapacağız ama ihale edeceğiz. Yani çok havai, çok ilçeyi uçuracak bir proje. Bugün yani Seydi Kemer'in Saklıkent'e gelen turist sayısını tamamen 3'e katlayacak bir proje. İnşallah onu da yapmak, başarmak bizlere nasip. Evet, şimdi güreş sahasına Er Meydanı'na dönmek isterim değerli güreş severler. İzdiham var ve biz yayının başına şunu söyledik. Türkiye'de 2 katlı tribünler olan tek bir güreş sahası. Yani futbol tabiriyle açık maraton gibi bu şekilde adlandırıyoruz. Şu ilgiye bakıldığında şimdi bir talep söz konusu. Biz kendi adımıza bu talep değil. Çünkü Sayın Başkanımız ve kurmayları bizi düşünmüşler. Tarih edinde Kırkpınar'daki gibi bir anlatım kabini bize oluşturmuşlar. Bir kere teşekkür ediyorum. Çok güzel şartlarımızı kolaylaştırdınız. Ancak hemen solumuzdaki olan bölgeyi de 2 katlı tribün olarak görmek isteyen güreş severlerimizin olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla bu projeyi burada bakın 10 binlerce güreş sever burada. Bununla alakalı bir çalışmanız olacak mı efendim? Recep Hocam bunu ben de bu sene çok net olarak gördüm. İnşallah şimdiden söz veriyorum. Buradaki tek katlı soldaki şu anda ekrana geliyor. Evet, şu anda ekranın solundaki tribün. Evet. Tribünü seneye söz veriyorum vatandaşlarıma. 2 katlı bir çok daha seyir keyfi, seyir zevkine ulaşacak bir tribün haline getireceğim. Şimdi ben sizin adınıza şurada üzüldüm. Gelen konuklar protokolde o kadar kalabalık, siz kalktınız, yerinizi verdiniz kime? Yıldız Büyükeker'e. Şimdi dolayısıyla bir hanımefendi olarak evet tabii ki ama hakikaten bunu çok iyi planlamamız gerekiyor. Burası Seki, Zümrütçayır Er Meydanı Türkiye'nin, bana Sayın Yakup Otgöz söylemişti, kaçıncı buluyorsun? İlk 5 arasında. Çok büyük bir güreş arenası sahası. Dolayısıyla sizin azından üzüldüm, çok kalabalık, protokolde çok büyük bir yoğun ilgi söz konusu. Bu artık bir zaruret artık herhalde. Yani protokolde de nasip olursa gelecek yıllarda bir revize planladık. İnşallah yani bu yapmak da bizlere nasip olur Recep Hocam. İnşallah. Yani tabii ki 2024 Mart ayında da bir seçim var. Her şey hakkımızda. Evet, siz onu açtıktan sonra ben de söyleyeyim mi? Bakın pehlivanlarımız şu anda ekrana geliyor. Öz ve öz evlatları. Bakın transfer değil. Evet. Seydi Kemer'in, Seki'nin öz ve öz evlatlarını başkanımız hem ödüllendiriyor hem onlara araç giydiriyor. Onları Türkiye'nin dört bir yanındaki güreşlere yolluyor. Bu bir maliyet ama gençlerimiz için sağlıklı bireyler olma noktasına bakın. Hep beraber sadece bir belediye başkanı, sadece bir güreş ağası gibi değil, onların abileri, adeta babaları gibi, ebeveynleri gibi onların her şeyiyle ilgileniyor. Dolayısıyla siz çok değerli güreş severiniz bana mesaj atıyor. Size 10 yıldır hizmet ediyorum. Bu anlamda güreşi sevdirme anlamında. Bu arada Cemal Cumbur da güreşiyor. Evet, evet. Sizden istirhamım şu. Günü geldiğinde çok değerli belediye başkanımız Sayın Önder Akdenizli'ye Seydi Kemerler olarak sahip çıkın. Başka
Bayram Önder Akdenizler kolay kolay yetişmiyor. Atasporumuza bu kadar değer veren, sahip çıkan belediye başkanınıza siz de günü geldiğinde sahip çıkın. Başkanım son sözleri alalım, veda edelim dilerseniz. Recep Hocam, yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Tekrar ilçemize, güreşlerimize hoş geldiniz diyorum sizlere. Son olarak Sayın Başkanım, bu güreşlerin ağırlık noktasında yakışır ve yarışır bir isim olması konusunda bana çok daha önce mahrem olarak paylaşmıştınız. Bu er meydana yakışır bir ağ olacak, bu er meydana yaraşır bir ağ olacak. Bu doğrultuda evet, bu arada Cemal Cümbür emin adımlarla ilerliyor. Sanırım yarı finale kaldığı bu bölgenin özvez evladı Atom Karınca Cemal Cümbür. Hem onunla alakalı birkaç cümle hem de ağırlık noktasında bir cümle alın. 2 cümleyle veda edelim efendim. Buyurun. Şöyle hocam, önce Cemal'den başlarsak, Cemal evet bizim buradaki hem güreş kulübümüzün antrenörlüğünü yapmakta ve çok da başarılı. Bu yıl özellikle kendisini çok hazırladığını zaten sezon başında bana söylemişti başkanım. Bu sene benden ciddi madalyalar bekleyin ve vermiş olduğu sözü tutuyor. Çok da güzel gidiyor. Ayrıca gençlere de rol model oluyor. Aynen hocalık, abilik yapıyor. İnşallah daha iyi yerlerde olur. Onun dışında da yani tüm güreşlerimize katılan seyircilerimize, burada olan seyircilerimize ayaklarına sağlık diyorum. Ağırlık noktasında bir ihale olacak mı? Tabii. Evet. Biraz sonra. Çünkü sizin en hassas olduğunuz yer. Buraya yakışır ve yarışır olsun istiyorsunuz. Tabii, aynen öyle. Altını kalın çiziyorsunuz. Aynen öyle. Ben 3 yıldır bu güreş ağlarını yaşadım bu çayırda. Ve yine taşıyabilecek bu bölgenin evladı olan bir kardeşimize, bir arkadaşımıza bunu devretmek istiyorum. İnşallah hakkıyla, hakkaniyetiyle bir güreş ağlığı organizasyonu olur. Yani ağlığı taşıyacak bir arkadaşımıza vereceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Çok Bizler teşekkür ediyoruz. Değerli güreş severler, konuk ettiğiniz için. Estağfurullah. Bizi sizler buraya davet ediyorsunuz. Bu organizasyonun baş mimarlarısınız. Evet, ama arkada da kurmaylarınız var. Hakikaten gece gündüz çalışıyorlar. Onların ben onu da atladım. Burada yani bu güreş tabii ki tek başımıza yapılmıyor. Ciddi anlamda çalışma arkadaşlarım dediğim ciddi bir Seydi Kemer Belediye'mizin ekibimiz var. Bu ekibimizle birlikte yaptık. Onlara da sizlerin huzurunda ekranlardan teşekkür ediyorum. Yüreklerine sağlık. Çok da keyifli gidiyoruz. Yakup Başkanımızın bana bir sözü var. Atasözü gibi kulağımda hep vardır, inanın Önder Başkanım. Recep, tek taştan duvar olmaz, bunu unutma der. Ve bu hep aklımda. Allah ondan razı olsun. Allah sizden razı olsun. Çünkü bu organizasyonu yapmak kolay değil. Fahri abimiz var, çok değerli büyüklerimiz var. Çok büyük emek var. Evet, atladık burada Fahri abi. Gizli kahramanlarımız var. Kesinlikle yani 30.sunu düzenlediğimiz bu organizasyonun 30 yıllık emektarı. Neferi. Yani tek başına bırakıverseniz o yapıyor zaten güreşleri. Bize sadece işte yanında olmak düşüyor. Estağfurullah başkanım. Eyvallah. Siz de sabahtan beri hiç yerinize oturmadınız. İyi ki varsınız. Atasporumuz adına, şahsım adına teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sizlere çok teşekkür ederim. Değerli güreş severler, canlı yayın konuğumuz çok değerli Seydi Kemer Belediye Başkanımız Bayram Önder Akdenizliydi. Hem belediye başkanımız hem de ağırlık olarak bugün burada yanımızdaydı. Çok samimi ve içten açıklamalarda bulundu. Her şeyi hemen hemen konuştuk. Sene çok farklı bir güreş sahası. Sene birçok güzellikleri bir arada barınacak. İnşallah söylemiş olduğum gibi çok değerli belediye başkanımız Bayram Önder Akdenizli, Seydi Kemer'le Sekillilere bir kez daha sesleniyorum. Günü geldiğinde lütfen başkanınıza sahip çıkın. Bunu ben şahsım olarak istirham ediyorum. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Daha sonra tekrar Muğla Seydi Kemer 8 Zümrüt Çayırı Er Meydanı'nda birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Antalya'dan Serkan Sertürk geliyor. Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Şimdi sizlere çok güzel bir projeden bahsedeceğim. Herkesin beklediği, aylardır sorduğunuz bu proje artık faaliyete girdi. Ekin Gayrimenkul bünyesinde biz şu anda Gelibolu'dayız, Bolayır köyündeyiz ve çok güzel bir projeden bahsediyorum. Burada toplam 50 parsel var. Hani diyordunuz ya şöyle Saros Körfezi'ne yakın bir yer ayarlayın, bulun, bizlere sunun, biz alalım. İşte Marmara Denizi'ne yakın olsun, denize yakın olsun. Biz biraz daha İstanbul'dan uzaklaşmak istiyoruz diye birçok talepte bulunmuştunuz. İşte bizler yaklaşık 3-4 ay çalışmanın sonucunda şu anda üzerinde bulunduğumuz parselimizin satışına başladık.
kıymetli izleyenler. Evet, 225 metrekare olaraktan toplam 50 parselimiz var. Bu 50 parselde 225 metrekare ve bir parselimiz kısa süreliğine kampanya dahilinde 449 bin lira. Evet, gerçekten çok güzel bir yer. Otobanı zaten görüyorsunuz ekranda. İnanılmaz güzel bir yerden bahsediyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz parsellerimiz, bakın Saros Körfezi'ne 2,5 kilometre mesafede, araçla 5 dakikada inebiliyorsunuz. Hemen diğer tarafı Marmara Denizi, yine aynı şekilde 2,5 kilometre. Yani burada Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında otobanın hemen dibinde muhteşem bir proje. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. %40 imarı var. Evet, imarlı. İmar planı içerisinde. Etrafı görüyorsunuz zaten. Hemen evlerin yanında elektriği, suyu, her şeyin mevcut. Ulaşım derdi yok. İstanbul'dan otobana bağlanıyorsunuz. Direkt Bolayır'a kadar, arazinin başına kadar gelebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yer. Bence bir zaman ayırın. Çünkü burası sizin için bulunmaz bir şey. O kadar net söyleyebilirim. Ve ben de çok heyecanla anlatıyorum. İnşallah ben de buradan kendime bir parsel alacağım. Çünkü böyle yazın gelip kafamızı dinleyebileceğimiz, ondan sonra aracımızla hemen Saros Körfezi'ne gidebileceğimiz veya biz dedik ki Marmara Denizi'ne gidelim, denize girelim. Hangisini arzu ediyorsak, çocuklarımız hangisini istiyorsa oraya götürebiliyoruz. Gerçekten müthiş bir yer. Dediğim gibi %40 imarlı, güzel bir konumda. Elektriği, suyu mevcut, yolu mevcut ve Bolayır'dan bahsedeyim biraz sizlere. Bolayır daha öncesinde beldeydi. Şu anda halen aynı nüfus içerisinde. İçerisinde kasabı var, marketi var, her şeyi mevcut. Yani burada Bolayır'a da zaten yürüme mesafesinde, yürüyerek gidebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir yer. Bir vakit ayırın. Hafta içi, hafta sonu fark etmez. Vaktinizi verin bizlere. Gelin görün. Bizim ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet, kısa süreliğine 225 metrekare imarlı, %40 imarlı parsellerimiz 449 bin lira kampanya fiyatıyla. Şu anda burada da 50 adet parselimiz var. Belki de bu anonsumdan sonra birçok kişi arayacak. Birçok kişi ben de geleyim göreyim diyecek. Geç kalmayın, siz de arayanlar arasında olun ve şansınızı arttırın diyebilirim. Peki Saros Körfezi duydunuz mu bilmiyorum. Saros Körfezi kendi kendini temizleyen özelliğine sahip. Yani su kendi kendini temizliyor. Deniz kendi kendini temizliyor. Son derece böyle güzel, suyun böyle altını, kumlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir denizden bahsediyorum sizlere. Gelin, ilerleyen zamanlarda buraya bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Evinizi yapabilirsiniz. İmarlı olduğunu özellikle söylüyorum sizlere ve en önemli ayrıntısı, bakın 449 bin lira. Emsalleri bunun daha da çok yükseğinde ama bizler Ekin Gayrimenkul olarak bizleri izleyen, Radyo Ekin dinleyen, bizlerin dinleyenleri, izleyenlerine böyle bir kampanya yaptık. Ekran altındaki numaramıza hemen bir çağrı bırakın, sizleri arayalım. Talep çok ama bakalım ne kadar zaman sonra yine bu çalışmalara devam edeceğiz ve sizlere ne kadar istediyseniz bizler o kadar yerde çıkartacağız ve herkesi bir arsa sahibi yapacağız. Deniz dediniz, işte denize 2,5 kilometre mesafede, araçta 5 dakika mesafede, elektriği, suyu, her şeyi mevcut. Yerleşimin içinde zaten, merkeze, Bolayır merkeze çok yakın. Bolayır merkezinde her şey var. Alışveriş yapabilirsiniz. Kasabı var, bakkalı var, ilkokulu var, her şey mevcut. Otoban zaten görüyorsunuz, hemen dibimizde araçlar geçiyor. Etrafımızda evler var. Burası hemen ana yol. Buradan yoldan geçebiliyorsunuz. Otobana bağlanabiliyorsunuz. Yani hemen sol tarafımda evler var. Burası bir yerleşim alanı. Sizler de buraya ikamet edebilirsiniz. Buraya yerleşebilirsiniz. Yazın geldiği zaman denize evlatlarınızla birlikte, çocuklarınızla birlikte gidebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Tatile gidiyorsunuz. Binlerce lira para harcıyorsunuz. Ama burada kendi yeriniz olduğu zaman, bir de Saros Körfezi dedim ya, kendi kendini temizleyen bir deniz. Buradan bir yer alın. Gerçekten dua edeceksiniz. Çünkü günden güne artıyor fiyatlar. Günden güne değerleniyor. 449 bin lira artık hiçbir şey değil. Burası için hele hiçbir şey değil. Elektrik var diyoruz, suyu var diyoruz. Yeriniz belli. Şu anda izliyorsunuz, beton direkler dikilmiş değil ama geldiğiniz zaman muhtemelen bütün arazinin etrafı telle çevrilmiş ve herkesin yeri, numaraları belli olmuş olacak, bu bir şekilde göreceksiniz. Tapu masrafını ödemiyorsunuz. Ulaşım dediğim gibi çok kolay. Otobanın hemen dibinde. İstanbul'dan otobana bağlandığınız zaman yaklaşık 2 saate kadar, 2 saat 15 dakika gibi sürede buraya varabiliyorsunuz. O da hiçbir şey değil zaten. İstanbul'u şöyle düşünün. Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gitseniz bu süre daha da fazla bir süre ama otobandan geliyorsunuz. Hiç yorulmadan, zorlanmadan ailenizi alacaksınız. İster pikniğinizi yapın, ister Saros Körfezi'ne gidin, ister Marmara
Denizine gidin. Bu fırsatı değerlendirin diyorum ben. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Ekran altında numaramız var. Arayın, çaldırın. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Servis saatlerimizi öğrenin. Ve fiyatımız da geçici bir süreliğine 449.000 TL. 225 metrekare buradaki parsellerimiz. Toplam 50 adet var. Bakın 50 adet var. Şu anda binlerce insan bizi izliyor. 50 adet belki dediğim gibi şu reklamı izlediğinizin haftasında bitecek. Ama siz de ya ben sonra arayayım demeyin. Bence bunu iyi değerlendirin. Çünkü diyorum ya, Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında, otobanın yanında. Arsa alacağınız zaman bunlara dikkat edin. Bakın otoban yanındaysa, yol kenarındaysa burası değerlenecek yerdir ve değerli bir yerden bahsediyoruz. Ben hem size otoban diyorum, hem Saros Körfezi diyorum, hem Marmara Denizi diyorum, hem yerleşim yeri diyorum, hem elektrik hem su. Yani burada yok. Her şey mevcut. O yüzden değerlendirmenizi özellikle istiyorum. Gelin bir görün, kararınızı öyle verin. Ekran altında numaramız var. Bir kez çağrı dahi atmanız yeterli ve fiyatımızı tekrar söylüyorum. Tapu masrafı bize ait. Bu bir kampanya fiyatıdır. Burasını tanıtmak için uygulanan bir fiyattır. Bu fiyat belki bir hafta sonra olmayacak, belki 10 gün sonra olmayacak veya bu projeden sonraki projelerde olmayacak. Bu projede yerinizi almak için ekran altındaki numaramızı arayın. Burası Gelibolu, Saros Körfezi'ne 5 dakika, Marmara Denizi'ne 5 dakika mesafede, otobanın hemen dibinde, elektrik, su, her şeyi mevcut ve yol kenarında güzel bir proje. Evet, ekran altında numaramız var. Bir çağrı atın yeterli. Tapu masrafı almıyoruz. Takas seçeneğimiz var ve servislerimiz ücretsizdir. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Ben buranın lokasyonundan da bahsetmek istiyorum. Şu anda biz arazimizin hemen yanında, parselimizin yanında bulunan yolun üzerindeyiz. Bu yol otobandan çıktıktan sonra Bolayır'a giden yol. Hemen arka tarafımız zaten görüyorsunuz ki otoban. Otobanın arka tarafı da Saros Körfezi. Buradan belki kameralardan net göremiyorsunuz ama çıplak göze baktığınız zaman, buraya geldiğiniz zaman denizi görebiliyorsunuz. 2,5 kilometre. Şöyle bir döndüğümüz zaman, bu tarafa da baktığımız zaman hemen evlerin yanı başındayız. Bunu görüyorsunuz ve üzerinde bulunduğumuz yol Bolayır'a giden yol ve hemen bizim arazimizin yanındaki yol. Hemen orada ben dedim ya, elektrik var, su var dedim. Zaten elektrik direklerini görüyorsunuz hemen arazimizin yanında ve su altyapısı da hemen yine bu ana yolun hemen yanında ve yine bizim arazimizin başında. Yani bizlerin elektrik, su sorunu yok. Yerleşim içerisinde yazlık yapabileceğiniz %40 imarlı Saros Körfezi'ne araçla 5 dakika mesafede, 2,5 kilometre ileride, yine Marmara Denizi'ne aynı şekilde gerçekten güzel bir konum. Ekran altındaki numarayı arayın. 225 metrekare %40 imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 449.000 lira. Şimdiden alacaklara hayırlı uğurlu olsun. Bizi izlemeye devam edin. Çok önemli bir vazifeyi ifa ediyorsunuz. Tabii belediyelerimiz atasporumuza sahip çıkıyor. Uzun yıllardır burada işte Seki Belediyemiz önceden, sonradan Seydi Kemer, burada Seki Er Meydanı'nda bu güreşi tertipliyor, yapıyor, çok da güzel yapıyor. Siz de mutlaka geliyorsunuz. İşiniz olsa da olmasa planlayıp programı mutlaka geliyorsunuz efendim. Tabii bu sporu desteklemek, yanında olmak, hemşehrilerimizin bu sevdiği organizasyonları bırakmamak lazım, yanında olmak lazım, omuz vermek lazım. Seydi Kemer Belediye Başkanımız da çok gayretli. Önder Bey, evet. Önder Bey zaten güreş ağlı da yaptı, bu işi biliyor. Evet. Dolayısıyla onun yanında olmak istedik, hemşehrilerimizin yanında olmak istedik, atasporumuzun yanında olmak istedik, o yüzden katılıyoruz. Evet, değerli güreş severler, daha henüz 2 yıl oldu. Kaş, Kınık, Yağlı Pehlivan güreşleri ama tıpkı buranın atmosferini andırıyor. Dolayısıyla kısa sürede çok büyük bir ivme kazandı. Şimdi soru şu, inşallah değerli büyüklerimizin takdiriyle de 2024 yılında ben gönülden inanıyorum, Antalya, Kaş'taki çok değerli güreş severlerimiz, sizlerin teveccühleri, onların teveccühleriyle belediye başkanı olmanızı umut ediyorum. Bunu gönülden söylüyorum. Kaldığı yerden çıtayı yükseltmek durumundayız artık. Çünkü Kaş'ta, Kınık'ta güreş çok seviliyor. Dolayısıyla
yağlı güreş ve güreş özelinde ve yine Kaş özelinde, gençler özelinde projeleriniz nelerdir efendim? Bunlardan bahsedelim biraz. Tabii Kaş çok büyük bir coğrafya. Yani Kaş'ın baktığınız zaman işte Kalkanı, Patarası, Gömbesi, kasabası, birçok bölgesi var. Tabii birçok havzalar var. Buraların her noktasında yaptığımız değişik projeler var. Tabii hemşehrilerimizin beklentilerine cevap verecek projeleri, hizmetleri kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Tabii bu gönül işi, memleketi seviyorsanız, memleket sevdalısıysanız burada insan odaklı hizmetlerinizi yapmanız lazım. Bu görevler Rabbim bizlere nasip etti. Biz de hemşehrilerimizin gönlünü kazanmaya, onların hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Tabii bu hizmetleri yaparken hoş bir seda bırakabilirsek mühim olan o. Dolayısıyla biz vatandaşlarımıza hizmet etmeyi seviyoruz. Onların takdiri her şeyin üstünde. Tabii yaptığımız ve yapacağımız birçok projeler var. Bunların birçoğunu gerçekleştirdik. Şu anda devam eden projelerimiz var. Önümüzde yeni projelerimiz olacak. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ben sorumu genişletip geleneksel anlamda Atasporumuz güreşin 2 yılda Kaş'ta bu kadar büyük bir ivme kazanacağını bekliyor muydunuz? Şöyle, biz bölge olarak zaten yani bu geleneksel sporlar, atasporumuz, kültürümüz, bizim örfümüz zaten bunu yaşayarak geldi bugünlere. Yani atasporu önceden biliyorsunuz bizim memleketimizde köy düğünlerinde güreş yapılırdı. Yani 3 gün düğün olurdu, bir günü güreş olurdu. Dolayısıyla bizim bu kanımızda var zaten. Yani bu kültürümüzde var. Bunun tabii bu şekilde bir organizasyonla dönüşmesi hemen kabul gördü ve hemşehrilerimiz, bölge halkımız tabii sahiplendiler bunu ve gerçekten işte Türk'ün gücünü burada da görmüş oluyoruz. Burada aslan gibi aslan parçaları çıkıyor ve kuvvetlerini gösteriyorlar, güçlerini gösteriyorlar. Çok güzel bir organizasyon. Yani baktığınız zaman şiddet yok. Kol kola tabii. Yani bu çok önemli bir ambiyans. ilişkisi var. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden biz zaten bunu Kaş Belediyespor adı altında güreşe desteğimizi veriyoruz. Burada bizim sporcularımız da var. Değerli hocamız da burada. Tabii, Değerli hocalarımız da yani burada. İleriki yıllarda Kaş'tan çıkacak olan yiğitlerimizle de biz anlatmak, baş pehlivanlıkta özellikle hele kemer alırsa tadına doyum olmaz değil mi başkanım? İnşallah, inşallah. Rabbim tabii gençlerimize güç kuvvet versin, sağlık sıhhat versin. Biz gençlerimizin yanındayız, atasporumuzun yanındayız. Desteklere devam edeceğiz inşallah. Evet değerli güreş severler, mübalağa etmiyorum. Şunu net bir dille ifade edebilirim ki Kaş güreşlerine ben 2 gün önce sağ olun misafir ettiniz bizi. Kaş'ta gezerken birçok güreş severimiz sağ olsunlar yanlarımıza geldiler ve konu hep sizden açılıyordu organizasyonla alakalı. Mübalağa etmek istemiyorum, etmeyeceğim de ve şunu söylediler. Kaş'ın bir doğusunda cenaze varsa Mutlu Ulutaş orada, batısında da eğer bir cemiyet düğün varsa Mutlu Ulutaş orada. Gönüllere girmek bu olsa gerek. Bu şekilde veda edelim. Kaş halkına seslenmek isteseniz neler söylemek istersin efendim? Buyurun. Ben hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bize destek oldular. Bizi bu görevlere getirdiler. İnşallah biz hemşehrilerimizin her daim yanındayız. Hizmetindeyiz. Rabbim hayırlı hizmetlere bizi vesile kılsın diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Tabii burada Seydi Kemer Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir organizasyon yapmış. Burada işte sporcularımız, güreşçilerimiz gerçekten kıran kırana mücadele ediyorlar ve buradaki vatandaşlarımız, bizim Kaş'tan da gelen birçok vatandaşımız var burada. Zaten komşu ilçeyiz. Evet. İç içe geçmiş durumdayız. Dolayısıyla güzel bir seyir zevki yaşıyorlar. Size de bu yayını verdiğiniz için, tüm Türkiye'ye buradan seyir zevki yaşattığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Bu arada son olarak ben bir cümle ekleyeyim. Bu canlı yayın kabinimiz tıpkı Kaş'ta olduğu gibi. Evet. Sayın Başkanımızı konuk almıştık, Önder Akdenizli. Sağ olsun o da bize bu canlı yayın kabini siz Kaş'ta nasıl rahat ettiniz, burada da rahat ettireceğiz dediler. Bundan dolayı da teşekkür edeyim Sayın Başkanım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Değerli güreş severler, canlı yayın konumuz baş pehlivanlar çeyrek final huzur peşrevindeyken Antalya Kaş'ın çalışkan, güler yüzlü ve mütevazi belediye başkanı, sporcu belediye başkanı ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan çok değerli Mutlu Ulutaş başkanımızdı ve siz değerli güreş severleri de baş pehlivanların çeyrek final müsabakalarıyla baş başa bırakıyoruz.
Hamza Köseoğlu ekranlarda, Serkan Sertürk ekranlarda şu anda baş pehlivanlarımız huzur peşrevindeler. Hakikaten sezon başında kaç güreşlerinde var mıydın Mithat? Yok, bu sene katılamadım. İzleyebildin mi? İzledim. Muazzam bir organizasyondu sezon başı olmasına rağmen, pehlivanlarımız tam hazır olmamasına rağmen, eğer bir organizasyon tüm hatlarıyla kusursuz tertiplenirse pehlivanlar da bu organizasyonun aşkına mutlaka kıran kıranı güreş yapıyorlar. Farklı bir motivasyonla çayıra çıkıyorlar. İnan böyle. Ben 36 yıl güreştim Mithat. Bir emek varsa bunu pehlivan görüyor. O gün canı istemeyebilir, sakat olabilir, yorgun olabilir ama ya bu kadar emek var diyor. Ben Allah için şurada güreşeyim diyor. Dolayısıyla böyle köklü ve büyük organizasyonların şemalarında güçlü bir çalışma olduğum pehlivan bunu hissediyor. Evet, çeyrek final mücadeleleri başladı. İsmail Koç, Orhan Okulu sağ alt kadrajda. Hamza Köseoğlu, Enes Doğan sağ üst kadrajda. İsmail Balaban, Ali Gürbüz sol üst kadrajda. Türkiye adı güreşinin derbilerinden birine sahne alacak ve sol alt kadrajda da Serkan Sertürk, Serhat Gökmen. Hemen Mithat diyeyim, sana soruyorum, bir öngörün var mı? Bu dörtlü pencerede kimler yarı finale bugün podyuma ayağını atar? Ben burada Hamza Köseoğlu Enes Doğan maçında Enes Doğan'ı şanslı buluyorum. Form grafiği hem çok iyi hem daha dinamik. Enes Doğan çok şanslı. Hamza Köseoğlu tecrübesini burada öne çıkartabilir mi? Evet, tempolu. Enes Doğan genç, dinamik. Hamza Köseoğlu tecrübesiyle Osman Aynur'u mağlup ettiği gibi Enes Doğan'ı da mağlup edebilir mi? Edebilir, tabii ki de ihtimaller doğrultusunda. Bir yüzde verebilir misin? Ben %65'e %35 diyorum. Enes Doğan önce bayağı bu yani bu oran bayağı oldu. Ben %51-49'larda gezerken hemen İsmail Koç Orhan Okulu'yu sormak isterim. Burada %51'e %49 Orhan Okulu diyebilirim. Bu arada beline girdi İsmail Koç. Evet. Değerli güreş severler, bir gerdanlama mı? Hayır, toparlandı Orhan Okulu. Tekten gerdanlıyor. Dış kazıkta erken bir galibiyet arıyor. Bir süpleks arayışı içerisinde, hayır, toparlandı. Mücadele ayakta devam edecek. Kule devam diyor, bakıyoruz. Devam diyor Kule. %51 Orhan Okulu, %49 İsmail Koç mu demiştin? Evet. Evet, dörtte ekrana devam edelim. Ben tam tersi %51 İsmail Koç, %49 Orhan Okulu diyorum. Bu mücadele özelinde bakalım. Bu işte buradan gerdanlamadan sağ omuzun üzerine düşmüş, açılmış mı açılmamış mı? Kule vara bile gitmedi, devam edecek. Değerli güreş severler, devam ediyor. Dörtlüde kalalım değerli yönetmenim. Ali Gürbüz, İsmail Balaban sol üst kadrajda. Serkan Sertürk, Serhat Gökmen sol alt kadrajda. Sağ üst kadrajda Hamza Köseoğlu, Enes Doğan'a tek aldı. Orada hareketli bir müsabaka bizi bekliyor. Evet. Serkan Sertürk, Serhat Gökmen özelinde neler söylersin Mithat'cığım? Serhat Gökmen aslında galiba en iyi sezonlarından birini geçiriyor diyebilirim. Lig güreşlerin bir ayağında zaten şampiyon oldu o gün. Kürsüyü birinci tamamladı. Evet. Bu sene farklı bir sezon geçiriyor. Serhat Gökmen özelinde bence iyi bir sezon Serhat Gökmen için. Bu arada Sezai İşkın, eski milli takım antrenörlerimizden değerli büyüğümüz, başarılı yayın ve anlatım için tebrikler, pehlivanlarımızda başarılar çıraklarıma demiş. Kucak dolu sevgiler. Tokat'ın öz evladı, Tokat'ın yetiştirmiş olduğu Türk güreşi adına çok önemli isimlerden biri. Değerli büyüğüm Sezai İşkın. Evet, gözüm sağ alt kadrajda İsmail Koç Orhan Okulu mücadelesinde yine erken hareketlilik söz konusu olabilir. Hamza Köseoğlu, Enes Doğan mücadelesi yere indi. Serkan Sertürk, Serhat Gökmen mücadelesinde %50-50 diyeyim. İsmail Balaban, Ali Gürbüz mücadelesinde %50-50 diyeyim ama İsmail Koç Orhan Okulu mücadelesinde %52 İsmail Koç, %48 Orhan Okulu noktasındayım. Bu benim şahsi fikrim. Bu arada haklısın. İbre biraz İsmail Koç'a dönmüş durumda. Bu arada İsmail Balaban bir anda bir hamle yaptı. Ali Gürbüz'ün sol bileğinde bir
acı söz konusu mu? Bakıyoruz. Sağlıkçılar davet ediliyor. Umarım ciddi bir şey yoktur. İnşallah yoktur ama çok hızlı düştü. Tekrarını alabilecek miyiz değerli yönetmenim? Biraz daha geriden. Biraz daha geriden alsak, sol elin üzerine düştü tam olarak. Emin olamadım. Güreşlerimizin tertip komite başkanı ve aynı zamanda İşte bakın tam burada başladı. İsmail Balaban sağ eli kasnakta söyledi Paşa'da bir anda ayağını takmış. Sol bileğin üzerine bütün ağırlığıyla düşmüş. Bakalım devam edebilecek mi? Dörtlü ekran alabiliriz. Şu anda sağlıkçılar geldi. Dörtlü ekranda Ali Gürbüz yerde. Sağlıkçılar yanında. Hamza Köseoğlu, Enes Doğan mücadelesi de karışıyor, bir yerde bir üstte. Bir anda toparlandı, beline girdi. Hamza Köseoğlu, Enes Doğan mücadelesi sağ üst kadrajda. Sol alt kadrajda Serkan Sertürk, Serhat Gökmen mücadelesi stabil devam etmekte. Evet. Bir künde kılçık. Hamza Köseoğlu künde attı ama Enes Doğan yine yıldızlı parlamaya, yine büyümeye devam ediyor. Elini öpüp Hamza Köseoğlu'nun gönlünü almak istiyor. İşte özlediğimiz tablo. Burada künde atmak istedi. Bir anda kararını değiştirdi. Risk aldı. Hemen kılçığı yetiştirdi. Bakın ayağını da çok hızlı bir şekilde takmış. Ve sen bu makas aralığını yüksek söylemiştin değil mi? Evet, yüksek söylemiştim. %65. 65'e 35 demiştim. Evet, Mithattin değerli kardeşim. Enes Tebrik çok ediyorum istekli, seni. çok motive. Evet, hemen üçlü ekrana dönebiliriz. Üçlü ekran alabiliriz. Evet, Ali Gürbüz sağ alt kadrajda. Evet, sağ üst kadrajda. Bu arada bir kas kanadı İsmail Koç'tan. İsmail Koç'tan Orhan Okullu'ya beklenmedik bir anda sürpriz bir kas kanadı değerli güreş severler. O da adını yarı finale yazdırdı Enes Doğan'dan sonra. Bakın dış kasnakta beklerken Orhan Okullu geri dizlerken bir anda kas kanadına yöneldi. Güçlü fiziğini Orhan Okullu'yu net bir galibiyetle, ben de %52, İsmail Koç %48, Orhan Okulu demiştim. Benim öngörüm yer buldu. Evet, doğru. Bir öncekinde senin öngörün yer buldu Mithat. Değerli kardeşim Dim. Bu arada tek aldı. Paçaya uzandı. Dış kazıkta. Yan kazık yan paçada. Paça kazık arayışı içerisinde. Şakı bulabilecek bir işi buldu. Serkan Sertürk'te. Paça kazık oyunuyla net bir galibiyette Serhat Gökmen'i mağlup etti. O da adını yarı finale yazdırdı. İsmail Balaban Ali Gürbüz mücadelesinde Ali Gürbüz sol bileğinden yaşamış olduğu rahatsızlıktan dolayı, sakatlıktan dolayı çekildi ve İsmail Balaban adını yarı finale yazdırdı değerli güreş severler. Arka arkaya, ardı ardına galibiyetleri bir kez daha görüyorsunuz. Düzeltiyorum, burada bastırmış. Evet. Evet, gerdanlamayla Ali Gürbüz sol elini hiç kullanamamış, hiç direnememiş. Hiç kullanamıyor, ciddi bir sakatlığı olabilir. Bu arada Serkan Sertürk de bugün sürprizlere devam ediyor. Uyum içinde çalıştığımız kıymetli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarımız. Evet, çeyrek final yenişlerini bir kez alabiliriz değerli öğretmenim. Bakın önce Enes Doğan, sonra İsmail Koç. Evet, hemen ekranlara geldi. Fatih Bedir'e teşekkür ediyorum. Değerli yönetmenim FBR Yapım prodüktörlüğünde Fatih Bedir önderliğinde, yönetmenliğinde bakın künde pozisyonunda bir anda kılçık ve işte o bitirici sağ ayağıyla da çangalı takmış Enes Doğan. Yarı finalde ve günün sürprizi, bence aslında çok da sürpriz değil ama tempolu bir Orhan Okulu, güçlü İsmail Koç bir anda ezberleri bozdu. Orhan Okulu da bunu beklemiyordu, açık söyleyeyim. Beklemiyordu. Hele bu dakikalarda beklemiyordu ve İsmail Koç yarı finalde. İsmail Koç'un bir yükselen form grafiği söz konusu. Ondan da zaten bahsetmiştim. İsmail Balaban'ın Ali Gürbüz'ün sol bileği sakatlandıktan sonraki o sağdan gerdanlamayla, sarmayla
O da net bir galibiyetle adını yarı finale yazdırdı ve Serkan Sertürk Serhat Gökmen mücadelesinde biraz daha hızlandırabiliriz ileride, çünkü evet buradan paçayı kavradı. Paça kazık oyununa geçti daha sonra. Biraz daha ileride değerli öğretmenim. Güreş ağası olarak yer aldı. Daimi altın kemerli ağalık onuruna ulaştı. Bu çayırda bugün belediye başkanı olarak karşınızda olmak. Bakın buradan paça kazıkla Şak'ı aradı. Şak'ı bulamayınca oradan iç butu yakaladı. Serhat Gökmen oradan direnemedi ve Serkan Sertürk 4. isim olarak adını yarı finale yazdıran isim oldu. Değerli güreş severler, Keptut'tan İbrahim abim iyi yayınlar demiş. Antalya Aksu'dan Aksu Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Arif Tatar, değerli yol arkadaşım, dostum, iyi yayınlar diliyor. Pehlivan kardeşlerime başarı dileklerinde bulunuyorum demiş. Akdeniz'in son 40 pınarında Yağlı pehlivan güreşlerimizi kültürümüze yakışan bir şekilde 8 Ekim Pazar gününde tüm güreş severleri bekliyoruz demiş. Sayın Halil Şahin Aksu Belediye Başkanımız adına davet ediyorum demiş. Arif Tatar. Evet, kısa bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra tekrar Mithat Din'le birlikte yarı finali anlatıp aktaracağız. Bizden ayrılmayın değerli güreş severler. özenerek hazırlamaya çalıştık. Halkımız Türkiye'nin markası, çözüm ortağınız Doğan İnşaat sizler için çalışmalara devam ediyor. Bugün Erzincan, Tercan, Mercan, Çatakdere köyündeyiz. Burada Mustafa ve Filiz Polat çiftinin evinin çatısını 4 gün gibi kısa bir sürede Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Bugün teslim ediyorlar. Çatıda sorun mu vardı? Yağmur yağdığı zaman hep su damlıyor. Hiç memnun değildim. Reklamlarınızı gördüm. 2 senedir illa Doğan İnşaat gelecek diye. Sonunda beyimle konuştuk, karar verdik. Doğan İnşaat'ı çağırdık. Bayram Bey geldi. Konuştuk, anlaştık. Eşiniz dedi ki hem çatımız akıyordu Hem de nasıl? kuşlar dedi yuva yapıyordu, ses yapıyordu dedi. Çok acayip. Filiz Hanım dedi ki ben bunu Doğan İnşaat'ta başkasına yaptırmam. Ustalar öyle bir yapmışlar ki hakikaten az önceki arkadaş baktı dedi ya buraya sinek bile girmez dedi. Aynen öyle, aynen öyle. Güzel de çalışıyorsunuz. Çok temiz, düzgün, memnunum diye. Çatı evin sigortasıdır. Şimdi çatıyı yaptınız hem yağmura hem soğuğa hem sıcağa karşı özellikle bu sandviç panel güzel bir malzeme. Kaliteli bir malzeme. Evet. Onu yaptılar ustalarımız. Bugün size teslim ediyorlar. Malzemede, ustalarda, işçilikte memnun musun? Memnunum. Çok memnunum. Hepsi birbirinden üstün. Güzel, temiz çalışıyorlar. Çok dürüst. Tanıdıklara, köydeki komşularınıza Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misin? Ederim. Doğan İnşaat'ı çağırsınlar. Çok memnun olurlar diye. Ben çok memnunum. 4 gün oldu. Çatınıza başladılar. Ustalar söktüler. Yenisini yaptılar. Şu anda son çalışmalar yapılıyor. Bugün size teslim ediyorlar. Çalışmalarda, ustalarda, malzemede memnun musunuz? Ben herkesten memnunum. İşçisinden tut, mühendisinden tut. Haydar Bey sizde olsun. Eyvallah. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Doğan Bey'le görüştükten sonra Bayram Bey'le konuştuk. Dedi ben yarın sabah saat 9'da geliyorum. Aynı günde başladılar. Bayram Bey onlar dediği günde ve temizliği dikkatimi hep çekiyor. Herkese tek tek teşekkür ederim. Bilhassa Bayram Bey, Mustafa Usta, onların hepsine çok teşekkür ederim. Hepsinde de memnunum. Komşulara tavsiye eder misin Doğan İnşaat? Aynen, her zaman. Zaten komşular beni arıyorlar, soruyorlar. Yurt dışında arıyorlar beni. Dedim ben 2 senedir Doğan İnşaat'ı hep takip ediyordum zaten. Doğan İnşaat'ı geldikten sonra hanımla beraber düşündük, aradık ve sağ olsunlar hemen bizim ihtiyacımızı hallettiler. Şimdi ustalar çalışırken komşular gelip bakıyorlar, beğeniyorlar mı? Ne diyorlar? Çok güzel diyorlar. Çok güzel beğeniyorlar. Doğan İnşaat'ın reklamlarına baktıktan sonra
her şeyi değiştirdik. O reklamda gördüğün çalışmalarla burada da canlı gördün. Aynı mı abi çalışmalar? Aynen, hiç değişen hiçbir şey yoktur. Aynen gördüğünüz gibi o reklamlarda bende çalıştıkları da aynen. Hiçbir farkı yok. Her şeyinden memnunum. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Bugün Sivas'ın Divriği ilçesinin Yağbasan köyündeyiz. Burada Hüseyin Döner Bey'in evinin çatısını 4 gün olduğu Doğan İnşaat'ın ekipleri başladılar. Bugünse Hüseyin Bey'e teslim etmeye hazır hale getirdiler. Çatımda çok sorun vardı. Çok ustalar getirdim fakat hiçbir anlamını alamadım. Doğan İnşaat geldi, beni kurtardı. Allah 100 binlerce Doğan İnşaat'a razı olsun, teşekkür ederim. Gününde geldiler, gününde başladılar ve gününde teslim ettiler. İşi olan bütün dost ve akrabalar Doğan İnşaat'ı tercih etsinler. Bir telefonla her işi halloluyor efendim. Ustalarda, çalışmalarda, malzemede, işçilikte memnun musunuz? Çok memnunum. Allah razı olsun Doğan İnşaat'tan. Ben bu kadarını beklemiyordum. Doğan İnşaat'tan çok memnunum. Daha önceden de ben Doğan Bey'le görüşmüştüm ama bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Bir adamları, bir elemanları var. Çok çok memnunum. İşi olan, gücü olan, inşaat yaptıran Doğan İnşaat. Başka birini tanımıyorum. Türkiye'nin şu anda 54 bölgesinde ekipler çalışıyorlar. Evet, diyorlar ki Doğan İnşaat köylere gider mi acaba? İşte burası köy ve şu anda burada çalışıyorlar değil mi? Buraya gelmeyen Türkiye'nin hiçbir yerine gidemez. Burası Yağbasan. Onun için şu anda ekipler çalışıyorlar. Çalışıyorlar, Allah razı olsun. Bayram Bey geldi. Bütün malzemeleri buraya indirdi. Hatta bana da baktırdı. Ben de bu işin biraz ustasıyım. Çok teşekkür ederim Bayram Bey. Allah razı olsun. Ben İstanbul'da duruyorum. Burada değil. Burada 1 ay 2 ay duruyorum. Tekrar dönüyorum. İstanbul'da aynı günü yine bu inşaatı devam ettireceğim. Çatı evin sigortasıdır. Çatı Doğru. sağlam olursa Hüseyin Bey'in İstanbul'da kafası rahat olur. Doğrudur efendim. Doğrudur. Gayet güzel. Şimdi gününde geldiler, başladılar. Gününde teslim ediyorlar Evet, sana. evet efendim. Evet efendim. Bu çok önemli. Hiç şaşmadı. Geliyorum dedi, geldiği saatte geldiler ve işime başladılar. Her işimi bitirdiler. Allah 100 binlerce razı olsun. Allah 100 binlerce razı olsun. En ufak bir zarar vermeden her işimi yaptılar. Ben memnunum. Öncelikle Hüseyin Bey'e buradan ailesine ve kendisine çok teşekkür ediyorum Doğan İnşaat'ı tercih ettikleri için. Hüseyin Bey'in söylediği gibi dediğimiz saatte, dediğimiz günde işimize tertemiz başladık ve tertemiz teslim ediyoruz. Çok güzel yaptılar. Çok uygun yaptılar. 20 sene garanti diyor. Bu ne demek abim ya? Zaten 20 sene yaşayacak mıyız? Allah razı olsun Doğan İnşaat'tan. Çevredeki komşulara, tanıdıklara Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misin? Etmem mi? Doğan İnşaat. Başka yok. Doğan İnşaat. Hiçbir şey elime attırmadılar. Tertemiz yapıp çatıp bize teslim ettiler. Türkiye'nin markası çözüm ortağınız Doğan İnşaat, Türkiye'nin 81 ilinde şu anda 54 noktasında çalışmalara devam ediyor. Bugün İzmir, Dikili'deyiz. Burada Narin ve Durmuş Kara kardeşlerin ikiz villasının Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları çatısını, dış cephe ısı yalıtım mantolamasını, terasını, pergülesini, lambiresini de yaptılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Kaç gün önce başladınız ve kaç günde teslim hale getirdiniz? Bu şantiyemize 10 gün önce başladık. Bugün teslim ediyoruz. Doğan İnşaat'ı nerede gördünüz? Nasıl ulaştınız? Doğan İnşaat'ı zaten duymuştuk, reklamlarda görüyorduk. Çatı akıyordu, sorunumuz vardı. Enişte Bey buraya geldi, bir telefonla aradı. Sağ olsun Doğan Bey de Hemen geldiler. Hemen geldi yani. Sözleşmenizi, anlaşmanızı yaptınız. Sözleşmemizi yaptık ablamla beraber. Size taahhüt ettiği günde başladılar mı? Başladılar. Taahhüt ettiği günde önce teslim ettiler mi? Bitti. Bu çok önemli. Bitti, evet, teslim ettiler. Kendilerini kutluyorum ya. Memnunuz. Doğan İnşaat yaptığı işlere 20 yıl garanti veriyor. 20 sene yeterlidir. Bence akmayacağını düşünüyorum. Burada Doğan İnşaat'ın ustaları çalıştı. Siz gördünüz mü çalışmaları, malzemeyi gördünüz mü? Çalışmasını gördük, malzemesini gördük. Çok memnun olduk. Gününden de önce teslim etti. Hanımlar yapılan işleri çok titizlikle inceler. Evin içi, dışı, cephesi, balkonu, terası hepsini gördünüz. Evet. Çalışmalarda, malzemede, ustalarda, Doğan İnşaat'ta memnun musun? Evet, çalışmalar çok güzel geçti. İşçiler çok güzel çalıştılar. Hepsinden çok memnunuz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kardeşimle tabii önceden konuştuk, anlaştık, yaptırmaya karar verdik. Sonradan Doğan İnşaat'ı aramaya karar verdik. Eniştem aradı. Aradığı günün ertesi günü geldi hemen ve anlaşmamızı yaptık. Ondan sonra ertesi günde başladılar inşaata. Malzemelere gelince malzemeler de gerçekten birinci kaliteydi. Malzemelerden de çok memnunuz. Bu kadar kısa sürede yapılacağına inanmıyorum açıkçası ama yaptılar, teslim ettiler.
Çok sağ olsunlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Doğan İnşaat'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalıştılar. Çok memnunuz. Zamanında bitirip teslim ettiler. Çok memnunuz. Hepsine çok çok teşekkürler. Düşündüklerinizi siz hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Kalitenin, güvenin ve estetiğin adresi Doğan İnşaat. Yaşam alanlarınızı inşa ediyoruz, güzelleştiriyoruz. Daha güzel yaşam alanları size sunuyoruz. Yaşam alanlarınızı inşa ediyoruz, güzelleştiriyoruz. Sizler için konforlu hale getiriyoruz. Sizler hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Yazlık sezonda olduğumuzdan dolayı şu an ufak tefek tadilatlar yapabilsek de Eylül 15'ten sonra sıfırdan şantiyelerimize başlayabiliyoruz. İnsanları rahatsız etmemek adına bu genel olarak bir kural yazlık bölgede. Müşterilerimiz bizi aşağıdaki numaralardan aradığında görüşüyoruz. Neler istediklerini dinliyoruz. Kalem kalem konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Anlaştıktan sonra Eylül 15'ten sonra sıraya alıyoruz müşterilerimizi. Daha sonra onların istek, talep, onların üzerine başlıyoruz şantiyelerimize. Şu anda 54 noktada şantiyelerimiz devam etmekte. Çözüm ortağınız Doğan İnşaat Türkiye'nin 7 bölgesinde çalışmalara devam ediyor. Bugün Balıkesir Ayvalık'tayız. Burada Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları Hayatun Savaşal hanımefendinin yazdığının tadilatını, tamiratını komple yeniden yapıyorlar. Ayvalık'ta bir yazlığımız vardı. Uzun zamandır tamir ettirmek istiyordum ama yaptıramadım. Doğan İnşaat'ı aradım. Tüm her istediğimi yapıyorlar. İstediğim şeyler oluyor ve her şeyde memnunum şu anda. Ve bütün dostlarıma tavsiye ediyorum. Mühendis hanımdan da çok memnunum. Her şeyi beraber seçip beraber yapıyoruz. Doğan İnşaat'tan memnun kaldığım için onları seçtik. İkiniz de bayan olarak kafa kafaya verdiniz şöyle. Aynen. Malzemenin seçimini az önce boyaları seçiyordunuz beraber. Evet, boyaları seçtik, taşları seçtik, parkeleri seçtik beraber. Hepsini beraber yapıyoruz ve çok memnunum. Çevreye de tavsiye ediyorum. Evet. Reklamlardan bize ulaştılar. Doğan Bey'le geldik. Hemen bir keşif yaptık. Dış cephe mantolamaya ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Onu yaptırdık. Çatımızı komple yeniliyoruz. Yerden ısıtma sistemi istediler. Onları yapacağız. Komple zemin seramiklerimizi, parkelerimizi yeniliyoruz. Mutfak dolabımızı yenileyeceğiz. Aynı zamanda dış cepheye drenaj yapılıyor şu anda ustalar. Onu yapıyorlar, çalışıyor. Evet, bir de dış cephelerden temele kadar ineceğiz. Drenajımızı gerçekleştireceğiz. Bu su problemini çözeceğiz. Binamızı kurtaracağız. Yani A'dan Z'ye Hayatun Hanım'ın yıllardır hayal ettiği evi kendisine hayalini gerçekleştirerek teslim edeceğiz. Yaklaşık bir haftadır burada çalışıyoruz. Elektrik su tesisatımız da komple yenilenecek. 3 hafta gibi kısa bir sürede kendisine hayal ettiği evi İnşallah teslim edeceğiz. Ben de çok memnunum. Mihriban Hanım kızımızdan da memnunuz. Tabii. Yani şu ana kadar yaptıkları işten de çok memnunuz. Eşe dosta herkese tavsiye ederim. Doğan İnşaat bugün Ayvalık'ta Ali ve Hayatun Savaşal çiftinin yazdığının tadilat ve tamirat işini tamamladılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Ve bugün kendilerine teslim ediyorlar. Yanımızda Doğan İnşaat'ın genç mühendislerinden Mihriban Özcan hanımefendi var. Burada neler yaptılar? Bize buranın hakkında bilgiler verecek. Günler öncesinden de yine konuşmuştuk burada, hatırlarsanız çok ciddi bir çalışma vardı. Kırım döküm vardı her tarafta. Birçok usta farklı noktalarda çalışıyordu. Bugün bütün çalışmalarımızı tamamladık. Temizliklerini yaptık. Kendilerine tertemiz bir şekilde evlerini teslim ediyoruz. Yarın evinize taşıyacaklar. Bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezdeyiz. Burada Hüseyin Çözükçe abimizin evinin temelden çatıya kadar her şeyini, tadilatını, tamiratını Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Burası deprem bölgesi. Gerçekten binanın temelden çatıya kadar her tarafı elden geçti. A'dan Z'ye, fayansından, kapısından, penceresinden, parkesine, fayansına, klozetlerine kadar her şeyi sıfırdan yapıldı. Bugün teslim hale getirildi. Hüseyin abicim, öncelikle deprem bölgesindesiniz, geçmiş olsun. Evet, sağ olasın. Herkese geçmiş olsun. Allah bir daha bu acıları vatanımıza, memleketimize yaşatmasın diliyoruz inşallah. Amin. Senin evine hafif hasar verdiler herhalde, evet, ki evet, sen hemen tadilata başladın. Evet. Doğan İnşaat'ı nerede gördün? Nasıl ulaştın? Hemen geldiler mi? Doğan İnşaat'ı ben reklamlarda sürekli izliyorum.
Yani diyebilirim Doğan İnşaat'a aşığız ailece, doğrudur yani. Dedim ben bir ev yaparsam inşallah dedim Doğan Bey'e veririm dedim. Doğan grubuna veririm dedim. Çünkü sözüne sahipler. Gerçekte söz verdikleri her şeyi dört dörtlük yaptılar yani. Bizzat İsmail Bey'e de çok razıyım. Adam sabahleyin iş başına geldiği zaman o gün ne yapacağını her şeyi telefonuna yükler. Her şeyi böyle saat gibi yürütür yani. Şükür bugün bitirdik yani. Bir ayı işte birkaç gün aşıyor. Ben bu memlekette büyüdüm. Bu memleketin hatta bu memlekette inşaatçılık da yaptım. 20 sene kalıpçılık yaptım. Burada insanları bir araya yani getirmek çok zordur. Doğan grubu bütün her şey beraberdir yani. Boyacısı da var, yani duvarcısı da var, elektrikçisi de var. Başka adam aramıyorsun yani. Hepsi bir ekip olarak geliyorlar. Bir ekip olarak geliyorlar, işini temiz yapıyorlar. Sağ olsun, var olsun. İyi ki vermişim yani. Ben daha önce geldiğimde burada çalışmalar başlamıştı. Bugün ise sona gelinmiş. Bugün anahtarı sana teslim ediyoruz. Size de teşekkür ederim. İşini çok güzel yapıyorsun. Ben buraya ilk geldiğimde Hüseyin abi dedi ki sen şimdi çalışmaları çek dedi. Ben dedi işi teslim aldığım gün konuşacağım dedi. Dedim sen sözünde dur, ben de duracağım. Bugün geldik, yine buluştuk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ekibimiz Pazarcık'ta. Burada tadilat, tamirat, inşaat adına aklınıza ne gelirse A'dan Z'ye yaptırmak istiyorsanız alt banttaki numaralarda Doğan İnşaat'a ulaşabilirsiniz. Aynen. Sizler hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Bugün çalışmalar tamamlandı. Bir tarafımda İsmail Usta, bir tarafımda Hüseyin abimiz. Kendisine bugün anahtarını teslim edeceğiz. İsmail Bey, kaç gün önce başlamıştınız? Bir ay kadar bir süremiz oldu. Bir ay içinde de Hüseyin amcamıza teslim ettik ve bitirdik. Bir ayda A'dan Z'ye bu binanın her tarafı yeniden yapıldı. Bugün Hüseyin abiye anahtarını teslim edeceğiz. Evine geçecek, güle güle oturacak. Hayırlı olsun. Bir daha da bu acıları yaşamayız Allah diyoruz. bir daha böyle bir acıyı kimsenin başına vermesin. Memleketimiz çok acı çekiyor gerçekten. Bizi izlemeye devam edin. İllallah Muhammedur Resulullah, yiğit aslanlara alkışlarla diyelim maşallah. Evet, kendimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Modern yapı, Fethiye Taş Dünyası sahibi Yasin Özkan'da 2.550.000 TL satıyorum. Evet vallahi Karaşalar'da oradan gözünün ucuna bakıyor. Domates mi satıyor be cazgır diyor. Sen tadın al. Evet, Konsa Tarımların sahibi Kınık Komisyon Dernek Başkanımız Sayın Çağdaş Konu'nun yanındayım. Çağdaş Konu'da 2.600.000 TL. Yine Seydi Kemal'in iş adamı Sayın Bahattin Yanatman'ın yanında. 2.648.000 TL. Karaşar İnşaatların sahibi genç iş adamı Sayın Şaban Karaşar'ın yanındayım. 2.730.000 TL. Evet, Uçar Argoların sahibi iş adamı Sayın Muhittin Uçar'ın yanındayım. 2.750.000 TL. Vizita ve Alpiniz Bölge Bayi Recep Bihan'ın yanındayım. 2.800.000 TL. Yine Seydi Kemal Nakliyat ve Orman Ürünleri sahibi Yusuf Manakuz'un yanındayım. 3.200.000 TL. 3.200.000 TL. Modern yapı Fethiye Taş Dünyası'nın sahibi iş adamı Sayın Yasin Özkan'ın yanındayım. Evet Cazgır, ben ihaleden çekilmek istiyorum ama bu güreşler gerçekten rakamlara oluyor. Bu anlamda 50.000 TL kemerinde bulunuyorum. Ağrı ihalesinden çekiliyorum diyor. Yasin Özkan'ı coşkuyla almışıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben hemen Konsa Tarımların sahibi Kaş Kınık Komisyon Derneği Başkanımız Sayın Çağdaş Konu'nun yanındayım. Evet Cazgır'ım,
kurmaylarına teşekkür ediyoruz. Ağlı ihalesinden çekiliyorum. 50.000 TL devamında bulunuyorum diyor. Sayın Çağdaş Konu'ya teşekkür ediyoruz. Evet, yine Seydi Kemal'de iş adamı Sayın Fatih Yaratmay'ın yanındayım. Evet, Seydi Kemal'de iş adamı Sayın Fatih Yaratma, caz grup, ben de ağlı ihalesinden çekiliyorum. 50.000 TL temelinde bulunuyorum diyor. Biz de Fatih Yaratma'ya teşekkür ediyoruz. Ben hemen Karaşehir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı genç iş adamı Sayın Şaban Karaşan'ın yanındayım. $3.530.000 TL. Evet, uçağı verdim olan tarımların sahibi Muhittin Uçar'ın yanındayım. Evet, Cazgır'ım, uçağı Ergon Tarım olarak ben de ağlı ihalesinden çekiliyorum. 75.000 TL demelinde bulunuyorum diyor. Ve değerli Muhittin Uçar'a da coşkuyla alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet, İzzet Ağabey'e ait Biliç Bölge Bayi. İş adamı Sayın Recep Yağlı'yım. 3.750.000 TL. Evet, Seydi Kemal Nakliyat ve Orman Ürünlerinin sahibi Sayın Yusuf Maramboz'un yanındayım. 4 milyon TL, 4 milyon TL. Evet, Karaşehir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şaban Karaşan'ın yanındayım. 4.530.000 TL. Evet, Rezita ve Ay Piliçleri Bölge Bayi İş Adamı Sayın Recep Yağlı'nın yanındayım. 4.750.000 TL. Seydi Kemal Nakliyatları ve Orman Ürünlerinin sahibi Sayın Yusuf Maramboz'un yanındayım. 5 milyon TL, 5 milyon TL. Sayın Yusuf Maramboz'a. Ben hemen Karaşehir İnşaatların Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Karaçkan'ın yanındayım. 5.030.000 TL Sayın Şaban Karaşan'da. Rezita ve Aypilis Bölge Bayi İş Adamı Sayın Recep Biyar'ın yanındayım. 5.100.000 TL. Evet, yine Seydi Kemal Nakliyat ve Orman Ürünlerinin sahibi iş adamı Sayın Yusuf Maramboz'un yanındayım. Cazgır'ım. Bana müsaade. Cazgır'ım, az önce dediği gibi vaziyet alalım. Ağlı ihalesinden ben de çekiliyorum. Yalnız 100.000 TL temerrüde bulunuyorum diyor. Bu anlamda Rezita ve Aypilis Bölge Bayi Sayın Recep Biyar'a teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başaltı pehlivanlarımız çok acele sınırlandırmak üzere meydanına. Büyük orta pehlivanlarımız yarı final müsabakası. 5 Kasım tarihinde tüm güreş severleri diğer meydana davet eden Kezge Belediye Başkanımız Sayın Ali Karaca adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Patarlı Tarımların sahibi Önder Örg adına güreş yapıyor. Alparslan Güçlü Bol Afeti Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köroğlu adına güreş yapıyor. Hasan Can Güzeller Antalya Kumluca. Muğla Seydi Kemal Belediye Başkanımız ve aynı zamanda güreşlerimizin tertip komite başkanı Sayın Bayram Önder
güreş yapıyor. Yine bugün burada görev yaptığı Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı adına güreş yapıyor. Şevket Can, Antalya Elmalı, Dereköy. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanlar hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam etsin. Maşallah peygamberimiz çok acele meydanda. Aha ihalesi kaldığı yerden Sayın İdris Akbay'ın aramızdan ayrılıyorlar. devam ediyor. Bize hayırlı yolculuklar diyorum. Coşkuyla alkışlıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başaltı pehlivanlarımız koç yiğitler çok acele salavatlanmak üzereler meydanda. Başaltı pehlivanlarımız koç yiğitler, haydi aslanlar çok acele. Evet değerli güreş severler, değerli konuklarımız. Karaşal İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Karaşal'ın yanındayım. 5.530.000 TL Şaban abi. Şu an tek rakibin sensin. Evet, bu anlamda Karaşal İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, iş adamı Şaban Karaşal şu an kendiyle yarışıyor. Bir alkış yapalım, alkış. 5.530.000 TL. Cazgırım. Şu anda 5 milyonluk bir 6 milyona yükseldi. 6.030.000 TL şahsıma, Seydi Kemal'e, güreş camiamıza hayırlı olsun diyor. Ben de şöyle bir bağıyla hayırlı olsun diyorum. Sevgiler seyirlik değil, ömürlük olsun. Dostluklar pazara kadar değil, mezara kadar olsun. Karaşal İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, genç iş adamı Sayın Şaban Karaşal'a 6.030.000 lira abi ihalesi hayırlı uğurlu olsun. Evet, ahalık ihalesi nihayete erdi. Biz de çok kısa bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra tekrar Muğla Seydi Kemer 8 Zümrüt Çayırı Er Meydanı'nda birlikte olacağız. Ergimi görme, sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben senin. Radyo 2. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Radyo 2. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma, gel ömrümün varı. Radyo 2. Sinemdedir benim derdim dağlarım. Ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler, geceler ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir. Radyo 2. Kliplerinizin tüm dünyada izlenme rekoru kırmasını ister misiniz? O zaman doğru kanaldasınız. Bilgi almak için 0212 485 3901 0212
485 39 01. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler. Yürüyebiliriz. Yutabiliriz. Konuşabiliyoruz. Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle, zamanında, ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir. Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Bugün sahibi olduğumuz her bilgi tarihi tecrübeyle birikti, kültürel miras yoluyla geldi. Onlarla öğrettik, iyileştik, geliştik. Kültürel mirasımıza vurulan her darbe, hayallerimize, bilime ve geleceğimize vuruluyor. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı, geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlığı kaçakçılığı hırsızlıktır. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Tam bağımsız Türkiye, vazgeçer mi senden? Bilir desan aşkımızdan, yitik sevdamız. Teknofestler göreceğiz, milyon milyon geleceğiz. Gençlerle omuz omuza zaferlere ereceğiz. Göklerde kızıl elma, Anadolu sularda çok çıktı yollara, şimdi de sende sıra. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2,5 milyondan fazla ziyaretçisiyle İstanbul'da rekorlar kıran Teknofest 30 Ağustos'ta başkentimiz Ankara'da, 27 Eylül'de İzmir'de. Geliyor işte tam bağımsız Türkiye. Bizi izlemeye devam edin. Cemal Cumhur'un mücadelesi ekranlarda. Bu boyun en çetin baş pehlivanı. Pehlivanı diyelim, baş pehlivanı değil, pehlivanı diyelim. Seydi Kemer'in öz evladı. İnanılmaz bir taraftar kitlesi var. Çok sevilen bir pehlivan burada.
TL özel para ödülü gelmiştir. Teşekkür ediyoruz. Cemal Cumbur yani Kazıkan Paşa'dan sürdü ama bastıramadı. Evet değerli güreş severler. Şu an her meydanında güreş tutan pehlivanımız Cemal Cumbur'a. Güreşlerimizin Affet Kemal ve Güreş Dansı. Aynı zamanda Tertip Komite Başkanımız Seydi Kemal Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdenizli'den Cemal Cumbur'a 10.000 TL özel para ödülü. Evet, burayı boşaltalım. Güvenlik güçleri, zabıta amirlerimiz, kule önünü çok acil boşaltıyoruz. Burayı boşaltıyoruz. Evet, ayakta iş kollarla. Evet, zabıta amirleri. Kalabalığı biraz daha geri çekelim. Bu arada tek daldı Cemal Cumbur. Evet, kameramanlar, fotoğraf sanatçıları, basın mensupları lütfen sizlere ayrılan bölüme geçin. Evet, güvenlik güçlerimiz protokolünü kapatmayalım lütfen. Baş milyonlarımız Koç Yiğitler, Az Aslanlar, Kras numarasına göre her meydandaki yerlerimizi alalım. Baş milyonlarımız Koç Yiğitler. Yarı final müsabakaları için her meydandaki yerlerimizi alın. Haydi Aslanlar, haydi Koç Yiğitler. Her meydanı sizleri bekler. Her meydanda görevli yağ görevlilerimiz lütfen baş milyonlarımıza yağ getirin. Cemal Cumbul paçaları kaptırdı. Çiftledi paçayı orada. Atıyoruz. Hayır, yenişi yok, devam diyor. Çok istekli. Kendi seyircisini de rüzgarının arkasına aldı. Ekranı ikiye bölebiliriz. Baş pehlivanlar da yarı final için dizildiler. Değerli yönetmenim Fatih Bedir. Evet, değerli güreş severler. İsmail Koç, İsmail Balaban eşleşmesi.
Bir sarı kart çıktı sanırsam. Cemal Cumbul güreşinde. Evet değerli güreş severler, değerli konuklarımız. 30. geleneksel Seydi Kemal Belediyesi Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri baş pehlivanlık yarı final müsabakaları. Baş pehlivanlarımıza şöyle kuvvetli bir varan alkışı istiyoruz. Türkiye'de Seydi Kemal'de faaliyet gösteren Uçarlar Petrol, Uçarlar Komisyon sahibi İş adamı Sayın Mustafa Uçar ve yine Muğla Dalaman esnaflarımıza Burak Elektrik sahibi İş adamı Sayın Bennuh ve Burak Çetin Türk adına güreşiyor. İsmail Koç, Konya Beşir. Şehitler Diyarı Çanakkale'den Mustafa Sağan iyi yayınlar diliyor. Seki Eczanesi sahibi genç iş kadını Eczacı Sayın Ayşegül Ertel adına güreşiyor. Antalya Büyükşehir Yan Kazık Yan Paça'da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemal Cumbul oradan 2022-2023 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivan kraliçesi İsmail Balaban Antalya Ekoloji. 8-9-10 Eylül tarihlerinde tüm güreş severleri Elmalı Yeşil Yaylalar Meydanı'na davet eden Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk'ün pehlivanı. Bugün burada Gömbeli genç iş adamı Sayın Hasan Yeşildirek adına güreş yapıyor. Serkan Sertürk, Antalya Elmalı. bu arada Akın Bayat Mesut Dim abime selamlar, güreşler Koza TV'de izlenir demiş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kendisine saygılar. Fethiye'de sporcularımızın fizyoterapistlerinden bir tanesi. Öyle mi? Evet. Selamlar yolluyoruz. Selamlar. Erdoğan adına güreş yapıyor. 2023 yılı tarihi Kırkpınar baş altı birincisi. Er meydanlarımızın çiçeği burnunda baş pehlivanı Enes Yuva Elmalı Yuva. Baş pehlivanlık yarı final müsabakasını Muğla bölgesi hakemlerimizden eski şampiyon Ramazan Çınar Bursa Kabul Baba Dernek Başkanı Hüseyin Tokat iyi yayınlar diliyor. Yarı finalde görüşen tüm pehlivanlara başarılar demiş. Bu arada Cemal Cumbul rakibini Paçakazık'tan havalandırdı ama yenebilecek açıyı yakalayamadı. Rakibi daha güçlü. Bu gerçek. Değerli güreşseverler, değerli konuklarımız. Konya Karapınar'dan Mehmet Sezer İsmail Koç'a başarılar demiş hemşerisine. 5.50 İsmail Koç aslında. Karaşam İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Karaşam'da Evet, baş pehlivanların yarı final salavatlamaları yapıldı. İsmail Koç mu, İsmail Balaban mı, Serkan Sertürk mü, Enes Doğan mı? Pehlivanlık, güreş, dostluk sporudur, atasporumuzdur. Bu bağlamda sizlere anlayışlı olmaya davet ediyorum. Alanyalı Ali Hatipoğlu, namı değer Gara Ali, tüm pehlivanlara başarılar diliyorum demiş.
Koza TV'de yayınlarında başarılar, kolaylıklar diliyorum demiş. Cemal Cumbul bir kez daha havalandırdı. İç kazık. İç paşayı buldu. Artık buradan herhalde kaçırmaz. İç kazığa da yönelirse burada bir çığlık çığlığa bir alkış tufanı kopabilir birazdan. Cemal Cumbul oradan yüklenirse bakıyoruz. Evet. Çok sevilen bir pehlivan. Çok. Bakın iç kazık ters paçada. Küçük cüssesiyle, büyük yüreğiyle hakikaten efsane işler yapıyor Cemal Cumbul ve Enes Doğan ekranlarda. Bana göre bu güreşte kazananı kaybedeni yok. Tek kazananı var. O da atasporumuz güreş. Bu bağlamda her iki pehlivanımız şöyle coşkuyla alkışlıyoruz. Amcam Cemal Yıldız ve Halil Yıldız ile devamlı Koza TV izliyoruz. Yayınınıza başarılar diliyoruz demiş. Manisa Akhisar'dan Ahmet Namal iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Hasan Teker Antalya Serik'ten değerli büyüğüm. Pehlivanlarımıza başarılar. Cemal Cumbul'da tebrik ederim demiş. Aynı zamanda Seydi Kemal Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdenizli'den Cemal Cumbul'a 20.000 TL. Evet az önce 10.000'di. Şimdi hem güreş ağamız hem de belediye başkanımız çok değerli Önder Akdenizli büyüğümüz 10.000 liradan 20.000 liraya çıkardı ödülü. Emre Erdoğan'dan özel para ödüllenmiştir. Affolunuz. Final müsabakası yapmak üzere her meydandaki yerlerinizi alınız. Ve yarı final mücadeleleri başladı. Ekranı ikiye bölüp İsmail Koç ve İsmail Balaban mücadelesinde ekranlara taşıyacağız. Evet.
takdim sence kim ya da kimler finale kalır? Hadi bir öngörünü alalım. İsmail Balaban, İsmail Koç güreşi biraz erken final havası yarattı zaten. Orada %50 görüyorum. Çok doğru. Serkan Sörtürk, Enes Doğan güreşinde de Enes Doğan'ı bir adım önde görüyorum. Enes Doğan'a bir özel ödül geldi. O da motive olma noktasında. Evet, o yüzden bir adım önde görüyorum. Hem daha zaten güne motive başladı. Güzel güreşler çıkardı. Hamza Köseoğlu da çok güzel bir kılçıkla yendi. İlk 10 dakika çok önemli. Pehlivanlarımız özelinde birbirlerini tartıyorlar. Gün boyu çok yoruldular. Bakalım hangi pehlivanda baş pehlivanlığa uzanabilecek güç ve potansiyel kalmış. Onu da gözlemleyeceğiz. Ekim buraya yapmış olduğunuz yayın için teşekkür ederiz demiş. Yolcular, Sizler için varız. değerli güreşlerler, saygıdeğer konuklar, Seydi Kemer Seki Er Meydanı'nda minik bir boyunda final. İsmail Balaban sahili kasnakta, sol eli paçalarda. Aynı zamanda güreşlerimizin İsmail Koç'un sol bileği sarılı vaziyette. Yusuf Ziya Ataçucu, Muğla Seydi Kemer. Eski baş pehlivanlardan Finikeli Serkan Sertürk de biraz hareketli başladı. Yine Yörükoğlu motorların sahibi Sayın Bilal Yılmaz adına güreş yapıyor. Buğra Yılmaz, Antalya Kumluca, minik bir boyutluk final müsabakasını Muğla bölgesi hakemlerimizden Osman Dinçer hocam yapacaktır. Arz olunur. Minik 2 boyun final. Seydi Kemer Belediye Başkanımız aynı zamanda güreşlerimizin tertip ve komite başkanı Sayın Önder Akdenizli'nin pehlivanı İsmail Alp Yetkin, Muğla Seydi Kemer. Sera Tarım Ürünlerinin sahibi iş adamı Sayın Serdar Sarıcı adına güreş yapıyor. Orhan Ceylan Antalya Devre. Minik 2 boyunun final müsabakasını Denizli bölgesi hakemlerimizden Mustafa Şahin hocam yapacaktır. Arz oldu. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah, yiğit aslanlara alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Teşvik bir boyunda final. Antalya Kumluca Beykonak'ta faaliyet gösteren Koç Tarımların sahibi iş adamı Sayın Reşit Ziya Koç adına güreş yapıyor. Anıl Efe, Antalya Elmalı. Milli dondurmalarının sahibi Sayın Hüseyin Gili ve Ekrem Gili adına güreş yapıyor. Murat Yüksel'in mahtumu. Emirhan Yüksel Antalya Korkuteli. Teşvik bir boyunun final müsabakasını Muğla bölgesi hakemlerimizden İbrahim Gümrü hocam yapacaktır. Arz oldu. Teşvik 2 boyun final. Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köleoğlu adına güreş yapıyor. Bugün burada Bota Tarımlarının sahibi iş adamı Menderes Oktay adına güreş yapıyor. Arda Yaraş Antalya Kumluca.
güreş yapıyor. Bugün burada Alfa Restoranları zinciri sahibi iş adamı Cafer İşlek adına güreş yapıyor. Celal Bayar İşlek, Korkuteli Bozova. Teşvik 2 boyunun final müsabakasını İzmir bölgesi hakemlerimizden Hüseyin Karaman hocam yapacaktır. Arz oldu. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah. Yiğit aslanlara alkışlarla diyelim maşallah. Toz koparan boyunda final. Antalya Kumluca Dirbil Otomotivlerinin sahibi iş adamı sayın Antalya Kumluca Dirbil Otomotivleri adına güreş yapıyor. Seyfettin Bulut, Antalya Kumluca. Antalya Korkuteli Cengizler Bey'e güreş eğitim Kulübü adına güreş yapıyor. Bugün burada Sarıcalar tarım sahibi iş adamı Kadir Sarıcalar ve oğulları adına güreş yapıyor. Süleyman Cerit, Antalya Korkuteli. Toskoparan boyunun final müsabakasını Ardık bölgesi hakemlerimizden Deli Eriş hocam yapacaktır. Arz olunur. Ayak boyunda final. Dombili köftelerinin sahibi sayın Hasan Gök adına güreş yapıyor. Serhat Abay, Denizli. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Eczacı Sayın Halil Şahin'in pehlivanı Faruk Çakır, Antalya Korkuteli. Ayak boyunun final müsabakasını eski pehlivanlardan Muğla bölgesi hakemlerimizden Fazıl Karagöz hocam yapacaktır. Az oldu. Pehlivan, Ankara'dan geldi bakan. 40 yıldır bu meydanlardayım. Yoktur Muğla milletvekilimiz. Sayın Yakın Otgaz'dan başkanına tutan, elimde kaba kürek. Sayın milletvekilim sende var mangal gibi yürek. Doğrulda boyuna bakayım. Atasporumuz yağlı güreşlere yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bugün sana hangi kemeri, hangi madalyayı takayım? Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah. Evet, Mithat'ın ilk 10 dakikayı nasıl değerlendireceksin? %50-%50 mi yoksa bir öngörün var mı? İki güreşte %50-%50 gibi. Pehlivanlarımız birbirlerini tartıyorlar şu an. Bu arada Enes Serkan Doğan güreşi karıştı biraz. bir ters angaları ışığında Enes Doğan hemen toparlandı. Her an bir yeni çıkabilir. İki baş pehlivan da sonuca odaklı güreşiyor. Sanki bu güreş bu anlamaya gitmeyecek Biraz gibi. daha hareketli bir güreş. Evet, ikisi de İsmail sonuca Balaban, odaklı. Bu arada İsmail Koç Balaban açık düşürdü. İsmail Balaban İsmail Koç'u açık düşürdü. Ve adını finale yazdıran ilk baş pehlivan oldu. Hiç beklenmedik bir anda. Beklenmedik bir şekilde bir hamle geldi İsmail Bir kez Balaban. daha tekrarını izleyeceksiniz. Beklenmedik bir anda İsmail Balaban İsmail Koç'u adeta avladı. Sağ eli kasnakta, sol eli paçada. Bakın tekrarını biraz daha geriden alabiliriz değerli yönetmenim. Olabilir Fatih Bedir. Çok yorgunsun biliyorum. Bir kez daha tekrarını alacağız. İç kazıkta, sol eli paçada, ters çangalı ararken İsmail Koç boylu boyunca uzandı işte burada. Evet, payanda yapmış. Sol kalçasının üzerinden dönünce payanda yapmış. Dolayısıyla ilk finalist İsmail Balaban oldu değerli güreş severler. Şimdi finaldeki rakibi Serkan Sertürk mü yoksa Enes Doğan mı olacak? Evet, bir boyunda dereceye giren pehlivanlar yanıma. Yine Seydi Kemer'den faaliyet gösteren Şahin İnşaatlar sahibi Yalçın Şahin. İç kazık yan paçada. Enes Doğan da sonuca gitmek istiyor ama paçasını kurtardı. Yine Seydi Kemer'imizde faaliyet gösteren Özal İletişim Sayın Sırrı Özal'da
güreşlerimize 5.000 TL özel ödül gelmiştir. Sağ olsunlar. Yine Şafak Profil Demir İnşaat Paçaya uzandı Enes Doğan. sahibi iş adamı Serkan Sertürk de karşılık verdi. Şafak Ticaret'ten Bir anda tek daldı. Dış kasnakta Enes Doğan. Finalde İsmail Balaban'ın rakibi Enes Doğan mı yoksa Serkan Sertürk mü olacak? Bir anda havalandırdı. Bir kol salması arayışı içerisinde. Ayağını da kilitledi. Oradan kol sarmasını açabilir mi? Toparlandı Serkan Sertürk. Hüseyin Çetinkaya'dan Toparlandı. 50.000 Bir kol sarması gelebilir mi? Evet. Yine Süme Yapı Çözümleri Sayın Süleyman Zeytin Tek daldı Serkan Sertürk. Dış kasnakta Enes Doğan. 125.000 TL özel teberru gelmiştir. Allah razı olsun. Yine başı büyük inşaat sahibinden güreşlerimize Sayın Yasin Büyükaydın'dan 100.000 TL özel ödül gelmiştir. Teşekkür ediyoruz. Yine Kiremitli Yapı Sayın Bayram Bırakmıyor ipleri Serkan Sertürk. 50.000 TL özel ödül gelmiştir. Bir koltuk altı arayışı. Vahşi de kapattı. Özler Ahşap Mobilya'nın sahibi Sayın İsmail Öz ve Ali Özden güreşlerimize 70.000 TL teberru gelmiştir. Allah razı olsun. İplerini Hocam baş peryonları şöyle bağlamak istiyor ama bağlatmıyor Serkan Sertürk. İlginç bir andı. Değerli güreş severler bu kez iplerini bağlıyor Enes Doğan. Evet, güreş severler. Önümüzdeki hafta CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin son haftası olan CV Enerji Balıkesir Kurteli ve Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerinde olacağız. Cumartesi ve pazar günü değerli güreş severler. Sayın İbrahim Türkiş öncülüğünde yine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın tertip ve komite ettiği 7. ayağı Kurtdere Er Meydanı'nda yapılacaktır. Güreşlerimize tüm güreş sever halkımız davetlidir. Değerli güreş severler, saygıdeğer konuklar. Deste küçük boydan final. GMG tersanelerinin sahipleri, iş adamı Rahman Ongun ve Fuat Gökbayrak adına güreş yapıyor. Enes Ongun, Yalova Altınova Belediyesi. Muğla Seydi Kemer Belediye Başkanımız, aynı zamanda güreşlerimizin tertip ve komite başkanı Sayın Önder Akdenizli'nin pehlivanı. Bugün burada İlyas Işıklı adına güreş yapıyor. Dış kasnakta Enes Doğan. Paçada bekliyor Serkan Sertürk. Muğla Seydi Kemer. Deste küçük boyun final müsabakasını Muğla bölgesi hakemlerimizden Mehmet Yıldırım yapacaktır. Arz oldu. Deste orta boyda final. Seydi Kemer Belediye Başkanımız aynı zamanda güreşlerimizin tertip ve komite başkanı Sayın Önder Akdenizli'nin pehlivanı. İç kazık ters paçaya doğru hamle yaptı Enes Doğan. Sektirme arıyor. Ayağını da takabilir sonradan. Ali Gürbüz'ü gibi bakalım başarabilecek mi? Muğla Seydi Kemer. Serkan Sertürk direniyor. Sarmaya dolandı. Vazgeçti. Bir kez daha iç kazık iç paçaya yöneldi. Serkan Sertürk artık zor durumda. İsmail Balaban'ın finaldeki rakibi Enes Doğan olabilir değerli güreş severler. Çok yakın. Enes Doğan iç kazık ters paçada artık buradan kaçmaz ve Enes Doğan finalde. Finalin adı Enes Doğan ve İsmail Balaban. Değerli güreş severler Muğla Seydi Kemer 8. çayırı Er Meydanı'nda. Komite Başkanı Sayın Önder Akdenizli'nin pehlivanı Ozan Kıl. Fethiye Karaçurba. Baş pehlivanlık güreşlerinde Enes Doğan galip. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Evler Abutlu'nun pehlivanı. Bugün burada Bir kez daha tekrarını izliyorsunuz. Bu arada Cemal Cumbur güreşi az önce
büyük bir heyecana sahne almıştı. İşte o karşılaşma, güreşin hakkını verenler sosyal medya adresinde şu anda yayında. İzleyebilirsiniz. Deste büyük boyun final müsabakasını Balıkesir bölgesi hakemlerimizden Abdülmuttalip Melek yapacaktır. Arz oldu. Pehlivan, pehlivan, sıra sıra yapılmış göçmen evleri dert görmesin. Seydi Kemer Belediye Başkanımız Bakın tekrar ekranlara geliyor. pehlivanlarımıza ödül dağıtan o güzel önerler. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah, yiğit aslanlara, can gönülde alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Evet değerli güreş severler, alt boyların finalleri başladı. Bu demek oluyor ki büyük orta, başaltı ve nihayetinde de baş pehlivanlık final anonsu olacak. Biz Mithat İl'le birlikteyiz. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Şimdi sizlere çok güzel bir projeden bahsedeceğim. Herkesin beklediği, aylardır sorduğunuz bu proje artık faaliyete girdi. Ekin Gayrimenkul bünyesinde. Biz şu anda Gelibolu'dayız, Bolayır köyündeyiz ve çok güzel bir projeden bahsediyorum. Burada toplam 50 parsel var. Hani diyordunuz ya şöyle Saros Körfezi'ne yakın bir yer ayarlayın, bulun, bizlere sunun, biz alalım. İşte Marmara Denizi'ne yakın olsun, denize yakın olsun. Biz biraz daha İstanbul'dan uzaklaşmak istiyoruz diye birçok talepte bulunmuştunuz. İşte bizler yaklaşık 3-4 ay çalışmanın sonucunda şu anda üzerinde bulunduğumuz parselimizin satışına başladık. Kıymetli izleyenler. Evet, 225 metrekare olaraktan toplam 50 parselimiz var. Bu 50 parselde 225 metrekare ve bir parselimiz kısa süreliğine kampanya dahilinde 449 bin lira. Evet, gerçekten çok güzel bir yer. Otobanı zaten görüyorsunuz ekranda. İnanılmaz güzel bir yerden bahsediyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz parsellerimiz, bakın Saros Körfezi'ne 2,5 kilometre mesafede, araçla 5 dakikada inebiliyorsunuz. Hemen diğer tarafın Marmara Denizi, yine aynı şekilde 2,5 kilometre. Yani burada Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında otobanın hemen dibinde muhteşem bir proje. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. %40 imarı var. Evet, imarlı. İmar planı içerisinde. Etrafı görüyorsunuz zaten. Hemen evlerin yanında elektriği, suyu, her şeyin mevcut. Ulaşım derdi yok. İstanbul'dan otobana bağlanıyorsunuz. Direkt Bolayır'a kadar, arazinin başına kadar gelebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yer. Bence bir zaman ayırın. Çünkü burası sizin için bulunmaz bir şey. O kadar net söyleyebilirim. Ve ben de çok heyecanla anlatıyorum. İnşallah ben de buradan kendime bir parsel alacağım. Çünkü böyle yazın gelip kafamızı dinleyebileceğimiz, ondan sonra aracımızla hemen Saros Körfezi'ne gidebileceğimiz veya biz dedik ki Marmara Denizi'ne gidelim, denize girelim. Hangisini arzu ediyorsak, çocuklarımız hangisini istiyorsa oraya götürebiliyoruz. Gerçekten müthiş bir yer. Dediğim gibi %40 imarlı, güzel bir konumda. Elektriği, suyu mevcut, yolu mevcut ve Bolayır'dan bahsedeyim biraz sizlere. Bolayır daha öncesinde beldeydi. Şu anda halen aynı nüfus içerisinde kasabı var, marketi var, her şeyi mevcut. Yani burada Bolayır'a da zaten yürüme mesafesinde, yürüyerek gidebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir yer. Bir vakit ayırın. Hafta içi, hafta sonu fark etmez. Vaktinizi verin bizlere. Gelin görün. Bizim ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet, kısa süreliğine 225 metrekare imarlı, %40 imarlı parsellerimiz 449 bin lira kampanya fiyatıyla. Şu anda burada da 50 adet parselimiz var. Belki de bu anonsumdan sonra birçok kişi arayacak. Birçok kişi ben de geleyim göreyim diyecek. Geç kalmayın, siz de arayanlar arasında olun ve şansınızı arttırın diyebilirim. Peki Saros Körfezi duydunuz mu bilmiyorum. Saros Körfezi kendi kendini temizleyen özelliğine sahip. Yani su kendi kendini temizliyor. Deniz kendi kendini temizliyor. Son derece böyle güzel, suyun böyle altını, kumlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir denizden bahsediyorum sizlere. Gelin, ilerleyen zamanlarda buraya bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Evinizi yapabilirsiniz. İmarlı olduğunu özellikle söylüyorum sizlere ve
En önemli ayrıntısı bakın 449 bin lira. Emsalleri bunun daha da çok yükseğinde ama bizler Ekin Gayrimenkul olarak bizleri izleyen, Radyo Ekin dinleyen, bizlerin dinleyenleri, izleyenlerine böyle bir kampanya yaptık. Ekran altındaki numaramıza hemen bir çağrı bırakın, sizleri arayalım. Talep çok ama bakalım ne kadar zaman sonra yine bu çalışmalara devam edeceğiz ve sizlere ne kadar istediyseniz bizler o kadar yerde çıkartacağız ve herkese bir arsa sahibi yapacağız. Deniz dediniz, işte denize 2,5 kilometre mesafede, araçta 5 dakika mesafede, elektriği, suyu, her şey mevcut. Yerleşimin içinde zaten, merkeze, Bolayır merkeze çok yakın. Bolayır merkezinde her şey var. Alışveriş yapabilirsiniz. Kasabı var, bakkalı var, ilkokulu var, her şey mevcut. Otoban zaten görüyorsunuz, hemen dibimizde araçlar geçiyor. Etrafımızda evler var. Burası hemen ana yol. Buradan yoldan geçebiliyorsunuz. Otobana bağlanabiliyorsunuz. Yani hemen sol tarafımda evler var. Burası bir yerleşim alanı. Sizler de buraya ikamet edebilirsiniz. Buraya yerleşebilirsiniz. Yazın geldiği zaman denize evlatlarınızla birlikte, çocuklarınızla birlikte gidebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Tatile gidiyorsunuz. Binlerce lira para harcıyorsunuz. Ama burada kendi yeriniz olduğu zaman, bir de Saros Körfezi dedim ya, kendi kendini temizleyen bir deniz. Buradan bir yer alın. Gerçekten dua edeceksiniz. Çünkü günden güne artıyor fiyatlar. Günden güne değerleniyor. 449 bin lira artık hiçbir şey değil. Burası için hele hiçbir şey değil. Elektrik var diyoruz, suyu var diyoruz. Yeriniz belli. Şu anda izliyorsunuz, beton direkler dikilmiş değil ama geldiğiniz zaman muhtemelen bütün arazinin etrafı telle çevrilmiş ve herkesin yeri, numaraları belli olmuş olacak. Bir şekilde göreceksiniz. Tapu masrafını ödemiyorsunuz. Ulaşım dediğim gibi çok kolay. Otobanın hemen dibinde. İstanbul'dan otobana bağlandığınız zaman yaklaşık 2 saate kadar, 2 saat 15 dakika gibi sürede buraya varabiliyorsunuz. O da hiçbir şey değil zaten. İstanbul'u şöyle düşünün. Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gitseniz bu süre daha da fazla bir süre ama otobandan geliyorsunuz. Hiç yorulmadan, zorlanmadan ailenizi alacaksınız. İster pikniğinizi yapın, ister Saros Körfezi'ne gidin, ister Marmara Denizi'ne gidin. Bu fırsatı değerlendirin diyorum ben. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Ekran altında numaramız var. Arayın, çaldırın. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Servis saatlerimizi öğrenin. Ve fiyatımız da geçici bir süreliğine 449 bin TL. 225 metrekare buradaki parsellerimiz. Toplam 50 adet var. Bakın 50 adet var. Şu anda binlerce insan bizi izliyor. 50 adet belki dediğim gibi şu reklamı izlediğinizin haftasında bitecek. Ama siz de ya ben sonra arayayım demeyin. Bence bunu iyi değerlendirin. Çünkü diyorum ya, Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında, otobanın yanında. Arsa alacağınız zaman bunlara dikkat edin. Bakın otoban yanındaysa, yol kenarındaysa burası değerlenecek yerdir ve değerli bir yerden bahsediyoruz. Ben hem size otoban diyorum, hem Saros Körfezi diyorum, hem Marmara Denizi diyorum, hem yerleşim yeri diyorum, hem elektrik hem su. Yani burada yok. Her şey mevcut. O yüzden değerlendirmenizi özellikle istiyorum. Gelin bir görün, kararınızı öyle verin. Ekran altında numaramız var. Bir kez çağrı dahi atmanız yeterli ve fiyatımızı tekrar söylüyorum. Tapu masrafı bize ait. Bu bir kampanya fiyatıdır. Burasını tanıtmak için uygulanan bir fiyattır. Bu fiyat belki bir hafta sonra olmayacak, belki 10 gün sonra olmayacak veya bu projeden sonraki projelerde olmayacak. Bu projede yerinizi almak için ekran altındaki numaramızı arayın. Burası Gelibolu, Saros Körfezi'ne 5 dakika, Marmara Denizi'ne 5 dakika mesafede, otobanın hemen dibinde, elektrik, su, her şeyi mevcut ve yol kenarında güzel bir proje. Evet, ekran altında numaramız var. Bir çağrı atın yeterli. Tapu masrafı almıyoruz. Takas seçeneğimiz var ve servislerimiz ücretsizdir. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Ben buranın lokasyonundan da bahsetmek istiyorum. Şu anda biz arazimizin hemen yanında, parselimizin yanında bulunan yolun üzerindeyiz. Bu yol otobandan çıktıktan sonra Bolayır'a giden yol. Hemen arka tarafımız zaten görüyorsunuz ki otoban. Otobanın arka tarafı da Saros Körfezi. Buradan belki kameralardan net göremiyorsunuz ama çıplak göze baktığınız zaman, buraya geldiğiniz zaman denizi görebiliyorsunuz. 2,5 kilometre. Şöyle bir döndüğümüz zaman, bu tarafa da baktığımız zaman hemen evlerin yanı başındayız. Bunu görüyorsunuz ve üzerinde bulunduğumuz yol Bolayır'a giden yol ve hemen bizim arazimizin yanındaki yol. Hemen orada ben dedim ya, elektrik var, su var dedim. Zaten elektrik direklerini görüyorsunuz hemen arazimizin yanında ve su altyapısı da hemen yine bu ana yolun hemen yanında ve yine bizim arazimizin başında. Yani bizlerin elektrik, su sorunu yok. Yerleşim içerisinde yazlık yapabileceğiniz %40 imarlı Saros Körfezi'ne araçla 5 dakika mesafede, 2,5 kilometre ileride, yine Marmara Denizi'ne aynı şekilde gerçekten güzel bir konum. Ekran altındaki numarayı arayın. 225 metrekare %40 imarlı parsellerimiz
kısa süreliğine 449 bin lira. Şimdiden alacaklara hayırlı uğurlu olsun. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma, sen benimsin, ben senim. Radyo Ekin. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Radyo Ekin. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapım çalmadan, durma gel ömrümün varı. Radyo Ekin. Sinemdedir benim derdim dağlarım, ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler geceler ağlarım, benim neler çektiğimi kim bilir. Radyo Ekin. Kliplerinizin tüm dünyada izlenme rekoru kırmasını ister misiniz? O zaman doğru kanaldasınız. Bilgi almak için 0212 485 3901 0212 485 3901. Bizi izlemeye devam edin. Alt boyların finalleri salavatlandı. Birazdan büyük orta ve başaltı ve nihayetinde de baş pehlivanlıkta Enes Doğan ve İsmail Balaban kapışması için anons edilecek değerli güreş severler. Evet, büyük orta pehlivanlarımız, haydi aslanlar. Hafta içerisinde başladığımız yağlı güreş resitali 23 Ağustos Çarşamba günü Samsun Vezirköprü'deydik. 25 Ağustos Cuma İstanbul Çile, 26 Ağustos tarihi Çanakkale Çardak ve bugün de Muğla Seydi Kemer 8. Çağrı Er Meydanı'ndaydık. Kocaeli Körfez'den Hüsamettin Özkan değerli büyüğüm pehlivanlarımıza başarılar demiş değerli büyüğüm. Allah muhafaza, gözüne gelir, sporculara da zarar verebiliriz. Bu anlamda lütfen her meydandan sert bir cisim atmayınız. Teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Evet, sağ komiserleri lütfen burayı boşaltalım. Burayı boşaltalım. Sağ komiserleri, zabıta amirleri, güvenlik güçlerimiz buraya alalım. Başaltı pehlivanlarımız, haydi aslanlar. Haydi koç yiğitler, her meydanı sizleri bekler. Lambalarınız mı yakacaksınız bu? Büyük orta pehlivanı Cemali Cumbul, büyük orta pehlivanı Alparslan Güçlü. Çok acele final müsabakası için her meydandaki yerlerinizi alınız. Büyük orta pehlivanı Cemali Cumbul, büyük orta pehlivanı Alparslan Güçlü. Çok acele final müsabakası için her meydanındaki yerlerinizi alınız. Birinci iki boyun pehlivanları kürsüye. Birinci iki boyunda üçüncü. Süleyman Tufan, Antalya Kaş üçüncü. Yine üçüncü. Süleyman
güreşseverler, elenir de üstünde kalır iyisi. Görmüş olduğunuz melonlar büyük orta boyuna final yapacaklardır. Yenen olacak birinci, yenilmezse ikinci. Bakalım talih kuşu kimin başına konacak? Muğla Seydi Kemer Belediye Başkanımız ve aynı zamanda güreşlerimizin tertip komite başkanı Sayın Bayram Önder Akdenizli adına güreş yapıyor. Ve diyor ki bugün burada beni yalnız bırakmayan tüm Seydi Kemerler adına güreş yapıyor. Şöyle ekrana yakından alalım Cemal Cumhur'u. Evet. Seydi Kemer. 5 Kasım tarihlerinde tüm güreşseverleri Fethiye Er Meydanı'na davet eden Muğla Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Patara Komisyon ve Tarımlarının sahibi iş adamı Sayın Önder Örge adına güreş yapıyor. Alparslan Güçlü Muğla Fethiye. Final müsabakasını Korkutlik bölgesi hakemlerimizden, eski şampiyonlardan Hakkı Horzum hocam yönetecektir. İlgi ve bilgilerinize arz olun. Yusuf Barangozu, Recep Piyanı, yine Muhammed Kökteli, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatif Başkanımızı Er Meydanı'na davetimi arz ediyorum. Konmuşsa dalına bölücü leş kargaları dal kesilsin. Bölücüler dağdan şehre iniyorsa yol kesilsin. Askerime, polisime, savcıma, öğretmenime silah sıkıyorsa hain, acımak yok. Eli kesilsin. Ekmek yediği vatana ihanet ediyorsa hain, acımak yok. Başı ezilsin. Ezan dinmeyecek. Bayrak inmeyecek. Aç Kur'an'ı duyuyor. Türk genci konuşuyor. Bizler, sizler varken bu meydanlarında bu vatan asla bölünmeyecek. Tüm dünya bunu böyle bilecek. Allah Allah illallah. Muhammedur Resulullah. Haydi aziz seyircim, büyük orta pehlivanlarımıza final müsabakasında alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam versin. Evet, dedik ki Sayın Recep Piyan, Sayın Yusuf Barangoz, pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Er Meydanı'na davetimi arz ediyorum. Davulcular. Değerli güreşseverler, belediye kaptanımız 8 baş altı boyunda final. Antalya, davulcular. Antalya, Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köroğlu adına güreş yapıyor. Yine bugün burada iyi gıdalarının sahibi iş adamı Sayın Kurtuluş Yıldız adına güreş yapıyor. Engincan Akşin, Antalya Kumluca. İş adamı Sayın Fatih Tural adına güreş yapıyor. Davut Canser, Antalya Devre. Final müsabakasını Adana bölgesi hakemlerimizden eski şampiyon Oğuzhan Sarı hocam yönetecektir. İlgi ve bilgilerinize arz olun. Ne olursan ol, yine gel diyen Hazreti Mevlana'yız biz. Cüssesine rağmen kıran kırana güreşler yapan Recep Gürbüz'üz biz. Manileriyle tüm tribünleri ayağa kaldıran Pere Mehmet'iz biz. Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim diyen Mustafa Kemal Atatürk'üz biz. Türk oğlu, Türk'üz biz. Allah Allah, illallah, Muhammed
alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Allah derman versin. Evet, pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Seyit Kemal Milli Çağrıcı Partisi İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Arıncı, AK Parti Seyit Kemal İlçe Başkanımız Sayın Ali Bükli, Ticaret Odası Başkanımız Sayın Osman Çıralı'yı, yine Türkiye'nin en büyük su ürünleri Kooperatif Başkanımız, Dağfur Kooperatif Başkanımız Sayın Arif Yamalı'yı her meydana layık arz ediyorum. Evet, üçüncü Seyit Kemal Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdeniz'in pehlivanı Egal Gazanti üçüncü, yine üçüncü Büyük Dumluç Antalya üçüncü, ikinci yine dondurmalar sahibi Hüseyin Gilli pehlivanı Emirhan Yüksel ikinci, birinci Kumluca Demir Spor Kulübü pehlivanı Anadolu Efe Antalya Kumluca birinci. Evet, teşvik iki boyu pehlivanları hazırlansınlar. Teşvik iki boyu pehlivanları kürsüye. İlçe başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Pehlivanlarımıza teşvik iki boyu üçüncü Ramazan Öztürk, Antalya Manavgat üçüncü, yine üçüncü Coşkun Soydaş, Ankara Bilgi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelikçi pehlivanı üçüncü, ikinci Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köroğlu pehlivanı Arda Yalaş ikinci, birinci Antalya Döşemantı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genci pehlivanı aynı zamanda Avukat Mahmut Akar pehlivanı. Evet, Celal Cumbul ve Alparslan Güçlü mücadelesi başladı büyük orta finalde. Ziraat Odası Başkanımız Sayın Muhsin Gümüşü, Süt Ürünleri Başkanımız Sayın Kemal Tokma, Turgut Tokma, evet, Susurluk Kaymakamımız Sayın Muammer Kökeni, yine Beşkeza Kültür Platformu Başkanı Sayın Devrim Karakuş'u her meydana davet arz ediyorum. Gruba ağacını toplamaya başladı gene. Fena ya. Başkanım yerini yaptıramadı. Ne zaman? Teşvik biliyor. Hemen gitti mi? Küçük orta, büyük boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Yalnız ilk defa bu kadar geldi. Şuraya başladım ya. Kemal ilk defa bu kadar geldi onlara. Genelde hiç görmedim ben bunu orada.
Başkanım özellikle çok adınız var. Geri açılalım lütfen. Geri açılalım. Geri açılalım. Geri açılalım lütfen. Cemal dediğimizin biri Şu bak şu. Alttaki ufak olan. Hadi oğlum Cemal be. Haydi lan. Hey. Oradan ne yaptınız? Tamam. Şimdi daha iyi bir araç yolda. Tamam. Ha? Yaşa büyük ki. Fatih Orhan Beyaz'a boyunca 3. Mahmut Gökçe Tokat Pazar 3. Yine 3. 2. Seyfettin Oğuz Antalya Finike 2. 1. Antalya Korkutucu Denizler Ölürüş Eğitim Merkezi'nin pehlivanı Sarıcan Altarı'nın sahibi Sayın Kadir Sarıcan'ın pehlivanı Süleyman Cilit Antalya Korkuteli 1. Pehlivanlarımızın takdim etmek üzere Muhtarlar Derneği Başkanımız Sayın Mehmet Güveli, Ada Plastik sahibi Sayın Adnan Erdoğan'a, eski güreş ağabeyisi Saadettin Çakır'a, evet yine BİM Otelleri sahibi Göcekli iş adamı Sayın Mesut Gemi'yi Meydan'a davet arz ediyorum. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere. Bekleyin burada bir yere gitmeyin. Sen de gitme. Burada çağırıyor. Ya da ben söyleyeyim geçelim. Baş meydanlarımız çok başarılı her meydanda. Ayak boyunda madalya törenleri. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Ayak boyunda ünvanları gösteriyor. Ayak boyunda 3. Seydi Kemal Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdeniz'in pehlivanı Mehmet Arda Tanır, Seydi Kemal Zeki 3. Yine 3. Eren Bilgiç, Antalya Devre 3. 2. Faruk Çakır, Antalya Aksu
Belediye Başkanımız, Eczacı Sayın Arif Şahin Pehlivanı, Göz var, nizam var. Aksu, İsmail ikinci, çok birinci, teknik bir güreşçi olacaksın da, değil mi? Büyük her Çok ağzına sıçarsın adamın tekniği ama Muğla Seydi Kemal Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdeniz'in pehlivanı, Muğla Seydi Kemal birinci. Büyük orta pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Büyük orta pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Sayın Yusuf Marangoz'u her meydana Başkan Yardımcımız Sayın Muharrem Gökçeli, Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Karakuşu, değerli başkan yardımcılarımıza, değerli ağabeyimize teşekkür ediyorum. Pehlivanlarımızın başarılarının devamını diliyoruz. Deste küçük boyda madalya töreni. Hoş pehlivanlar, hoş pehlivanlar, çok kocalar pehlivanlar. Evet, bugün burada kıyam kıyamda mücadele yapan deste küçük boyda madalya töreni. Cemali Cumhur Pehlivan ve Alparslan Güçlü Pehlivan'a şöyle coşkulu bir alkış istiyorum. Deste küçük boyda üçüncü. Osman Gökçe, DCM Özbarlar Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Özbarlar'ın pehlivanı. Yine bugün burada turizmci iş adamı hayırsever Sayın Fatih Kabadayı'nın pehlivanı. Osman Gökçe Antalya Sayın üçüncü. Görüşürüz, kendine çok iyi bak. İkinci. İsmail rakibi Antalyalı mı Üstad? Dershane sahibi. Tabii ki. Sayın Ahmet Sancarlı'nın pehlivanı. Bu yeni mi şu? Olgun, Yaralı Başa çıkar. Duymadım ismini duyacağız. Muğla Seydi Kemer Yağlı Pehlivan güreşleri. Yani tam bir altın kemerli güreş ağımız. Aynı zamanda Seydi Kemer Yağlı Pehlivan güreşleri tertip komite başkanımız. Seydi Kemer Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdeniz'in pehlivanı. Hoşu da geçti. Yine bugün burada babası İlyas Beşikli adına güreşen Mahtumu İsmail Beşikli Seydi Kemer birinci. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere. Patlayıcı güç çok fazla. Müthiş bir şey ya. Hadi bakalım Cemal, getirirsin sen bu işi. Sayın Hakan Büyükaydın'ı, Sayın Harun Hıray'ı, Sayın Levent Tosun'u, Sayın Cemal'den oraya şey mi? Ya puanlamayı aldılar herhalde. Mustafa Tanrı her meydana da Puanlamaya gidince Cemal'ın olma şansı var, yüksek. Evet, baş pehlivanlarımızın final salavatlamasını Süleyman Kara
tahminen 3-5 sene olmaz şey olur, Kırkpınar'da şey olur değil mi? Maç çalınır. Çünkü Şükrü Kaybaş bayağı yaşlanmış. Yaşlandı. Bayağı yaşlanmış. Emin abi de bayağı. O olayı zaten toparladı. Evet değerli güreşseverler, değerli konuklarımız. Rahmetli. Kurban oluruz. Aydın'ın Al bayrağımızın yıldızına, hilaline görmüş olduğunuz baş pehlivanlarımız güreş tutacak 30. geleneksel Seydi Kemal Belediyesi Seki Er Meydanı'nda baş pehlivanlığı finaline. Yenen birinci olacak, yenilen de ikinci. Bakalım talip kuşu hangi baş pehlivanımızın başına konacak? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına girişiyor. Yine bugün burada Seki'de faaliyet gösteren Seki Eczanesi sahibi genç iş kadını eczacı Sayın Ayşegül Erten adına girişiyor. 2013-2017 tarihi Kırkpınar baş pehlivanı. 2020-2022 yılı uluslararası Kahramanmaraş'ta düzenlenen kısa şalvar dünya şampiyonu. 2022-2023 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivan finalisti. İsmail Varavur! Antalya, Elmalı, Akçay, Armutlu. Seydikiler'de faaliyet gösteren Şahin Mühendislik sahibi Sayın Recep Şahin adına girişiyor. Yine burada Antalya Finike Güreşleri Güreş Ağabey Sayın Emrah Erdoğan adına girişiyor. 600. Tarihi Kırkpınar baş altı birincisi Doğalışay'ın er meydanlarımızın çiçeği uğrunda baş pehlivanı Enes Doğan. Antalya Elmalı Yuh. Baş pehlivanlarımızın final müsabakasını yönetecek olan hakimimiz Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan İzmir bölgesi hakimimiz Kahraman Şişman hocam yapacaktır. Hocama da kocaman bir alkış istiyoruz. Bana alkışı. Evet. Önder Akdenizli Başkanım. Giyinmesini bilene ne giyse yakışır. Onlara bakma, gözler kamaşır. Seydi Kemal, Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri altın kemeri ebedi sahibi. Seydi Kemal belediye başkanlığından sonra Allah'ın izniyle Seydi Kemal'imizde ikinci kez Seydi Kemal belediye başkanlığı çok değerli şahsınıza çok yakışır. Evet. Sevgiler seyirlik değil, ömürlük olsun. Dostluklar pazara kadar değil, mezara kadar olsun. 31. gelenekten Seydi Kemal Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağabeyimiz Karaşal İnşaatların sahibi iş adamı güreş ağabeyimiz Sayın Şaban Karaşal'a çok yakışır. Evet, değerli ağabeyimizle şöyle coşkuyla alkışlıyoruz. Gün oldu Aliço, gün oldu Memün, Okyanus'ta Yusuf, Karada Emin. Beklerken katrancıyı Kara Ahmet'im, bir arasından çıka geldi. Kurt Dereli Mehmet'im. Adalı kardeşi Dereli Mehmet, Bekir'imin kazığından koptu kıyamet. Koca Filiz, Karallo, Toros Kaplanı Cengiz, Kara Ahmet, Rabbim, Allah'ım, selamımı, Fatiha'mı onlara ilet. 300 minareden
oy veren. Seki Er Meydanı kaynıyor. Antalyalı Recep Kırmız mıdır gelen? Hey! Diye Toros Kaplanı Cengiz Emya. Duyuyor musun? Seki Er Meydanı'nda kıran kırana güreşler var. Duymuyor musun? Saygılarımı sunuyorum. Sevgi, saygı, hoşgörü insanları insan eder. Beni de tanımak isterseniz Tarihi Kırkpınar baş yazgırlarından Antalya Elmalı Cazgır İbingel. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Baş pehlivanlarımız hep beraber! Alkışlarla diyelim maşallah! Haydi aslanlar! Evet, bugün son kez Allah Allah nidaları yükseldi. Muğla Seydi Kemer 8000 çayırı Er Meydanı'nda bakalım baş pehlivanlığa. İsmail Balaban mı yoksa Enes Doğan mı uzanacak? Şimdi huzur peşlerindeler. Neredeyse orta boy damaları böyle. Neyse orta boy pehlivanları kürsüye. Durmuş Ali Karakaş çok acele ama belediye personeli. Neredeyse orta boy damadana seremonisi. Üçüncü Devreli ünlü iş adamı Sayın Mehmet Çiftlik Pehlivanı. Yine bugün burada beden eğitmeni ve sporcu Sayın Bayram Atalay mahkumu Serhat Atalay Antalya Elmalı üçüncü. Yine üçüncü Yalova Abdurrahman Belediye Başkanımız Doktor Sayın Metin Oralık Pehlivanı. Güven Can Türkoğlu üçüncü. İkinci Ardeş Motors'un sahibi Emre Çobaloğlu Pehlivanı. Cemil Gökçe Antalya Finike ikinci. Birinci Muğla Seydi Kemer Yağlı Pehlivan güreşleri altın kemerli güreş ağımız. Aynı zamanda Seydi Kemer Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdenizli'nin pehlivanı Osman Nuri Çıldan. Seydi Kemer birinci. Evet, pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Seydi Kemer Belediye Meclisi'nin Sayın Ramazan Akbalı, Sayın Zeki Yanatmayı, Sayın Mustafa Büyükaydın'ı ve Sayın İran Komisyonlarının sahibi iş adamı Sayın Bayram Binan'ı Er Meydanı'na davetimi arz ediyorum.
final mücadelesini. Evet, yine er meydanımızı Antalya Şarampol'da faaliyet Kahraman gösteren Şişman yönetecek değerli güreş severler. Stüdyosu'nun sahibi iş adamımızın Cengiz Duran er meydanımıza teşrif etmişlerdir. Kendilerine komitemiz adına hoş geldiniz diyoruz. Kolları kaldırıp pehlivanlar. Balaban kasnaklardan hücumlara başladı. Sayın Esma Çarboğa, Sayın Esma Çarboğa, cüzdanınız cetvel akdemindedir. Cetvel akdemine gelerek cüzdanınızı alınız. Sayın Esma Çarboğa. Büyük oynamadan ötürü 3. Büyük Aydın fiyatların sahibi iş adamı Sayın Abdullah Büyük Aydın'ın pehlivanı. Abdullah Büyük Aydın 3. Yine 3. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Beşer'in pehlivanı. Ümit Çavlak, Antalya Koşamaltı 3. 2. Evet, 1 Ekim tarihlerinde tüm güreş sever halkımızı Seriker Meydan'a davet eden Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Abdülkan'ın pehlivanı. Yine bugün buradan pehlivan motorların sahibi genç iş adamı eski şampiyon Enver Yörük pehlivanı Mustafa Akman 2. 1. Evet, mücadele kaldığı yerden devam edecek. Ozan Kıl 1. İsmail Balaban bir anda kasnaklı paçadan hamle yaptı. Enes Doğan hemen toparlandı. Evet, yine baş pehlivan Enes Doğan'a Antalya Elmalı'da faaliyet gösteren Koç Kebapların sahibi Çınımızın Koray Costa 20.000 TL özel para ödülü gelmiştir. Pehlivanlara başarılar diliyor. Sayın Koray Koç'a teşekkür ediyoruz. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere. Bir kez daha tek daldı İsmail Balaban. Sayın Abdullah Büyük Aydın'a meydana yardım bahsediyorum. Karşılıklı ataklar söz konusu. Paçalara uzanmak istedik. Günde pozisyona dolandı Enes Doğan. İki süratli baş pehlivanın mücadelesini izliyorsunuz. Ne diyorsun Mithat'cığım?
risk alırlar mı ilk dakikalarda, yoksa güreş nasıl bir seyre bürünür? İkisi de çok hareketli başpehlivan. Risk de alabilirler ya da yorgunluk durumuna göre puanlamaya da götürebilirler. Dış kasnakta Enes Doğan bir kaslanadı, tek daldı. Toparlandı İsmail Balaban. Mücadele hayata devam ediyor. Hasan Güler 3. Yine 3. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin pehlivanı. Sahada sadece bir mücadele kaldı. İsmail Balaban ve Enes Doğan mücadelesi. Şarampol çorbacısının sahibi iş adamı Sayın Cengiz Duran'ın mahkumu Mustafa Duran 3. Muğla Seydi Kemer Mustafa Duran 3. 2. MCV Osmanlılar Spor Kulübü'nün başkanımız Sayın Mehmet Osmanlı'nın pehlivanı. Yine burada Aksu Altıntaş'la faaliyet gösteren pehlivan evlatlarının sahibi Tahir Borucu'nun pehlivanı Mustafa Borucu 2. Antalya Aksu 1. Sanırım gözüne bir parmak geldi sanki. Evet, sanki orada bir küçük bir kaza söz konusu. Süleyman Şahin'in pehlivanı Erol Bursa Antalya Korkuteli 1. Pehlivanlarımızın madalyalarını Şarampol çorbacılarının sahibi iş adamı Sayın Cengiz Duran'ı her meydana daveti arz ediyorum. Evet, küçük orta büyük boy pehlivanlar hazırlansınlar. Evet, Şarampol'da faaliyet gösteren Şarampol çorbacılarının sahibi genç iş adamı Sayın Cengiz Duran, mahdumu Mustafa Duran'a madalyasını takdim ediyor. Mini paçaya bir hamlesi söz konusu. Bir anda budadı. Kündeye dolanmak isterken bir anda budadı. Açık düşürebilirdi. Yan kazık yan paçaya doğru yöneldi. İç kazığa doğru yöneldi. Şarampol çorbacısının sahibi Her an bir iç kazık teşekkür ediyorum. ters paça gelebilir. Başarıların devamını diliyoruz. Bakalım. Evet, havalandırdı. İç kazık ters paçada kaçırdı bu kez. Bir kez daha tazeleyecek mi bakalım. Evet, küçük orta büyük boyda madalya töreni. Bir kez daha iç kazıkta paçaya doğru hamlesi söz konusu. Bir kez daha havalandıracak mı bakalım. Bir septirme. Karaca'nın pehlivanı. Toparlandı Enes Doğan. Tolga Topçu, Fethiye Muğla. Yine eski baş altı pehlivanlarımızdan Yüksel Topçu'nun mahdumu Tolga Topçu 3. Yine 3. 2. Soldan sarma, sağdan da sarmayı vurdu. Çift sarmadan yaydırdı Enes Doğan'ı İsmail Balaban. Bir taraftan kıleyi eğer şu anda da kıleyi vurdu. Artık yavaş yavaş baş pehlivanlığa doğru. Evet, İsmail Balaban Muğla Seydi Kemer 8. Çöre meydanında baş pehlivanlığa uzandı İsmail Balaban. Enes Doğan ikincilikte kaldı. Evet. Bütün bugün burada ter döken baş pehlivanları, alt boydaki tüm pehlivanlarımızı tebrik ederim. Evet. Seyir zevki yüksek güreşler oldu. Güreşsever daha yeni ayrılıyor. Evet, inanılmaz seyircinin dikkati, ilgisi var. Çok iyi bir güreş seyircisi var buranın. Bu arada protokolde Mesut Dimi de gördüm, muhterem babanı. Evet, ödül o da törenine katıldı. Ayrılmadı, evet. Hangi boyun ödülünü verdi? Küçük orta sanırsam. Seydi Kemer Belediyesi Güreş Tertip Komite Başkanımız Evet, şimdi madalya seremonisi sıra
Başkanı Sayın Hüseyin Yıldırım'ı her meydana davet ediyorum. Yine ilçe Sağlık Müdürümüz Sayın Ahmet Deveci'yi her meydana davet ediyorum. Bir kez daha tekrar izliyorsunuz. Değerli güreş severler. Son anlar ekranlara geliyor. Sayın Ahmet Deveci. Birazdan madalya seremonisi başlayacak. Evet, büyük orta boyunun madalya seremonisi başlayacak birazdan. Evet, büyük orta pehlivanları kürsüye, pehlivanlara başarılar diliyoruz. Madalya töreni. Büyük orta boyunda 3. Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köroğlu pehlivanı, Hasan Can Güzeller 3. Yine 3. Elmalı'da faaliyet gösteren Avşaroğlu nakliyatların sahibi eski pehlivanlardan Tuncay Avşar'ın pehlivanı Şevket Çağat 3. 2. Seydi Kemer Seki Yağlı pehlivan güreşleri 6 kemerli güreş ağımız. Seydi Kemer Seki Yağlı pehlivan güreşleri tertip komite başkanımız Seydi Kemer Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdenizli'nin pehlivanı Cemal Cumbul, Seydi Kemer 2. Büyük ortanın madalya seremonisi. Büyük orta birincisi 5 Kasım tarihlerinde tüm güreş sever halkımızı Fethiye Meydanı'na davet eden Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca'nın pehlivanı. Aynı zamanda bugün burada Patara Komisyon ve Tarımların sahibi Önder Örgen'in pehlivanı Alparslan Güçlü Muğla Fethiye 1. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Makri İnşaat Limited şirketlerinin sahibi Bayram Akgüçü, İş adamı Sayın Süleyman Karaşalı, Belediye Kültür Müdürümüz Sayın Mustafa Botu, Zabıta Müdürümüz Sayın Halil Ayağar meydana davetimi arz ediyorum. Büyük ortanın madalya seremonisi ardından başaltı ve baş pehlivanlık madalya seremonisiyle veda edeceğiz değerli güreşseverler. Bir kısmet bir de 10.000 TL ödül gelmiştir. Değerli ağasına teşekkür ediyor. Pehlivanı Şevket Can'a başarılar diliyoruz. Evet, büyük orta pehlivan. Büyük orta pehlivanlarımızın başarılarının devamını diliyoruz. Değerli protokolümüze teşekkür ediyoruz. Baş altı boyunda madalya seremonisi. Evet, baş altında dereceye giren pehlivanlar lütfen kürsüye. Engin Can Akşit.
baş altında 3. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin Pehlivanı. Yine bugün burada Aydın Balık Ağları'nın sahibi Sayın Aydın İnce'nin Pehlivanı. Tolga Turan, Trabzon of. Bu arada değerli Mithat'im teşekkür ediyorum, gün boyu bana yardımcı oldun. Ben çok teşekkür ederim beni yayınına konuk olarak aldığın için. Estağfurullah, benim için büyük bir keyifti. Benim için de. Baban da Mesut Dim'de bekliyordur seni. Evet. Evet, bu arada da madalya selamsı devam ediyor. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Son olarak. Çok sağ olun. Herkese saygılar, selamlar. Yayınlarınızın daha iyi, daha güzel günlerde devam etmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olasın. İyi yayınlar. Yüreğine sağlık. Birazdan da kapanışı yapacağız. Görünmez kahramanlarımız var dedik. Onlarla kapanışı yapacağız değerli güreş severler. Başal Serenusi'de Nihayet Ersin. Davut Cansel, Antalya Devre 1. Baş halkı pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere. İlçe Karakol Komutanımız Sayın Sadık Çetin. Uçarlar Petrol Komisyonları sahibi iş adamı Sayın Mustafa Uçarı. Sosyal Yardımlaşma Müdürümüz Sayın Kasım Gürbüzü. Destek Hizmetleri Müdürümüz Sayın Muammer Açarı. Her meydana davetimi arz ediyorum. Sayın Ali Önal, Sayın Ali Önal, baş pehlivanlarımız madalyalarınızı almak üzere kürsünün yanında yerlerinizi alınız. Baş pehlivanlar, baş pehlivan üçüncüleri. Şu anda başaltı pehlivanları madalya seremonisindeler. Evet Sayın Mehmet. Şimdi de baş pehlivanlar anons edilecek. Evet, başaltı birincisinin madalyasını 30 yıldır bu er meydanında koordinatörlük yapan pehlivanların can abisi Fahri Can abim takdim ediyorlar. Fahri abi yanıma gel lütfen. Evet, Destek Hizmetleri Müdürümüz, aynı zamanda Mali Hizmetler Müdürümüz, aynı zamanda güreşlerimizin genel koordinatörü Fahri Can abime, değerli müdürlerime teşekkür ediyorum. Pehlivanlarımızın başarılarının devamını diliyoruz. Evet, baş pehlivanlar, baş pehlivan üçüncüleri, basın mensupları, yağmur geliyor, pehlivanlarımız ıslanmasın. Değerli arkadaşlar, resimlerinizi sonra çekinin. Arkadaşlarımız, kıymetli arkadaşlar, pehlivanlar çok yorgun. Baş pehlivanlar, baş pehlivan İsmail Koç, baş pehlivan Serkan Sertürk, baş pehlivan İsmail Balaban ve baş pehlivan Enes Soğan. Lütfen kürsüye. Evet, baş pehlivan üçüncüsü.
Evet değerli güreş severler, yağmur da bir taraftan başladı. Madalya seremonisi de şu anda altın kemerler. Beyşehir 3. Yine 3. 8, 9, 10 Eylül tarihlerinde tüm güreş sever halkımızı Türk'ün ilk er meydanı Elmalı'ya davet eden Elmalı Yavru Pehlivan. Evet değerli güreş severler, madalya seremonisi baş pehlivanlar özelinde bitmek üzere. Gün boyu hep söyledik, bu tür büyük organizasyonlarda hep gizli kahramanlar var dedik. İşte biz onlarla veda etmek istedik. Bir kısım burada, diğerleri yine aşağıda hummalı çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ben bu teknik ekip adına hemen Muammer abiye dönmek için birkaç cümleyle veda edelim. Evet. Misafirimiz oldunuz. Çok güzel bir güreş müsabakası geçirdik. Öncelikle katılmanız için size teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayın oldu. Güreşçilerimiz çok güzel kıyasıya bir mücadele etti. Ben de geldiğiniz için size teşekkür ediyorum ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Seneye tekrar sağlık saat içinde görüşmek değil de hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. Birer cümle de sizden alalım. Çok güzel bir organizasyon. Bayram Önder Akdeniz'de başkanımızın himayelerinde gerçekleştirdik. Sizlere teşekkür ederiz. Canlı yayınla sevdik kemerimizi Türkiye'ye, dünyaya tanıttınız. Teşekkür ediyoruz. Birkaç cümle de senden alayım lütfen. Çok güzel bir organizasyondu. Hepinize teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Evet çok güzel. Evet gizli kahramanlar işte bunlar değerli güreş severler. Hepsine tek tek yer vereceğiz çünkü yağmur yağmaya başladı. Artık kapanış yapacağız. Bu haftalık serüvenimiz burada. Heyecan Fırtınası değerli güreş severler yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına. Önümüzdeki hafta Balıkesir'de Kuvayi Milliye şehrinde CV Enerji Yağlı Güreşi'nin son etabında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Güreşin kalbi Koza TV ekranına kalın. Allah'a ısmarladık. Hayırlı akşamlar Türkiye. Muğla siyasetinde Bizi izlemeye devam edin. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma, sen benimsin, ben senin. Radyo Ekin. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Radyo Ekin. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapım çalmadan, durma gel ömrümün varı. Radyo Ekin. Sinemdedir benim derdim dağlarım. Ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler gece ve ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir. Radyo Ekin. Kliplerinizin